Mucize çağı geçti mi? Yoksa hala mümkün mü? Yeryüzünde, sesli bir inançla dua eden birine, dilsiz görünen göklerden duyulabilir bir cevap gelebilir mi? Efendinin verdiği söz şöyleydi: bana inanan kimse, benim yaptığım işleri o da yapacak ve benim adıma, bunu yapacağım. Bu söz, hala inananlara ve uygulamaya geçenlere karşı geçerli mi? Rahip Thomas Owen'ın hikayesini inceleyecek olanlar, bu garip adamı ve tamamladığı işi görecekler. Sonra kendi yargılarına göre bu soruya cevap verecekler. Yazın bir pazar öğleden sonrasıydı. Midland ilçelerinde küçük bir kilise. Güzel bir kiliseydi. Eski, geniş ve yakın zamanda büyük bir masrafla restore edilmişti. 7-800 kişi orada yer bulabilirdi. Bascombe, zamanında büyük bir üretim kasabasıydı. Ama kömür arzının kesilmesi ve başka nedenlerle ticaret uzaklaşmıştı. Şimdi, tıpkı Normanlar döneminde olduğu gibi, küçük bir tarım köyüne dönmüştü. Nüfusu yalnızca 300 kişiydi. Bu 300 kişinin içinden, koro çocukları da dahil, tam 39 kişi o özel pazar için kiliseye gitmeyi seçmişti. Bunlardan 3'ü derin uykudaydı, 4'ü ise uyuklamaktaydı. Rahip Thomas Owen, onları köşedeki koltuğundan saydı. Çünkü o gün vaazı başka biri veriyordu. Ve saydıkça, acı ile hayal kırıklığı onu sardı. Vaiz, büyük misyoner topluluklarından gönderilmiş bir delege, YDI. Görevi, Afrika'daki dönüşmemiş kardeşlere karşı kayıtsız kişileri uyandırmak ve bu arada, söz konusu kardeşlerin dönüştürülmesi için nakit toplamaktı. Rahip Thomas Owen çok çalışmıştı. İyi bir dinleyici kitlesi bulmaya gayret etmişti. Ama havanın güzelliği ya da kaçınılmaz abonelik korkusu onu yenmişti. Peki, diye düşündü içini çekerek. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve geri kalanını kendi cebimden karşılamalıyım. Sonra vaazı dinlemek için yerine yerleşti. Vaiz, 50 ile 60 yaş arası yorgun görünümlü bir adamdı. Son hastalıklar onu zayıflatmıştı, sabırlıydı ama hayal gücünden yoksundu. Notlara bakarak vaaz verdi ve başlangıçta söylemi pek dikkat çekici değildi. Seyrek cemaat, uykuya yatkın haliyle onu cesaretinden etmişti. Boş banklara öğüt vermek yorucu bir işti. Ama tam o sırada fark etti. En az bir sempatik dinleyicisi vardı. Ev sahibi, Rahip Thomas Owen. O andan itibaren vaaz adım adım ilerledi ve sonunda gerçekten yüksek bir mükemmellik düzeyine ulaştı. Konuşmacı söylemden vazgeçti, kendi deneyimlerinden ve dava uğruna çektiği acılardan anlatmaya başladı. Çünkü o uzun yılların bir misyoneriydi. Vahşi kabileler arasında geçirdiği yılların. Bir keresinde, kendisinin ve bir yoldaşının, tanrıları yıldırım olan bir ulusa gönderildiğini anlattı. Bu halk kendilerini, ateş oğulları, diye adlandırıyordu. Mızrak ve kral dışında başka bir tanrıları olduğu söylenebilirse tabii. Sade bir dille bu vahşiler arasındaki korkunç maceralarını anlattı. Büyücüler Konseyi'nin emriyle yoldaşının öldürülüşünü ve kendisinin canını kurtarmak için kaçışını. O kadar ilginç ve canlı bir hikayeydi ki, uyuyan köylüler bile uyandı, ağızları açık dinlemeye başladılar. Ama şunu belirteyim, diye devam etti vaiz. Topluluğum sizden ateş çocuklarının dönüşümüne destek istemiyoruz. O halk fethedilene kadar, ki bu büyük ihtimalle nesiller boyu gerçekleşmeyecek, hiçbir misyoner onları tekrar ziyaret etmeye cesaret edemez. Tam bu anda bir şey onu ikinci kez Thomas Owen'a bakmaya itti. Owen yerinde öne eğilmiş, hevesle dinliyordu. Büyük, koyu gözlerinde garip bir ışık parlıyordu. Gergin, solgun yüzünde. Eğer zorlanırsa, cesaret edecek bir adam var, diye düşündü vaiz kendi kendine. Sonra vaazını bitirdi. O akşam iki adam papaz evinde akşam yemeğinde oturdu. Güzel bir papaz eviydi. Zarif döşenmiş. Owen zevkli bir adamdı ve bu onun tatmin aracıydı. Yemek de güzeldi. Misyoner, alışkın olmadığı portu yudumlarken içini çekti, hayranlık ve istemsiz bir kıskançlıkla. "Ne oldu?" diye sordu Owen. "Hiçbir şey, Bay Owen." Sonra aniden samimiyete büründü. "Yani, her şey, Tanrım beni affet. Bu misafirperverlikteki konforunuza imreniyorum. Beni fazla düşünme. Büyük bir aileye bakmam gerekiyor ve hayatımın ne kadar zor olduğunu bilseydin. Son 20 yıldır böyle. Ücretim yılda 200'ün altında. 8 ya da 10'la geçinmek zorundayım. Ve çalıştım, ta ki sağlığım bozulana kadar. Ben gerçekten bir işçiyim. Manevi bir Sisyphus gibiyim. Şimdi yükümü taşımak ve taşı tekrar yukarı yuvarlayıp ölene kadar o umutsuz vahşilerin arasına dönmem gerekiyor."
Ondan ölene kadar. En azından asil bir hayat ve ölüm, diye bağırdı Owen. Karanlık gözlerinde ani bir ateş parlayarak. Evet, uzaktan bakıldığında, misyoner acı acı güldü. Ama bu 2 kişilik papaz evinden ayrılman istenseydi. Crockford'da da öyle yazıyor, görüyorum. İngiliz rahatlığını ve kolay işini bırakıp o hayatı yaşaman ve o ölüme ulaşman istenseydi, farklı düşünürdüm. Ama neden böyle konuşmalarla seni sıkıyorum? Şarap hoş akıyor. Evet, lütfen, bir bardak daha alacağım. İyi geliyor. Vaazında bahsettiğin o kabile hakkında biraz daha anlat, dedi Owen, dekanteri uzatırken. Ateşin oğulları, diye çağırmıştın sanırım. Böylece, cömert şarap ve hızla açılan bir konuşkanlıkla, delege ona pek çok tuhaf ve korkunç şey anlattı. Çünkü bu halk gerçekten korkunçtu. Zihnen ve bedenen güçlü, nesilden nesile savaştılar. Ama batıl inançlarla dolu ve acımasız. Kıyıdan aylarca süren tekne yolculuğuyla ulaşılabilen iç bölgelerde yaşıyorlardı. Beyazların yollarını bildiği, ama pek azının gittiği yerler. Kaç tane var, diye sordu Owen. Kim bilebilir ki, diye yanıtladı. Yaklaşık 500.000 belki. En azından 60.000 savaşçı çıkarabileceklerini iddia ediyorlar. Ve ilk ziyaretinde sana kötü davrandılar mı? İlk başta değil. Medeni karşıladılar bizi. Belirli bir gün, Kral ve Büyücüler Konseyi'ne dini açıklamamızı istediler. Öğretmeye geldiğimiz inancı anlatmamızı. O gün boyunca anlattık, ertesi günde. Daha çok arkadaşım anlattı çünkü dili ben az biliyordum. Büyük bir ilgiyle dinlediler. Sonunda büyücülerin şefi ve kralın başpeygamberi ayağa kalktı. Adı Hokosa'ydı. Uzun, zayıf, ruhani yüzlü ve korkunç derecede sakin gözlü bir adam. İyi konuşuyorsun, bir beyaz adamın oğlu, dedi. Ama geçelim sözlerden eylemlere. Anlat bana. Bu Tanrın, Tanrımız olarak kabul etmemizi istediğin bu Tanrı, sizin anlattığınıza göre büyüktü. Sadece geçmişi ve geleceği bilmekle kalmayıp umutsuz hastalıkları iyileştirebiliyor, ölüleri diriltebiliyordu. Ve buna inananların aynı şeyleri yapabileceğini söylüyorsunuz. O zaman sizi kanıta koyacağız. Önümüze bir mahkum çıkardılar. Büyücülük ya da başka bir suçtan yargılanmıştı. Öldürün onu, dedi Hokosa. Hafif bir çığlık yükseldi. Bir kavga, mızrakların parıltısı ve adam önümüzde hareketsiz yattı. Şimdi, dedi Hokosa, onu ölümden diriltin. Efendiniz de öyle yapmadı mı? Boşuna açıklamalar sunduk. Barış, dedi Hokosa uzun süre sonra. Sözleriniz bizi yoruyor. Sahte bir tanrı vaaz ettiniz. Ya yalancısınız ya da ihanetçisiniz. Kendi ağızlarınızla yargılanıyorsunuz. Bu kralın emri, 2 gün boyunca bizi kandırmaya çalışan sen, idam edileceksin. Sessiz kalan arkadaşın ise toprakları terk edecek. Arkadaşıma 10 dakika, ruhuyla konuşması için vakit verdiler. Sonra mızrakla sapladılar onu, gözlerimin önünde. Hokosa bana şunu söyledi, geri dön ve şunu ilet, ateş oğulları barış mesajını duydular ve teşekkür ederler. Ama artık yalancı dil değil, gerçekten kanıt getirebilecek biri gelsin. Gelecek elçiyi iyi karşılayacaklar. Ama senin gibi olanlar için mızrak hazır. Peki geri döndükten sonra kim gitti, diye sordu Owen, derin bir ilgiyle dinleyerek. Kim gitti mi? Afrika'da bu kadar çılgın din adamı olduğunu mu sanıyorsunuz, Bay Owen? Kimse gitmedi. Yine de, dedi Owen, misafirinden çok kendine konuşarak, adam Hokosa haklıydı. Bu vaatlere gerçekten inanan bir Hristiyan, onlara güvenip gitmeli. O zaman belki görevi üstlenmek istersiniz, Bay Owen, dedi delege hızla. İstemsizce de olsa. Owen irkildi. Bu yeni bir fikir, dedi. Ve şimdi belki yatmak istersin. Saat 11'i geçiyor. Thomas Owen odasına gitti. Ama yatmadı. İncil'i masadan alıp referans üzerine referans inceledi. Söz açık, dedi nihayet yüksek sesle, kitabı kapatırken. Açık ve sık sık tekrarlanan bir söz. Bundan kaçış yok, çift anlamlı hiçbir şey yok. Eğer bu doğru değilse, hiçbir şey doğru değildir. Dünyadaki her Hristiyan kandırılmış ve yanıltılmıştır. Ama eğer doğruysa, neden mucizelerden hiç bahsetmiyoruz? Cevap basit, çünkü onları işletecek kadar inancımız yok. Havariler mucizeler yarattı. Çünkü görmüşlerdi ve inançları mükemmeldi. Sonra açık pencerenin yanına oturdu. Yaz gecesinin güzelliğine baktı ve düşündü. Çünkü ruhu huzursuzdu. Bir keresinde, 9 yıl önce, bu şekilde sıkıntılar içinde kalmıştı. O zaman 30 yaşını biraz geçmişti. Bir çağrı gelmişti sanki.
Kulağına bir ses konuşuyordu ve ona büyük şeyleri bırakıp gitmesini söylüyordu. Thomas Owen o sesi dinlemişti. Büyük bir mülkü olan mirasından vazgeçmişti. Kendisine yalnızca 30.000 poundluk küçük payı bırakmış ve göreve başlamıştı. O anda, bir ağızdan, akrabaları onun deli olduğu sonucuna vardı. Gerçekten de, bugüne kadar ayakta kalanlar, onun yerine geçip hak ettiği serveti kullananlar, onu, zavallı Thomas, diye adlandırıyor ve bir misyoner topluluğuna tek bir şilin bile vermediğini işaret ediyorlardı. Kiliseye girmişti, ama gölgesinde ne yapmıştı? Owen o gece açık pencere kenarında otururken kendine bunu sordu. Vicdanın yargı kürsüsü önünde geçmişini yargıladı. 3 yıl boyunca gecekondu mahallelerinde çok çalışmıştı. Sonra bu yaşam ona düşmüştü. Aldı onu ve o günden beri kaydı neredeyse boştu. Misafirinin sözleri beyninde bir melodi gibi yankılanıyordu. O hayatı yaşayıp o ölüme ulaşabilmen için, yaratıcısına hizmet etmek için rahip olmuştu. Ya o yaratıcı, şimdi onun bu uç noktada hizmet etmesini emrediyorsa? Fiziksel olarak böyle bir işe pek uygun değildi. Görünüşü zayıf ve solgundu. Ayrıca başka bir sebep daha vardı bu şeye karşı. Yüksek kilise ilkeleriyle yetişmiş, bekarlığa başta hayranlık duymuştu. Ama son zamanlarda, doğaya aykırı olanın doğru olmayabileceğini düşünüyordu. Ve hayata daha nazik bakan bu bakış açısına geçişte, yakın zamanda hayranlık duyduğu genç bir hanımefendinin de payı vardı. En azından onu bir daha görme düşüncesi, ani ve keskin bir acı gibi vurmuştu ona. Tam o gece, ya da ona öyle geldi ve öyle inandı. Tanrı'nın meleği onun önünde durdu. Nasıl ya da ne şekilde çağrı geldi? Thomas Owen bunu hiç anlatmadı. Ama duydu ve havariler gibi ayağa kalktı ve itaat etti. Şimdilik, sınav saatinde, bu adamın inancı tam ve bakir bir inançtı. 19. yüzyılın tüm şüpheleriyle değil, kalbinde uca güçlüye inanıyordu. Aracısız, yüz yüze ve onun o vahşi doğaya gidip orada ölmesini emrettiğini hissetti. Başını eğdi ve gitti. Ertesi sabah kahvaltıda Owen, delegeyle kısa bir konuşma yaptı. "Dün gece bana sordun," dedi sessizce. "Bahsettiğin o insanlara, ateşin oğullarına, görev verip vermeyeceğimi. Düşündüm ve şu sonuca vardım ki, öyle olacak." Bu noktada delege, ev sahibinin deli olduğuna karar vererek sessizce ama kararlılıkla kapıya doğru ilerledi. "Bir dakika," diye devam etti Owen, sakin bir sesle. "Köpek arabası 3 çeyrek saat sonra gelecek. Söyle bana, eğer sana sunulsaydı ve uygun olduğun kanıtlansaydı, bu yaşamı devralmak ister miydin?" "Bu işi devralmak ister miyim?" diye şaşkın bir delege nefesini tuttu. "O bahçeden aşağı inip kendimi cennette bulmak ister miyim? Ama, benimle dalga mı geçiyorsun?" "Seninle dalga geçmiyorum. Afrika'ya gidersem bu yeri bırakmam gerekecek ve burası sana uygun olabilir diye düşündüm. Sağlığın bozuldu, geçimini sağlamak zorunda olduğun çok sayıda kişi var, dinlenmek ve ben çalışmak. Bu doğru görünüyor. Orada bir işe yaramazsam, en azından sen ve seninkileri biraz rahatlarlar." Aynı gün Owen, kalbini yakalayan o hanımefendiyle tesadüfen karşılaştı. Onu görmeden gitmek istemişti. Ama şans onları bir araya getirdi. Şimdiye kadar, aslında onu kandırır gibi, uzak tutmuştu. Ama evlenme niyeti taşımadığını biliyordu. Ona planlarını anlattı. Hanımefendi şaşırdı, korktu ve içtenlikle konuşarak ona mantık yürüttü. Mantık onu etkilemediğinde daha fazlasını yaptı. İnce bir hareketle, ani bir sözle, çekingenliğinin perdesini kaldırdı ve kalbini görmesine izin verdi. "Eğer başka bir şey için kalmayacaksan," dedi gözleri endişeyle. "O zaman, aşkım, benim için kal." Bir an sarsıldı. Sonra doğrudan cevap verdi, doğasının gerektirdiği gibi. "Hiç tahmin etmemiştim," dedi. "Umut etmeye cesaret edememiştim ve şimdi çok geç. Dinle, yaşayan hiçbir ruha anlatmadığım bir şeyi sana söyleyeceğim. İlahi bir görev aldığıma inanıyorum. Bunu uygulayacağıma ya da uygulamaya girişirken hayatımı kaybedeceğime. Yine de, böyle bir hizmette 2 kişi birden iyidir. Eğer yeterince umursayabilirsen, eğer sen." Ama kadın çoktan arkasını dönmüştü. Veda'yı, hıçkırık gibi gelen seslerle mırıldanıyordu. Bu tür aşk ve inançtan sonra, ona bu verilmemişti. Owen'ın tüm denemeleri arasında en keskin olanı buydu. Tüm fedakarlıkları arasında bu en eksiksiziydi. 2 yıl geçti, birkaç ay hariç. Ve şimdi o sessiz İngiliz köyünden, papaz evinden, Orta ya da Güney Orta Afrika'daki bir sahneye geçiyoruz.
Mimoza dikenleriyle dolu çimenli bir yamaçta, köpüren bir su akıntısının yakınında. Yeşil tuğla ve saman ile çimenle kaplı küçük bir kulübe duruyor. Kulübenin arkasında dikenlerden yapılmış pürüzlü ama güçlü bir çit var, aslan ve diğer yırtıcı hayvanlardan korumak için. Şu anda içeride yalnızca bir eşek var, öküz arabasının çarkıyla açılmış bu alanda. Sığırlar henüz getirilmemiş. Thomas Owen, kulübenin arka kapısından girer. Eşeği görünce kişnemeye başlar ve Owen kapıya yürür, yerli çocukların sığırları yamaçlara sürdüğünü görene kadar bekler. Sonunda gelirler. Saydıktan sonra hepsinin sağ salim olduğuna emin olur. Birkaç nazik sözle çocukları över ve evin önüne geçer. Orada, kapının yanında büyüyen bir mimoza ağacının altındaki tabureye oturur. Batıya doğru dikkatle bakar. Adam son gördüğümüzden bu yana biraz değişmiş. Bir sakal çıkarmış. Afrika güneşi onu bronzlaştırmış. Sağlıklı görünse de yüzü eskisinden bile daha ince. Ve büyük, ruhani gözleri daha da tuhaf bir şekilde parlıyor. Yamaçtan aşağıda geniş bir nehir akıyor. Öte yanda ufka uzanan ovalar ve dağ sıraları. Her biri diğerinden daha yüksek. En uzak zirveler gökyüzünün mavisinde eriyip gidiyor. Burası Ateş Oğullarının toprağı. En yakın tepelerin yamaçlarında ise Kral Umsuka'nın büyük krali var. Adının anlamı, yıldırım. Owen dikkatle izliyor geçidi. John 12 saat önce dönmeliydi, diye mırıldanıyor kendi kendine. Umarım büyük yerde ona bir zarar gelmemiştir. Tam o sırada uzakta küçük bir benek beliriyor. Bir adam suya doğru ilerliyor. Owen kulübeye girer ve bir çift dürbünle geri döner. Adamın figürünü dikkatle inceler. "Tanrı'ya şükür, John," diye mırıldanır, rahat bir nefes vererek. Acaba ne cevap getirecek? Yarım saat sonra John karşısında duruyor. Ateş halkı Amasuka'nın sadık bir yerlisi olan John, elini kaldırır ve ona onur unvanları verir. "Beni övme, John," der Owen. "Sadece Tanrı'yı öv ve anlat bana. Kralı gördün mü ve cevabı ne?" "Baba," diye yanıtlar John. "Büyük kasabaya gittiğim gibi. Kralın huzuruna kabul edildim. Kadınlar evinin avlusunda. Muhafızlar uzakta duruyordu. Ama yanımda 3 kişi vardı ve bu üçü büyüğün büyüğüydü. Hafela, gelecekteki kral, Prens Nodwengo, kardeşi ve Hokosa, o korkunç büyücülerin şefi. Gözlerini bana çevirdiklerinde kanım dondu baba. Kalbimin düşüncelerini okuyorlardı sanki. Sana Tanrı'ya güvenmen ve insandan korkmaman gerektiğini söylemedim mi, John?" "Söyledin baba, ama yine de korktum," diye alçak gönüllülükle yanıtladı haberci. "Ama emredildiğimde alnımı tozdan kaldırdım. Ayaklarımda durdum ve senden aldığım mesajı ilettim." "Mesajı tekrar et, John." John derin bir nefes aldı ve başladı. "Ey kral," dedim, "yeryüzü ayak seslerinle titreyen, kolları dünyayı saran, nefesi fırtına olan. Ben, adı John olan, adı haberci olan beyaz adam tarafından gönderildim. 1 yıldır nehir kıyılarının ötesinde boş bıraktığın toprakta yaşayan o adam. İşte onun sözleri, ey kral, Amasuka'nın efendisi Kral Umsuka'ya. Ben, gökyüzü kralın hizmetkarı ve elçisi, selam veririm. 1 yıl önce sana bir mesaj gönderildi. O mesaj kulağıma ulaştı. Ve ben de kalbin sesini duysam da, meydan okumanı kabul etmem emredildi. Bu nedenle yasanıza uymaya hazırım. İçimde hile ya da yalan bulunursa, Mızrak Köprüsü'nden geçen toprak benim olsun. Ama önce birkaç şey yapmalıyım. Dilinizi öğrenmek istiyorum. Bunun için halkınızdan biri benimle yaşasın ve öğretsin. Sen, kral, bana böyle bir adam gönderdin. O adam dilini bana öğretti ve ben onu inancıma döndürdüm. Şimdi seni ziyaret etmek ve kulağına söz iletmek için izin istiyorum." Konuştum. Böyle konuştum baba. Ve onlar sessizce dinlediler. Sonra birlikte konuştular. Ve Hokosa bana cevabı iletti, "Cesur bir adamsın, adı John olan. Ama bir zamanlar başka bir ismin vardı. Ve benden izin almadan yeni bir inançla döndün. Yine de cesaretinden dolayı seni affediyorum. Geri dön ve efendine söyle, huzur içinde gelsin. Ama uyarıyoruz. Burada da görünmez güçler biliyoruz. Büyücülerimiz var, eğer hepsinden daha büyük değilse. Mızrak Köprüsü'nden geçmesin. Gelsin ya da gelmesin, kendi bileceği iş." "Öyle olsun," dedi Owen. "Kralın sözleri iyidir. Yarın büyük yere doğru yola çıkıyoruz." John duydu ve onayladı. Ama hevessizce. "Babam," dedi çekingen bir sesle. "Belki önce burada biraz beklemek daha iyi olmaz mıydı?" "Neden?" diye sordu Owen. "Ektik, şimdi biçme saati." "Aynen öyle baba.
Ama koşarken aklıma bazı şeyler geldi. Büyük yerde sorunlar var, dinle. Haberci anlatmaya başladı. Kralın Umsuka'nın 2 oğlu var, Hafela ve Nodwengo. Hafela gururlu ve zalim, Nodwengo ise nazik ve yumuşak. Şimdi keşfedildi ki, Hafela iktidarı beklemekten yorulup babasını tahttan indirip kardeşini öldürmeyi planlıyor. Kral bunu biliyor ama yaşlanmış ve çekingen. Savaş değil huzur istiyor. Yine de ilk meyveler bayramında, 3 gün sonra, ordu önünde Nodwengo'yu varisi ilan etmeyi düşünüyormuş. Hafela bunu biliyor. Nodwengo da biliyor. Ve her ikisi de takipçilerini topladı. Binlerce mızrak bu ziyafete geliyor. O ziyafet akbabaların ziyafeti olabilir baba. Ve böyle bir savaşa gelen beyaz adama ne şans verecek? Bilmiyorum, diye yanıtladı Owen. Ve bu beni hiç rahatsız etmiyor. Görevimi yerine getireceğim. Ve bu şekilde ya da başka türlü yerine getirilecek. Jon, eğer korkuyorsan ya da inanmıyorsan, beni yalnız bırak. Hayır baba, korkmuyorum. Ama şunu anlamanı istiyorum. Orada büyücüler var. Ben gördüm onları. Ve senden kendi büyülerinden daha büyük bir sihir isteyecekler. Ne oldu, Jon? Sadece şunu istiyorum baba. Eğer bunu yapmazsan seni öldürecekler. Sen güzel şeyler öğretiyorsun ama, büyücü müsün? Bir kadının çocuğu ölü yatarken onu diriltemedin. Öküzler hasta olunca iyileştiremedin. En azından, bunu yapmasan da, çocuk için ağladın ve öküzlerin kaybına üzüldün. Peki ya senden bunu yapman ya da ölmen istenirse, ne olacak? İki şeyden biri, Jon. Ya öleceğim, ya da o şeyleri yapacağım. Ama, Jon tereddüt etti. Buna gerçekten inanıyor musun? Owen arkasını döndü ve öğrencisine ateşli gözlerle baktı. Evet, az inançlı, dedi. Bir görevin olduğuna inanıyorum. Ve hizmet ettiğim onun bana bu görevi yerine getirme gücü vereceğine inanıyorum. Haklısın, mucize yapamam. Ama mucizeler yaratan biri var. Gökte ve yerde her şeyin itaat ettiği biri. Ve ihtiyaç olursa o da yapabilir bunları, benim aracılığımla. Ya da belki yapmaz, ve öleceğim. Çünkü belki bu amacına daha iyi hizmet eder. En azından inançla giderim, hiçbir şeyden korkmadan. Ama şüphe edenler için söylüyorum. Beni yalnız bırakın. Adam ellerini açtı. Kalın dudakları titriyordu ve gözlerinin kenarında bir yaş belirmişti. Baba, dedi. Korkak mıyım ki bana böyle konuşuyorsun? Ben, 20 yıldır askerlerin arasında savaşan, 10 yıldır kaptan olan, bu yaralar korkak olup olmadığımı gösteriyor. Ama onlar hakkında konuşmayacağım. Korkak değilim. Ama neden bana kızıyorsun? Çünkü kulağım seninki kadar açık değil. Sana öğrettiğin Tanrı'ya tapıyorum. Ama o bana seninle konuştuğu gibi hiç konuşmadı. Gece yürürken onu göremiyorum. Beni tamamen yalnız bırakıyor. Bu yüzden, sınav saati geldiğinde sizi terk edebilir. Ve kalkanıyla koruyamazsa, o mızrak, benim de kalbimi yakar baba. Senin için korkuyorum. Sen çok naziksin. Ben kendim için korkmuyorum. Ölümün gözlerine bakmaya alışkınım. Affedersiniz, dedi Owen aceleyle. Ve emin olun ki, kalkan üstümüzde olacak. Ta ki gitmemiz gereken yere gitme zamanı gelene kadar. O gece Owen, yavaş yavaş ve acı çekerek üzerinde çalıştığı Aziz Yuhanna İncil'inin çevirisinden kalktı. Ama Suka dilinde, yorucu bir iş. Kulübenin penceresine yürüdü ve boş gözlerle gecenin karanlığına baktı. Şimdi büyük bir şüphe acısı ruhunu ele geçirdi. Şimdiye kadar onu destekleyen güç, sanki çekilmişti. Jon gibi o da, tamamen yalnız, kalmıştı. Ve sesler, garip sesler kulaklarında fısıldıyordu. Aptal, diyorlardı sesler. Deli oldun, gurur tatmini için buradasın. Her şeye gücü yeten, senin için sessizliğini bozacak mı sanıyorsun? Sen milyonlardan farklı mısın? Neden sadece sen yapmalısın bunu? Zenginliğin var, gençsin ve arzu ettiğin o kişi seni bekliyor. Geri dön, bu çılgınlıktan vazgeç. Bu düşünceler Owen'ın ruhunu paramparça etti. Kendini vahşi bir ulusun önünde görür gibiydi. Ve büyücülerin alaycı sesleri ona meydan okuyordu. Küçük bir işaret istiyorlardı. Sadece küçük bir işaret. Ve o, çılgınca cennete yalvarırdı. Boşuna. Ve sonunda, sahte peygamber damgasıyla felakete sürüklenirdi. Tam gece yarısı, saatin ilk vuruşuyla birlikte. Owen, Tanrı'ya acı bir şekilde dua etti. Kaybettiği imanı ve gücü geri istemek için. Ve başı öne düştü. Pencere kenarında bayılır gibi oldu. Bayılma mıydı? Yoksa uyku mu? En azından Owen, gecenin yoğun karanlığına tekrar baktığını hissediyordu. Sonra bir mucize gerçekleşti. Karanlık açıldı. Bir vizyon belirdi.
Yüzlerce, belki binlerce kulübeden oluşan yerli bir kasaba. Ama kulübelerde kimse kıpırdamıyordu. Geceydi. Sayısız yıldız parlıyordu gökyüzünde. Her şey sessizdi. Ara sıra bir köpek havlaması ya da ağlayan bir çocuk sesi. Ya da nöbetçilerin birbirlerine selam verişi. O yüzlerce kulübe arasında, Owen'ın dikkati bir çitle ayrılmış, tek başına duran birine yöneldi. Kulübenin içi ona açıldı. Gördü, cilalı zemin, deri halılar, bira kabakları, kalkanlar ve mızraklar, kırmızı ağaçtan kirişler ve samandan sarkan kurutulmuş bir kertenkele, kötülüğü uzaklaştıran bir büyü. İçinde iki adam vardı. Karanlıkta fısıldaşıyorlardı. Ama bu, Owen'ın rüyadaki görüşüne engel değildi. Yüzlerini net seçebiliyordu. Bunlardan biri yaklaşık 35 yaşında bir adamdı. Dev gibi uzun, leopar derisinden bir karos giymişti. Bileklerinde ve ayak bileklerinde fil dişi halkalar vardı. Kraliyet süsleri, yüzü vahşi ve güçlüydü. Gözleri geniş açık ve zaman zaman tamamen bembeyaz görünüyordu. Parmakları, gergin bir şekilde elindeki mızrağın sapında oynuyordu. Arkadaşı farklı bir tipti. 50 yaşın üzerinde. Uzun boylu ama yalın yapılı. Elleri ve ayakları zarif biçimliydi. Saçları ve küçük sakalı griye bürünmüştü. Yüzü belirgin şekilde yakışıklı, gergin ve ifadeliydi. Alnı geniş ve yüksekti. Ama asıl dikkat çekici olan gözleriydi. Delici bir parlaklıkla ışıldıyorlardı. Neredeyse gri renkte. İyi ayarlanmış bir lambanın alevinin soğuk ışığı gibi. O kadar donuk bakıyorlardı ki, bir heykelin başındaki değerli taşlara benziyorlardı. "O zaman düşüncelerini kelimelerle ifade etmem mi gerekiyor?" dedi bu adam fısıldayan net bir sesle. "Neyse, öyle olsun. Karanlıkta oturup beklemekten yoruldum. Dinle, prens. Bana bir kralın ölümünden konuşmaya geldin. Değil mi? Hayır, başlama. Neden? Başkaları aylardır göğsünde taşıdığın o hikayeyi kendi dudaklarından duymaktan bu kadar korkarsın? Gerçekten, Hokosa, sen en iyisi ya da en kötüsüsün, diye husky bir sesle yanıtladı büyük adam. Hafela, ama bu sefer yanılıyorsun. Babamın kalbini değiştirmek için senden bir büyü istemeye geldim. Toza mı? Prens, yanılıyorsam neden dudaklardan söz aktı? Neden yüzün değişti? Neden kuru dudaklarını dilinle ıslatıyorsun? Evet, burada karanlık ama bazıları görebiliyor. Ve ben onlardan biriyim. Hokosa devam etti, babandan kurtulmak istiyorsun. Çok uzun yaşadı zaten. Üstelik sevgisi iyi ve nazik olan Nodwengo'ya yöneliyor. Ve belki, kim bilebilir, alaylar etrafında toplanırken, senin, prens, tahttan indirilip kardeşinin yerine geçirileceği de aklında. Nodwengo'yu öldüremezsin. Çok seviliyor ve çok iyi korunuyor. Ama kral ölürse, yaşlı değil mi? Bu tür şeyler yaşlıların başına gelir. Saçmalıyorsun, diye sertçe yanıtladı prens. Öyleyse neden beni dinleyip zaman harcıyorsun? Veda etmeye ne dersin? Nodwengo'nun kalkanını taşıyacaksın çünkü o iyi ve nazik ve hayatını da bağışlayacak. Hafela karanlıkta elini uzatıp Hokosa'nın bileğini kavradı. Kal, diye fısıldadı. Haklısın, kral ölmeli. 3 gün içinde varisilikten çıkarılacağımı biliyorum. Ama şölen gününden önce ölürse, o ferman asla çıkmaz. Ölmeli Hokosa. Ve senin elinle. Benim elimle, prens. Hayır. Umsuka'nın gölgesinde büyümedim mi? Onu gölgeleyen ağacı nasıl keserim? Sana ne sunabilirim ki? Benim yanımda olacaksın. Ülkenin en büyüğü. Zaten varım. Kim yönetirse yönetsiz. Ben büyücülerin şefiyim. Kalplerin okuyucusuyum. Havanın ve yıldırımın efendisiyim. Beni bağlayan nedir ki? Hokosa sustu bir an. Sonra devam etti. Şunu söyleyeyim, prens. Senin sırrını biliyorum. Ve şunu bilmelisin, eğer beni aldatmayı ya da karşıma çıkmayı düşünürsen, o saat senin mahvın olur. Sonra Hokosa tek başına gitti ve vizyon değişti. Şimdi her iki yanında duvarlarla çevrili bir vadi belirdi. Granit kayalıklar, ıssız bir yer, kumlu ve yalnızca bir kaynağı olan. Bazıları harikulade biçimde üst üste yığılmış kayalar. Bu vadide belirli bir noktada, geri çekilen kayalıkların arasında, küçük bir tepe vardı. Kayalardan inşa edilmişti. Burası ölüm yeriydi. Tepenin her köşesinde ve taşların çatlaklarında yüzlerce insan kemiği yığılıydı. Ve zirvesinde devasa bir ağaç. Büyük gövdesinin kabuğu cüzam beyazındaydı. Dallar yükseliyor, tekrar bölünüyor, tekrar yükseliyordu. Sonunda yuvarlak yeşil parmaklarla sonlanıyordu. Açık insan avuçlarına benzer. Uzaktan bakıldığında, özellikle ay ışığında,
O ağaç sanki yüzlerce yıl boyunca insanların kolları ve elleriyle merhamet dilenircesine cennete uzanmış gibiydi. Ve o çıplak dallara asılmıştı. En az 20 insanın bedeni. Ölüm tepesinde. Ölüm ağacı duruyordu. Şimdi Owen'ın vizyonunda, küçük bir patikadan bir adam yaklaşıyordu. Büyücü Vokosa'ydı. Ağacın daire çizgisinin dışında durdu. Bronzlaşmış bir deri torbasından bir şey çıkardı. Ve onu ağzına bağladı. Çünkü o ağacın kokusu bile zehirlidir. Kısa süre sonra dalların altındaydı. Durdu. Orada asılı, sallanmakta olan yaşlı bir adamın bedenine baktı. "Ah, arkadaşım," diye mırıldandı. "Yıllarca çabaladık ama görünüşe göre sonunda ben fethettim. Sadece. Çünkü eğer sen yapabilseydin, senin sonun benim sonum olurdu." Sonra ağaca tırmandı. Yeşil parmak şekilli dallara ulaştığında, bazılarını kırdı ve yüzünü çevirdi. Kalın süt beyazı suyu küçük bir kabağın ağzına sızdırdı. Yeterince topladıktan sonra kabağı kapattı ve ağaçtan indi. Büyük çatalda durdu. Ana gövdeye sarılmış sarmaşığa baktı. Çıplak saplı bir bitki. Ağaç gibi. Ama aynı zamanda süt suyu veren bir bitki. Yeşil dikenleri olan. "Garip," dedi yüksek sesle. Doğa belayla panzehiri yan yana koymuş. Biri diğerine dolanmış. Her şeyde böyle. Evet, insanın kalbinde bile. "Bunlardan biraz toplayayım mı? Meyve suyu da var mı?" "Hayır. O zaman pişman olup onu kurtarabilirdim. Ama o beni sevdi ve bu yüzden onu kaybediyorum. Eğer yapabiliyorsa, Gök Kralı'nın elçisi onu kurtarsın. Bu ağaç onun yolunda yatıyor. Belki ölülere bela ve panzehiri anlatmaya ikna edebilir." Ve büyücü bir kez daha alaycı bir şekilde güldü. Vizyon geçti. Thomas Owen, bayılmadan toparlanarak başını pencereden kaldırdı. Önündeki gece hala karanlıktı. Arkasındaki küçük Amerikan saati gece yarısını yeni vurmuştu. Birkaç saniyeden fazla bilinçsiz kalmamıştı. Ama o birkaç saniyede ne kadar çok şey görmüştü. Gerçekten, imanı azarlanmıştı. Gerçekten, bir rüyada Tanrı'dan uyarı almıştı. Gerçekten, kulakları açılmış, talimatı mühürlenmişti. Ruhu çukurdan uzak tutulmuştu. Ve kötülerin yolu ona gece, derin bir uyku gibi, açıkça ortaya çıkmıştı. O acıyı boşuna çekmemişti. O şüphenin pençesindeki mücadele boşuna değildi. Bu gecenin 3. sabahı. O garip olayların anlatıldığı gece. Nehirden görülebilen tepe sıralarının arkasında bir öküz arabası ilerliyordu. Arabanın durduğu yerden 500 adım içeride, dik ve derin bir kanyon vardı. Ateşle oyulmuş, suyla biçimlendirilmiş. Ve buna bakınca Owen, rüyasındaki boğazı tanıdı. Kanyonun ağzı silahlı askerler tarafından korunuyordu. Beyaz şapkalı arabayı bir gün önce görmüşlerdi ve hızlı koşucular gelişini büyük yere bildirmişti. Haberin cevabı gelmişti, beyaz adam ve hizmetçileri büyük yere getirilecekti. Ama araba ve öküzler kanyon ağzında bir muhafız eşliğinde kalacaktı. Sabah, muhafız kaptanı ve görevlileri arabaya doğru ilerledi ve önünde durdu. Harika adamlardı. Büyük mızraklar, kalkanlar ve tüy başlıklarla süslenmiş. Owen arabadan indi ve onlarla yüz yüze geldi. Garip bir zıtlık oluştu orada. Bir tarafta, çıplak başlı, zayıf, narin, manevi yüzlü beyaz adam. Öte tarafta, büyük, ciddi, güçlü savaşçılar. Vahşi ruhun tam bir vücut bulmuş hali. "Adın nasıl, beyaz adam?" diye sordu kaptan. "Şef, benim adım Haberci." "Kralın barışı seninle olsun, Haberci," dedi kaptan, mızrağını kaldırarak. "Tanrı'nın huzuru seninle olsun, şef," diye yanıtladı Owen, ellerini kutsamayla kaldırarak. "Tanrı kim?" diye sordu kaptan. "Şef, o benim hizmet ettiğim kral. Ve onun sözü dudaklarımda. O zaman geç, Tanrı'nın elçisi. Ama araban, öküzlerin ve hizmetçilerin burada kalacak. Ateş halkından olan bu adam hariç. Korkma, elçi. Onları güvende tutacağım." "Korkmuyorum, şef." Gözlerinde onur var. Birkaç saat sonra Owen eşeğine binmiş, kanyondan geçiyordu. Önünde ve arkasında bir muhafız. Yanında taşıyıcılar. Ve yanı başında öğrencisi John. Yüzü üzgündü. "Neden hala korkuyorsun?" diye sordu Owen. "Ah, baba, çünkü burası korku yeri. Bu vadide insanlar ölüme götürüldü. Yakında göreceksin." "Gördüm," diye yanıtladı Owen. "Orada durduğumuz yerde bir tepe var. Ve o tepede bir ağaç. Buna ölüm ağacı denir. Bin eli cennete uzanır, merhamet diye yalvarır. Ama merhamet gelmez. Dallarından meyveler sarkar. Ölü adamların meyvesi. Evet, bugün 20'si orada asılı duruyor.
Bunları nasıl biliyorsun, babam, diye sordu adam şaşkınlıkla. Bana hiç söylemedin bunları. Hayır, diye yanıtladı. Tanrı bana söyledi. Benim de senin de Tanrımız. 1 saat daha geçti. Su kaynağında, korkunç ağacın yakınında dinlendiler. Güneş şiddetle yakıyordu. John sallanan cesetleri saydı. Ve 20 tane olduğunu görünce Owen'a korkuyla baktı. O ağaca çıkmak istiyorum, dedi Owen muhafıra. İstediğiniz gibi, haberci. Ama şunu söyleyeyim. Buraya kendi isteğiyle gelen çok az kişi olmuştur. Ve seni sevdiğim için umuyorum ki seni buraya bir daha getirmek benim görevim olmasın. Owen ağaca çıktı. John da onunla birlikte geldi. Ama dalların gölgesinin altına geçmedi. Owen ağzına bir mendil bağlamıştı. Ağacın gövdesine yürüdü. Etrafına sarılan bitkinin yapraklarından bazılarını kırdı. Ve sütlü suyunu küçük bir şişeye sıkıştırdı. Sonra hızla geri döndü. Çünkü buranın manzarası ve kokuları katlanılmazdı. Dalların çemberinin dışında durdu ve mendili çıkardı. İyi neşeli ol, dedi John'a. Ve eğer sözlerim gerçekleşmeden önce çağrılırsam, sözlerimi hatırla. Sana şunu söylüyorum, bu ölüm ağacı, halkının tüm çocukları için hayat ağacı olacak. Bak, orada, üstünüzde onun işareti ve vaadi var. John gözlerini kaldırdı. Owen'ın uzattığı elin çizgisini takip etti. Ağacın tepesinde, diğer tüm dallardan ayrı duran düz, ölü bir uzuv vardı. Ve bu ölü uzuvdan 2 kol fırlamıştı. Dik açıyla, yine ölü ve kısa, bir marangoz bir tahta haç yapsaydı. Oranları bundan daha düzgün ve kesin olamazdı. Bu Hristiyan umudunun sembolünü, insanlığın korku ve dehşet yerinin üzerinde bulmak çok garipti. Ve bir amaca hizmet etmek üzere olduğunu düşününce daha da garipti. Owen ve John sessizce muhafızlara döndüler ve yolculuklarına devam ettiler. Sonunda, doğal bir kemer şeklindeki bir kayanın altından geçerek Ölüm Vadisi'nden çıktılar. Ve 500 adım ötede, büyük yerin çiti belirdi. Bu büyük yer, çevresi tepelerle kaplı yüksek bir platonun üzerinde duruyordu. Muhtemelen çevresi 15 mil olan bir platoda, yaklaşık 4 mil çevresinde bir çit. Çitin içinde binlerce kubbe şeklinde kulübe, dikkatlice sokaklara dizilmişti. Ortada ise geniş ve ezilmiş topraktan bir arena. Tehlike anında sığır için, festival ve barış zamanında alay değerlendirmesi için. Kralın dış kapısında bir duraklama oldu. Bu sırada Owen kendini hazırladı. Getirdiği sürpülais ve kapüşonunu giydi. "Ne düşünüyorsun, haberci?" diye sordu muhafızların lideri şaşkınlıkla. "Savaş elbisemi giyiyorum," diye yanıtladı. "Peki mızrağın nerede?" "Buyur," dedi Owen ve fil dişinden oyulmuş güzel bir haçı uzattı. "Büyücü ailesinden olduğunu anlıyorum," dedi adam ve geri çekildi. Krala girdiler. 300 adım kadar kulübe sıralarından geçtikten sonra bariyer kapısına ulaştılar. İçeri girince Owen hayranlık uyandıran bir manzarayla karşılaştı. Çok az beyaz adamın görmüş olduğu bir manzara. Ovayın zemini düz değildi. Nazikçe yukarı doğru eğimliydi. Böylece kapıda duran birisi tüm alanı ve kralın evinin önünü görebiliyordu. Ve o gün burası alaylarla doluydu. 12 alay, her biri kendi üniforması ve kalkanıyla. Hiçbiri 2500 kişiden az değildi. Alaylar derin hatlar halinde sıralanmıştı. Ortada geniş bir yol ve bu yolun sonunda kral, oğulları, danışmanları, muhafızları ve büyücüler topluluğu. Onların önünde 10 binlerce savaşçı sessizce duruyordu. Bronz heykeller gibi. Owen yaklaştıkça, sayısız kafa ona döndü. Sayısız göz ona kilitlendi. Bir an hayal kırıklığı hissetti. Bu sayısız savaşçı arasında ve elinde tuttuğu görevin ağırlığı ruhunu eziyordu. Sonra hatırladı. Korkuyu ve şüpheyi silkeledi. Yalnız öğrencisi John'u yanına aldı. Haçı yukarı kaldırdı ve geniş yolda yavaşça yürüdü. Kolu yorulmuştu ama sonunda kendini yaşlı, kalın bir adamın önünde buldu. Kral, leopar derileriyle örtülmüş ve cilalı ahşaptan bir taburede oturuyordu. "Kral," diye fısıldadı John arkasından. "Salamat olsun," dedi Owen. Sessizliği bölerek. "Dilek iyi, gerçekleşsin," diye yanıtladı kral derin bir sesle. "Ama selamın garip. Nereden geldin, beyaz adam, adın ne? Ve bana ve halkıma görevin ne?" "Kral, ben denizin ötesinden geliyorum. Adım haberci. Ve görevim sana Tanrı'nın sözlerini iletmek. Benim kralımın ve senin." Bu sözler karşısında etraftakiler şaşkınlıkla bir nefes aldı. Ama Umsuka yalnızca şöyle dedi. "Kralım ve senin." Cesur sözler, haberci. Peki bu kral nerede? Umsuka diz çökmeli mi ona? "O her yerde.
Göklerde, yerde ve toprağın altında. Eğer o her yerdeyse, buradadır. Bana bu kralın görüntüsünü göster, haberci. Bak şuna, diye yanıtladı Owen, haçı öne uzatarak. Şimdi kralın tüm büyükleri, dikenlere taçlandırılmış ve bir haça asılmış bu ölmekte olan figüre baktı. Dudaklarını gülerek çekmeye başladılar. Ama o kahkaha asla çıkmadı. Ani bir dürtü, gizemli bir dalga, boğazlarında boğulur gibi oldu. Silahlı bu kalabalıkla yalnız beyaz cübbeli adam arasındaki fark onları ele geçirdi. Ve bununla birlikte, korkuya yakın bir his sardı hepsini. Gerçekten bir büyücü, diye düşündüler içlerinden. Kral da aynı şeyi söyledi yüksek sesle. Anlıyorum, dedi. Ya delisin, beyaz adam, ya da büyücülerin prensisin. Deli görünmüyorsun. Gözlerin sakin. Öyleyse büyücü olmalısın. Arkamda dur. Sana mesajını ileteceğim bir yer açacağım. Ama önce yapılacak şeyler var. Komut üzerine sağdan bir sıra asker hareket etti ve bir düzene girdi. Birkaç genç ortaya çıktı. 16, 17 yaşında. Yalnızca sopalarla donanmış. Büyük bir kapı açıldı. Ve içinden çılgınca bir kükremeyle vahşi bir bizon boğası fırladı. Boğa gençleri görünce durdu. Toprağı tırmaladı. Büyük boynuzlarını salladı. Sonra başını eğdi ve saldırdı. Keskin bir ıslıkla gençler üzerine koştu. Sopalarıyla vuruyorlardı. Bir an, biri havaya fırlatıldı. Sonra bir ikincisi, üçüncüsü. Hayvan kalabalığı yarıp geçti ve bir genci boynuzunda taşıdı. O genç kısa süre sonra öldü. Alaylar boyunca öfkeli sesler yükseldi. Owen, hayranlıkla izledi. Gençlerin hiçbirinin kaçmadığını fark etti. Düştüler. Ama kaçmadılar. Sonunda yorulan boğa, gençlerin toplandığı koridora döndü. Arılar gibi etrafını sardılar. Bacaklarından, burnundan, boynuzlarından ve kuyruğundan tutarak. Ve onu yere sürükleyip sopalarıyla öldürdüler. Sonra kralın önünde toplandılar ve selam verdiler. Kaç kişi öldü, diye sordu kral. 8 ve 15 yaralı. İyi bir boğa, dedi gülümseyerek. Geçen yılki yalnızca 5 kişi öldürdü. Çocuklar cesurca dövüştü. Ölüler gömülsün, yaralılara bakılsın. Diğerlerine çift bira payı. Şimdi, arılar ile eşek arıları savaşacak. İki alay birbirine saldırdı. Savaş çığlıkları yükseldi. Toplamda yaklaşık 5000 kişi bir araya geldi. Kalkanların çarpışması gök gürültüsüne benziyordu. Yalnızca künç silahlarla donanmışlardı ama yüzlercesi ya ölü ya da kafası parçalanmış halde yere düştü. Sonunda arılar pes etmeye başladı. Geri çekilirken galiplerinin elinden dokunuşla, barış, aldılar. Kral gördü ve ağır, sessiz yüzü öfkeyle canlandı. Arıların kaptanını çağırın. Getirdiler. Sol kolu kırılmış muhteşem görünümlü bir adam. Sağ eliyle selam verdi. Ne söyleyeceksin, diye sordu kral soğuk bir öfkeyle. Bana 10 baş kraliyet sığırı kaybettirdin. Kral, söyleyecek bir şeyim yok. Yalnızca adamlarım korkak davrandı. Kesinlikle, aralarındaki tüm yaralılar kaybolsun. Ve sen, bu korkakları kaptan olarak yönetemeyen sen. Yarın kıyamet ağacında asılacaksın. Alayın ise 3 yıl fillerle savaşsın. Erkeklerle savaşmak onlara yakışmaz. Sorun değil, diye yanıtladı kaptan sakin bir sesle. Ölüm utançtan iyidir. Yalnızca, geçmişte sana iyi hizmetler ettim. Mızrakla hemen öldürülmeyi istiyorum. Öyle olsun, dedi kral. Onun hayatını bağışla, baba, dedi Prens Nodwengo. O benim arkadaşım. Bir prens, korkak arkadaşlar seçmemelidir. Öldürülsün, diyorum. Owen, izleyen ve dinleyen Owen, kalbi dehşetle bulanarak öne çıktı. Kral, dedi, onun adına hizmet ediyorum. Ve bu adamı bağışlamanı istiyorum. Yalnızca kendinden daha güçlü askerler tarafından yenilmek dışında hiçbir suç işlememiş. Haberci, diye cevapladı kral. Sen cahilsin ve bu yüzden seni bekliyordum. Bil ki geleneklerimize göre bu en büyük suçtur. Fethedilenlere merhamet göstermeyiz. Yine de bunu yapmalısın, dedi Owen. Çünkü sen de yakında ölümle fethedileceksin. O zaman merhamet nasıl bekleyebilirsin? Göstermemişsen, öldürülsün, dedi kral. Kral, diye bağırdı Owen bir kez daha. Bu işi yaparsan, güneş batmadan büyük bir kötülük seni ele geçirecek. Beni tehdit mi ediyorsun, haberci? Göreceğiz. Öldürülsün, diyorum. Sonra adam götürüldü. Ama gitmeden önce Owen'a teşekkür etmek için zaman buldu. Ve Prens Nodwengo ona iyi dileklerini iletti. Kralın sözü bitmişti. Öfkesi geçmişti. Ve yüzü yeniden yorgundu. Bir emir verildi.
Alaylar hayranlık uyandıran bir düzen içinde yeniden sıralandı. Kralın karşısında tabur tabur. İlk meyvelerin kadehini içeceği ana hazır. Bir haberci öne çıktı ve bağırdı. Dinleyin, ey ateş oğulları! Dinleyin, ey Umsuka'nın çocukları! Kraldan isteyecek bir lütuf var mı? Adamlar birer birer öne çıktı. Kral istekleri duydu. Kabul etti ya da reddetti. Her şey bitince Prens Hafela öne çıktı, mızrağını kaldırdı ve bağırdı. Bir lütuf, kral, ne oldu, diye sordu babası. Küçük bir mesele, kral, diye yanıtladı. Bir süre önce büyücü Hokosa'nın koruması altında olan Noma adında bir kadına adımı verdim. O bana gelecek eşim olarak mühürlenmişti. Şimdi kalbim o kadına karşı değişti. Onu geri vermek istiyorum. Lütfederseniz, onu Hokosa'ya iade etmenizi emredin. Aynı ağızdan hem sıcak hem soğuk üflersin, Hafela, dedi Umsuka. Bunu sevmiyorum. Sen ne diyeceksin, Hokosa? Şimdi Hokosa büyücüler grubunun önünden öne çıktı. Elbisesi basit ama çok çarpıcıydı. Omuzlarında parlak yılan derisinden bir pelerin. Belinde aynı kumaştan kısa bir kilt. Alnında, kollarında ve dizlerinde yılan derisi filetolar. Yanında ilaç kesesi. Elinde mızrak değil, üstü kobra başı şeklinde oyulmuş fil dişi bir asa. Kral, dedi. Prensin sözlerini duydum. Bu hakareti uygun bulmuyorum. Ama öyle olsun. Evimin gölgesinde hoş karşılanmayanın kalmasını istemem. Prens sıradan biri olsaydı, benim korumamdaki bu kadını terk ettiği için sığır ödemesi gerekirdi. Ama bu bir mesele. Sana bırakıyorum, kral. İyi yaptın, Hokosa, diye yanıtladı Umsuka. Prens, 200 baş sığır öde. Ayrıca adalet yapacağım, hanımefendi Noma kendi onayı olmadan gönderilmeyecek. Lady Noma'yı çağırın. Hareketlilik oldu. Ve kraliyet evinin kapılarından Lady Noma çıktı. Uzun ve güzel bir kızdı. Güneş ışığı bronz göğsünde parlıyordu. Siyah saçları boynu üzerine düğümlenmişti. Yüz hatları ince ve küçük. Yürüyüşü hassas ve kararlı. Bir antilop gibiydi. Gözleri güzel ve gururla doluydu. Owen onu görünce, iki adamın bu kadar farklı nedenlerle bu kadına bu denli bağlı olmasının sırrını anladı. Çünkü cazibesi doğasındaydı. Hem ruha hem ete hitap eden bir cazibeye sahipti. Ama yüzü kibriyle doluydu. Zaman zaman zalim bile olabilecek bir yüz. Beni çağırdın ve buradayım, ey kral, dedi yavaş ve sessiz bir sesle. Dinle kızım, diye yanıtladı kral. Prens Hafela seni kraliçesi olarak adlandırmış ve sen kraliyet kadınları evine alınmıştın. Yarın onunla evlenecektin. Şimdi o seni geri vermek istiyor. Onay verirsen serbest bırakılacaksın. Geri gönderileceksin. Noma irkildi. Yüzü sertleşti. Öyle mi? Dedi. Demek gözünde değerimi kaybettim. Ya daha güzel biri buldu. Ya da başka bir şey. Bu konularda hiçbir şey bilmiyorum. Ama adalet istersen alırsın. Bir kelime söyle. Söz verilen o kişi seni evlendirecek, ister istemiyor olsun. Bu konuşmada Hafela'nın yüzü aniden ateşle parladı. Umut vardı. Hokosa'da ise ince bir değişim belirdi. Kız ikisine de baktı. Sessiz kaldı bir süre. Göğsü indi. Beyaz dişleri dudağını ısırdı. Hokosa'nın sakin gözleri ona tuhaf bir yoğunlukla dikildi. Baktığında bedeni bastırılmış bir heyecanla titriyordu. Avına vurmak üzere olan bir yılan gibi. Dışarıdan görünüşte olağanüstü bir şey yoktu. Ama ikisi arasında gizli bir dil konuşuluyordu. Yalnızca onların anlayabileceği. Kız başladı. Yabancılar arasında tanıdık bir tonu yakalayan biri gibi. Gözlerini kaldırıp Hokosa'ya baktı. Yüzü değişmeye başladı. Kibir ve öfke gitti. Endişe geldi. Dudakları ayrıldı. Önce başını eğdi, bedenini ona doğru tuttu. Sonra daha fazla beklemeden yürüdü ve elinden tuttu. Bir fısıltıyla kendini toparlayıp geri döndü. Gururlu ve alınmış haliyle Umsuka'ya reverans yaptı. Ey kral, dedi. Gördüğünüz gibi seçimimi yaptım. Beni küçümseyen adama kendimi zorlamayacağım. Ne yerine ne de gücüne ortak olmak için. Koruyucum Hokosa'ya ve onun eşi Zinti'ye döneceğim. İyi, dedi kral. Ve belki, kızım, seçimin akıllıcadır. Hafela, Hokosa'nın elini al ve kızı kanuna göre geri ver. Kışın ilk ayında 200 baş sığır öde. Öfkeyle titreyen dudaklarıyla Hafela emre uydu. Ve komplocuların elleri birleştiğinde, Owen Prens'in paketinde küçük bir paket olduğunu fark etti. İlk meyvelerin kadehini getirin, çabuk, dedi kral tekrar. Güneş alçalıyor. Batmadan söyleyecek sözlerim var. Cilalı bir kabak içinde yerli birayı Nodwengo'ya verdiler. Büyük danışmanlar birer birer yaklaştı.
Her biri uygun sözlerle sembolik sunumlar bıraktı: tahıl tanesi, çimen sapı, öküz boynuzundan tıraş, bir damla su, kadın saçı, toprak parçacığı, büyülü içkinin tüm unsurları tamamlandı. Sonra Hokosa, şef büyücü olarak, kadehi kadim törenlerle kutsadı. Tanrıları adına dua etti. Yılın bereketli geçmesi için yalvardı. Sonra sıra Hafela'ya geldi. Kadehin üzerine diz çöktü. Ateşte kızıllaştırılmış bir mızrak verildi. Mızrağı 4 yöne sapladı ve bir çağrı mırıldanarak kaseye attı. İçindekiler karardı. Sonra kaseyi 2 eliyle kaldırdı ve babasına uzattı. Zehri fincana bıraktığını göremese de, Owen, Hafela'ya bir bakış attığında orada olduğunu anladı. Ama yüzünü kontrol altında tuttu. Yalnızca elleri titriyordu ve alnından ter damlıyordu. Kral ayağa kalktı, kaseyi yukarı kaldırdı ve dedi ki, "Bu bardakta, halkım adına içiyorum." Bu, büyük selamın işaretiydi. 30.000 adam, tek bir sesle, kerilerini kalkanlarına vurdu. İlk başta ses denizin uğultusuna benziyordu. Yavaş yavaş yükseldi, yükseldi ve sonunda dağları sarsarcasına gök gürültüsü gibi çınladı. Aniden, en yüksek anda, 4 mızrak havaya fırlatıldı. Bu işaretle herkes durdu. Sessizlik. Dağlardan yankılar hala geliyordu. Son yankı da geçince, kral bardağı dudaklarına yaklaştırdı. Owen gördü ve içindekileri biliyordu. Neredeyse bağıracaktı. Kolunu kaldırdı ve ağzı açıldı. Ama Hokosa'nın onu izlediğini fark etti. Harekete geçmek delilik olurdu. Zamanı henüz gelmemişti. Kupa dudaklara dokundu. Her boğazdan, "kral" kelimesi yükseldi ve her ayak yere bastı. Toprağı sarstırdı. 3 kez hükümdar içti. 3 kez muazzam selam tekrarlandı. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü. Sonra kalan içkiyi yere döktü. Kaseyi kenara koydu ve sessizliğin içinde kalabalığa hitap etmeye başladı. "Dinleyin, konsey üyeleri ve kaptanlar. Ve siz, halkım, dinleyin. Bildiğiniz gibi 2 oğlum var, Hafela ve Nodwengo." Bu noktada kral kafası karışmaya başladı. Tereddüt etti. Elini gözlerine götürdü. Yavaşça ve zorlukla aynı sözleri tekrar etti. "Sizi duyuyoruz, baba," diye cesaret verdi konsey üyeleri. Hala konuşurken, kralın boyun damarları aniden şişti. Köpük kanı dudaklarına fırladı. Ve kafa, aşağıya doğru düştü. Bir an sessizlik. Sonra büyük bir çığlık. "Babamız öldü." Ve bununla birlikte başka çığlıklar. Kral öldürüldü. Büyülendi. O beyaz büyücü onu büyüledi. Ona kötülük kehanet etti, şimdi büyüledi. Kaptanlar ve konsey üyeleri Umsuka'nın etrafında halka oluştururken Hokosa öne eğilip onu inceledi. "Prensler ve danışmanlar," dedi. "Babanız hala yaşıyor. Ama hayatı sönmekte olan bir ateş gibi. Yakında ölmüş olmalı. Ya damarlarında kan kaynadı, ya da kötü bir büyücü tarafından büyülendi. İşte orada duruyor," dedi ve Owen'a işaret etti. 1 saat önce güneş batmadan büyük bir kötülük kehanet eden adam. Güneş henüz batmadı ve büyük kötülük onu ele geçirdi. "Belki bu beyaz peygamber durumu anlatabilir. Belki de yapabilirim," diye sakin bir şekilde yanıtladı Owen. "Kabul ediyor," diye bağırdı bazıları. "Onu defol git. Barış," dedi Owen, mızrak tutanlara doğru haçı uzatarak. Geri çekildiler. Çünkü ölmekte olan bu adamın sembolü onları korkutuyordu. "Barış," diye devam etti Owen. "Ve dinleyin. Eğer ben ölürsem, kral ölür. Ben yaşarsam, kral da yaşayabilir. Benden bir şeyler anlatmamı istiyorsunuz. Nereden başlayayım? Birkaç gece önce karanlıkta oturan 2 adamdan mı başlayayım? Hiç kimsenin göremeyeceği kadar karanlık bir kulübede. Bir büyücünün gözleri hariç. Ne hakkında konuştular? O kulübe. O adamlar kimdi? Sanırım bir kralın ölümünden ve bir taç giyme töreninden bahsediyorlardı. Belirli bir ilaçtan söz ettiler. Ve birinin elinde kraliyet bir şey vardı, diğerinin elinde ise. "Kralınız ölürken bu gevezeliği dinleyecek misiniz?" diye bağırdı Hokosa tiz bir sesle. Neredeyse Owen'ın gizemli sözlerinden korkuyla felç olmuş olsa da zihnini koruyordu. "Dinle, bu adam yeni bir inancı vaaz etmek için geldi. Gökyüzü kralın elçisi olduğunu söylüyor. Peki bırakın gücünü göstersin, bize bir işaret versin. Karşında kral ve insan yardımını aşmıştır. Ben bile yardım edemem. O halde bu elçi onu iyileştirsin ya da tanrısından iyileştirmesini istesin. Gözlerimizin önünde yapsın bunu. Ya da kral büyüleyen bir büyücü olarak ölsün. Sözlerimi duyuyor musun, haberci? Ve bu adamı ölüm kapıları arasından geri çekebilir misin?" "Duyuyorum," diye sessizce cevapladı Owen.
Ve yapabilirim. Ya da yapamazsam, hayatımla ödemeye hazırım. Sen doktorsun. Kralının neredeyse ölmüş biri gibi olduğunu söyle. Böylece ne yaparsam daha fazla zarar veremem. Bu yüzden sizden şunu istiyorum, ayağa kalkın, etrafta durun ve izleyin. Ama ben tedaviyi denerken ne sözle ne eylemle beni rahatsız etmeyin. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz, dedi konsey üyeleri. Bakalım ne yapabilecekmiş. Ama Hokos'a cevap vermedi. Yalnızca Owen'a baktı. Bana temiz su getirin, dedi Owen. Getirildi. Etrafına baktı, yüzleri aradı. Gözü Prens Nodwengo'ya takıldı. Buraya gel, Prens. Dürüstsün. Ve senden yardım istiyorum. Başka bir adam yok. Prens öne çıktı. Owen su kabağını ona verdi. Sonra ölüm ağacının sarmaşığından sıkıştırdığı küçük şişeyi çıkardı. Mantarını açarak Nodwengo'ya suyu doldurmasını söyledi. Nodwengo doldurdu. Owen ellerini birleştirdi, gözlerini göğe kaldırdı ve yüksek sesle dua etti. Ama Suka'nın dilinde, "Ey Tanrım," diye dua etti. "Yalvarıyorum sana, bu mucizeyi gerçekleştirme gücü bana ver. Bu insanları haksızlıktan kurtar ve onların yüzünü tek gerçek Tanrı olan sana çevir. Amin." Duasını bitirdikten sonra şişeyi aldı ve salladı. Nodwengo'ya yere oturmasını ve babasının başını dizine almasını emretti. Kral gerçekten ölüm eşiğindeydi. Dudakları mordu. Nefesi nadir ve sert. Kalbi neredeyse durmuş gibiydi. "Ağzını aç ve dilini tut," dedi Owen. Nodwengo itaat etti. Owen şişenin boynunu olabildiğince derine yerleştirdi ve sıvıyı döktü. Kral ani ve sert bir hareket yaptı. Ve ölü gibi hareketsiz kaldı. "Öldü," dedi biri. "Sahte peygamberi yok edin. Olabilir ya da olmayabilir," diye yanıtladı Owen. "Yarım saat bekleyin. Eğer yaşam belirtisi göstermezse, benimle ne istersen yap. Öyle olsun." Dakikalar yavaş yavaş geçti. Kral hareketsiz yatıyordu. Etrafında askerler rüzgar gibi mırıldanıyordu. Güneş hızla batıyordu. Hokos'a onu izliyor. Saniyeleri sayıyordu. "İstediğin yarım saat geçti, beyaz adam," dedi sonunda. "Kral öldü. Senin de ölme zamanın geldi." Owen saatine baktı ve yanıtladı. "Daha 1 dakika var. Ve sen, Hokos'a, ilaçlar konusunda yeteneklisin. Bu panzehirin daha hızlı etkisini göstermemesi olabilir." Rastgele bir atıştı. Ama etkisini gösterdi. Hokos'a geri çekildi ve sustu. Saniyeler geçti. Saat dakika akrebine döndü. 20'den 30'a, 30'dan 40'a. Ve Owen düşündü, bu rüya boşuna mıydı? Tüm imanı sadece bir rüya mıydı? Öyleyse, ölmek en iyisi olurdu. Ama hayır, buna inanmıyordu. Üstündeki gücün müdahale edeceğine inanıyordu. Kendi iyiliği için değil, tüm bu insanlar için. "Bir son verelim," dedi Hokos'a. "Zaman bitti." "Evet," dedi Owen. "Zaman bitti. Ve kral yaşıyor." Konuşurken yaşlı adamın alnındaki damarlar zonkluyordu. Boyun damarları yavaşça normale döndü. Umsuka elini kıpırdattı. İnledi. Doğruldu. Ve konuştu. "Bana ne oldu?" dedi. "Derin karanlığa indim. Şimdi tekrar ışık görüyorum." Kimse cevap vermedi. Herkes korkuyla ve hayranlıkla bakıyordu o haberciye. İnsanları ölüm kapısından geri getiren beyaz adama. Sonunda Owen dedi ki, "Bu sana tesadüfen geldi, kral. Sana kehanet ettiğim o kötülük. Merhamet sesini dinlemeyi reddedince üzerine indi. Ama hizmet ettiğim onun, içinden çalışması uygun gördü. Ve ben, onun elçisi, seni güneşe bakmaya geri getirdim. Ona şükret. Ve ona tap. Çünkü yalnızca o dünyanın efendisidir." Alçak gönüllü hükümdar elini kaldırdı. Yıllarca kimseye saygı göstermemişti. Ama şimdi, sembole selam vererek dedi ki, "Haberci, ona şükrediyorum ve ona tapıyorum. Ama onu tanımıyorum. Söyle, bu büyü beni nasıl etkiledi?" "İnsanın eliyle, kral, ve doğada gizli olan erdemlerle. Bir kadehi içmedin mi? Ve o kadehi karıştıran, ve sana içecek veren, birinin kafanı aşağı düşürmesi gerekiyordu. Ve birinin de, gerçeğin ve iyiliğin başını kaldırmak istediği biri vardı." Umsuka'nın yüzü dondu. "Bu nedir? Komplodan söz ediyor musun?" Owen cevap vermedi. "Oğlum Hafela. Onu yakalayın ve yargılanmak üzere getirin." Ama Hafela gitmişti. Zaten yamaçta koşuyordu. Annesinin kabilesinin yanında sığınak bulabileceği dağlara doğru. "Peşinden gidin," diye gürledi kral. "Ölü ya da canlı getirin." "Kal," diye sözünü Owen kesti. "Bugünden önce, kral, senden merhamet diledim. Reddettin. İkinci kez reddeder misin? Hayatını kaybetmiş olan bu adama yaşama izni ver. Bana karşı isyan etsin diye mi?"
Peki, beyaz adam. Sana çok şey borçluyum. Bilgeliğin bu sefer rehberim olacak. Dinleyin. Bu benim kararım, oğlum Hafela varislikten çıkarılsın. Kardeşi Nodwengu onun yerine geçsin. Adil, dedi Konsey. Kralın sözü yerine getirilsin. Bir de şunu, dedi Umsuka. Bu beyaz adam, adı elçi olan, misafirler meclisine yerleştirilecek ve tüm saygıyla muamele görecek. Hokosa, seni onun koruyucusu yapıyorum. Onun başından bir kıl bile eksilirse, bedelini canınla ödersin. Kralın sözü yerine getirilsin, dedi Konsey bir kez daha. Ve şimdi, veda et, haberci. Yarın seninle konuşacağım. Hokosa, Owen'ı büyük yerin kuzey ucundaki küçük bir krale götürdü. Güzel yapılmış, kendi çitlerinin içinde bağımsız duran 5-6 kulübe. Ortadaki kulübede ateş yanıyordu. Kadınlar yiyecek ve su getiriyordu. Burada güvende dinlenebilirsin, haberci, dedi Hokosa. Gece ve gün, kralın alayından bir muhafız kapında duracak. Onlara ihtiyacım yok, diye yanıtladı Owen. Çünkü hiç kimse bana zarar veremez. Kendi saatim gelene kadar. Ben burada yabancıyım ve sen büyük bir adamsın. Yine de, Hokosa, bu gece ikimizden hangisi daha güvende? Ne demek istiyorsun, diye sordu Hokosa keskin bir sesle. Ah, adam, diye yanıtladı Owen. Belirli bir saatte o vadiye gittiğinde, ölüm ağacına tırmandığında, ben seninle değil miydim? O saatte, bir kulübede oturup Prens Hafela ile pazarlık yaptığında, bir kralın hayatı karşılığında bir kızı. Seninle değil miydim? Hayır, beni tehdit etme. Kendi sözlerinle söylüyorum sana, kralını öldürecek olan, kraliyet misafirini öldürecek olan, mızrağa karşı durmak zorunda kalır. Hokosa'nın elinden mızrak düştü. Beyaz adam, diye fısıldadı. Bunlar nasıl mümkün? Prensle kulübede yalnızdım. Felaket ağacının altında yalnızdım. Sen nehrin ötesindeydin. Casusların çok iyi olmalı. Ruhum tek casusum, Hokosa. Ruhum seni izledi. Ve kendi dudaklarınla belayla panzehirin sırrını öğrendi. Hafela zehri karıştırdı. Senin öğrettiğin gibi. Panzehiri verdim ve kralı kurtardım. Hokosa'nın dizleri titredi. Çite yaslandı. Sanatta yetenekliyim, dedi boğuk bir sesle. Ama senin sihrin benimkinden büyük. Yarın sabah krala her şeyi anlatacaksın. Ve yarın gece korkunç ağaca asılacağım. Peki, öyle olsun. Kendi işimde yenildim. En iyisi ölümümdür. Güzel bir plan yaptın ve fethettin. Planı yapan sendin, Hokosa. Ben değil. Beni büyük yere zehir verilmeden hemen önce getirdin. Suçu bana yükleyin diye. Ve sonra benden iyileştirmemi istedin. İmkansız bulduğun şeyi. Ve başaramazken hemen öldürülecektim. Yalan söylemenin faydasız olduğunu görünce itiraf ediyorum. Evet, öyleydi, diye cesurca yanıtladı Hokosa. Öyleydi, diye tekrarladı Owen. Bu nedenle yasana göre, hayatın cezayı hak eder. Ama ben yeni bir yasanın vaazını vermeye geldim. Ve vaaz ettiğimi uyguluyorum. Hokosa, seni affediyorum. Kötülüklerini bir kenara bırakırsan söz veriyorum. Hiçbir kelime dudaklarımdan geçmeyecek. Benim tarzım hiç kimseden lütuf almamak oldu. Yalnızca kral hariç, dedi büyücü alçak bir sesle. Ama şimdi o noktaya geldim. Söyle, senden ne istiyorsun karşılığında? Hiçbir şey, Hokosa. Yalnızca kötülükten vazgeçmeni ve sana ve tüm ulusuna iletmek için yemin ettiğim o mesajı açık kalpte dinlemeni. O gece için ayrıldılar. Ama bir aydan fazla süre geçti. Ve Owen İncil'i vaaz etti. Kral, danışmanları ve ülkenin yüzlerce başkanına dikkatle dinlediler. Yeni doktrini tartıştılar. Çünkü vahşi olsalar da, bu insanlar çok keskin zekalıydı. Owen sabırla ekti. Ve sonunda kendi sonsuz sevincine, ilk meyvesini topladı. Bir gece kulübesinde çalışırken, Prens Nodwengo içeri girdi. Bir süre sessizce oturdu. Sonra dedi ki, haberci, senden bir iyilik istiyorum. Bana o kağıt işaretlerini okumayı ve yazmayı öğretebilir misin? Ve hizmetçin John'a da, elbette, yarın öğlen gel. Prens teşekkür etti ama gitmedi. Owen, aklında daha fazlası olduğunu hissetti. Sonunda geldi dışarıya. Elçi, bize vaftizden bahsettin. Bu ayini yapma gücün var mı? Var. Hizmetçin John vaftiz edildi mi? Evet. O zaman sıradan bir insan vaftiz edilebiliyorsa. Neden ben edilemeyeyim? Ben bir prensim. Vaftizde en yüksek ile en düşük arasında fark yoktur, diye yanıtladı Owen. Ama inançla kapı açılır. Ve içinden geçersen cennete katılırsın. Sanırım inanıyorum, haberci, diye alçak gönüllülükle yanıtladı prens.
O gece, Jon tanık olurken, Owen prensi vaftiz etti. Ve ona Konstantin adını verdi. İlk Hristiyan imparatorun adını. Ertesi gün Nodwengo, krala Hristiyan olduğunu söyledi. Unsuka duydu. Bir süre sessiz oturdu. Sonra endişeli bir sesle, "Gerçekten, elçi, bu kitabın sözünde okuduğunuzda, huzur değil, bir kılıç getirmeye geldiğinizden korkuyorum." Büyücü doktorlar ve ateş rahipleri bunu öğrenince, askerler kışkırtılacak, iç savaş olabilir. Bu yüzden sizden rica ediyorum. En azından bir süre bunu gizli tutun. "Öyle olsun, kral," dedi Owen. "Ama uyarıyorum, gerçeğin sesi çok yüksektir. Karanlıkta parıldayan ışığı gizlemek zordur." "Yorgunum," diye yanıtladı yaşlı kral. Ve gittiler. Ama sorun büyüyordu. Kimse nasıl olduğunu bilmiyordu. Ama haber sızdı. Kısa sürede kadınlar kulübelerde, askerler nöbet ateşlerinin yanında fısıldaşmaya başladı. Gelecekteki hükümdar, bilinmeyen tanrının hizmetkarı olmuştu. Yemin etmişti. Yalnızca bir eş alacaktı ve orduya beyaz cübbeyle, elinde ahşap haçla çıkacaktı. Garip hikaye ağızdan ağıza uçtu. Ve ulusu hayal kırıklığı sardı. Bir gün bir alay değerlendirirken bira içmiş bir asker, prense açıkça hakaret etti. "Korkağa tapan korkak." İnsanlar nefeslerini tuttu. Bu aptalın korkunç bir ölümle cezalandırılmasını bekliyordu. Ama prens yalnızca şöyle dedi. "Asker, sarhoşsun. Bu yüzden seni affediyorum. Ama kimi küfrettiğin seni affedecek mi? Bilmiyorum." Savaşçılar baktı ve mırıldandı. Ertesi gün o askerin geçen gece bir aslan tarafından götürüldüğünü öğrendiklerinde, prense hakaret ederek cesaret gösterdiğini övünürken, birbirlerine şaşkınlıkla baktılar ve pek az şey söylediler. Ama sorun büyüyordu. Hokosa ve cadı doktorlar güçlerini kaybetmekten korkuyordu. Açıkça ve gizlice kışkırtıyorlardı. Kadınlar sordu, erkekler yalnızca bir eş alırsa bize ne olacak? Klan başları sordu, kızlar sığır değerini kaybedince nasıl zenginleşeceğiz? Generaller sordu, mızraktan vazgeçmemiz emredilirse toprakları nasıl koruyacağız? Ve askerler sordu, tarlalarda çalışmak mı? Biz savaşçılarız. Sonunda kriz geldi. Amasuka'da bir yasa vardı. Belirli türde yılanlar. Ata ruhlarının bedenlendiğine inanılan yılanlar. Öldürülemez. Kulübeden çıkarılamaz. Onlarla birlikte yaşanması gerekir. Bu nedenle yılan ısırığından ölümler çoktu. Ve hiç sempati görmüyorlardı. Jon, Owen'a eğitim vermek için gönderilmeden önce, Amasuka'dan bir kız gelecekteki eşi olarak mühürlenmişti. Bu kız, Jon'un yokluğunda evlenmişti. Şimdi vaftize hazırlanan Jon, Owen'ın önüne geldi. Dehşetin son noktasında. "Yardım et, elçi. Atalarım ruhuna girdi. Eşimi uyurken ısırdı." "Deli misin? Atanın ruhu mu?" "Bir yılan," diye nefes nefese yanıtladı Jon. "En kötü türden yeşil bir yılan." Owen batıl inancı hatırladı. Mavi taşı kaptı ve ilaç sandığından şarapı alarak koştu. Şanslıydı. Zamanında yetişti ve kadını kurtardı. "Yılan nerede?" diye sordu. "Karos'un altında." "Öldürdün mü?" "Hayır, haberci. Cesaret edemedim. O burada yaşamak zorunda. Gitmeye karar verene kadar." "Gerçekten," dedi Owen. "Hristiyan olarak böyle korkunç bir batıl inanca inanmaktan utanıyorum." Jon başını eğdi. Sonra bir keri kaptı. Karos'u bir kenara attı. 7-8 feet boyunda büyük yeşil bir yılan ortaya çıktı. Üzerine atıldı ve öldürdü. "Bak baba," dedi. "Ve hala batıl inançlı olup olmadığımı yargıla." Sonra yüzü düştü. "Ama bu bedelini hayatımla ödeyecek. Çünkü aramızda bu yılanlara zarar vermek ölüm demektir." "Korkma," dedi Owen. "Bu beladan bir yol bulunacak." O öğleden sonra Owen, kralın dışında büyük bir gürültü duydu. Dışarı çıktığında, cadı doktorların Jon'u yargı yerine, kralın evine doğru sürüklediğini gördü. Takip etti. Dava açılmıştı. Hokosa suçlayıcıydı. Kısa cümlelerle, ölü yılanı kanıt olarak göstererek, mahkumun Amasuka yasalarını çiğnediğini söyledi. Ata ruhunu taşıyan bir yılanı öldürmüştü. Ve ölümü hak ediyordu. "Ne söyleyeceksin?" diye sordu kral Jon'a. "Ben Hristiyanım, kral. O yılan benim için yalnızca zararlı bir sürüngen. Karımı ısırdı. Elçinin ilacı olmasaydı ölecekti. Bu yüzden öldürdüm." "Adil bir cevap," dedi kral. Hokosa, "Bu adam serbest kalmalı. Kralın iradesi kanundur," diye acı bir sesle yanıtladı Hokosa. "Ama bu iş daha büyük. Bundan sonra nasıl yönetileceğiz? Eski kurallarla mı? Yoksa yeni bir inançla mı? Halk anlamıyor, karanlıkta dolaşıyor."
Bu meseleyi bir son noktaya taşıyalım. Umsuka Owen'a baktı ama cevap vermedi. Sana cevap vereceğim, Hokosa, dedi Owen. Ben tüm bunların kaynağıyım. Ve emrimle öğrencim o yılanı öldürdü. O ne? Yalnızca bir sürüngen. İçinde hiçbir insan ruhu yaşamıyor. Gerçeği duymak istersin. Günlerdir vaaz ettim ve dinlemedin. Ama pek çoğunuz dinledi ve anladı. Ne arıyorsunuz? Senden kurtulmak istiyoruz, haberci. Senden, hayallerinden ve dininden. Kralımızın sizi kovmasını ve eski yasaları geri getirmesini talep ediyoruz. Ya da gücünü hepimizin önünde açıkça kanıtla. Söz ver, kral. Umsuka düşündü ve cevapladı. Bu benim sözüm, Hokosa. Haberciyi topraktan kovmayacağım. O iyi bir adamdır, hayatımı kurtardı. Ama gücünü kanıtlaması istenebilir. Böylece şüphe son bulsun ve hepimiz hangi tanrıya tapacağımızı öğrenelim. Gücümü nasıl kanıtlayabilirim, diye sordu Owen, kanıtladığımdan daha fazla. Hoşosa, tanrısını benim tanrıma karşı koymak ister misin? Yanlışı doğruya karşı, evet, diye tutkuluyla yanıtladı büyücü. Artık iki görüş arasında durmayalım. Ya tamamen Hristiyan, ya da tamamen putperest olalım. Yarım kalmak yok edecek. Habercinin büyüsü büyüktür. Peki bir kez ve sonsuza dek öğrenelim, bizim büyümüzden fazla mı? Onu ateşle sınayalım. Ateş sınavı nedir, diye sordu Owen. İşte sınav şu, gök gürültüsü tanrısının yüzünde durmak. Büyük bir fırtınada. Bugün gördüğün gibi değil, ama gökyüzünü yaran bir fırtınada. Ve oradan zarar görmeden çıkmak. Dinle, ben, cennet sürüsüyüm. Havanın işaretlerini bilirim. 2 gün içinde böyle bir fırtına üzerimize çökecek. O zaman, beyaz adam. Ben ve yoldaşlarım seni ovada karşılamaya hazır olacağız. Haçını al. Orada kur ve yanında dur. Seninle dönenler, Prens Nodwengo ve Jon, eğer gitmeye cesaret ediyorlarsa, sana karşı, Tanrımızın sembolünün etrafında biz duracağız. Ve fırtına çarparsa, ne zaman son gelirse, hangimizin hayatta kaldığını göreceğiz. Eğer sen ve haçın paramparça olursa, zafer bizimdir. Eğer biz düşersek, kendi adımıza kabul ederiz. Yargın, kral, Umsuka düşündü ve cevap verdi. Öyle olsun. Haberci, bunu kabul etmek zorunda değilsin. Ama etmezsen, barış içinde topraklarımdan git, seninle gelenleri de yanında götür. Kabul edersen, risk şu, eğer yangın doktorları yenilirse, inancın benim inancım ve ülkenin inancı olacak. Eğer onlar üstün gelirse, bu inancı benimseyenlerin ölüm ya da sürgün edileceği. Şimdi seç. Ben seçtim, dedi Owen. Hokosa ve ekibiyle buluşacağım. Ama diğerleri için söz söyleyemem. Sizinle geleceğiz, dedi Nodwengo ve Jon tek sesle. Sen nereye gidersen, biz kesinlikle takip ederiz. Bu önemli tartışma bittiğinde Owen, her zamanki gibi önce kral ile vaaz verdi. Sonra kulübesine döndü. Dışarıda Jon'un öldürdüğü yılan bir direğe asılmıştı. Ve altında yüzlerce yerli toplanmış. Heyecanla konuşuyorlardı. Hokosa'nın işi, diye düşündü Owen kendi kendine. Musa bir yılan kurdu halkı kurtarmak için. Bu büyücü onları yok etmek için birini kurdu. O akşam çalışmaya gönlü yoktu. Aklı ağırdı. Kendi hayatını umursamıyordu. Bunu neredeyse düşünmüyordu. Ama görevi ve bu davanın olasılıkları, bu onu rahatsız ediyordu. Aslında bu davayı o aramamıştı. Ama ona dayatılmıştı. Ve seçim yapmak zorundaydı, ya başarıya çok yaklaştığı bu çalışmayı terk et. Ya da üstlen. Yol ona gösterilmişti. Ve elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. Böyle düşünürken Jon kulübeye girdi. Nefes nefeseydi. Ne oldu, diye sordu Owen. Baba, insanlar beni gördüler ve o yılanın ardından peşimden koştular. Az kalsın öldürüyorlardı. En azından kaçtın, Jon. Teselli ol. Baba, dedi adam. Biliyorum ki harika birisin ve birçok harika şey yapabilirsin. Ama, gerçekten yıldırım üzerinde gücün var mı? Neden soruyorsun? Çünkü büyük bir fırtına yükseliyor. Ve ateş yerinde durunca kesinlikle öldürüleceğiz. Jon, dedi Owen. Şimşekle konuşabilen bir sesle konuşamam. Ama onu yaratan var. Ve o yapabilir. Neden şüpheyil beni baştan çıkarıyorsun? Peygamber İlyas'ın hikayesini anlat. İlyas'ın efendisi onu terk etmedi. O da bizi terk etmeyecek. Hokosa'nın tüm ilaçları, tek bir yıldırımı bir saç genişliği bile kaydıramaz. Yalnızca Tanrı değiştirebilir bunu. Ve bu insanlar için onun bunu yapacağına inanıyorum. Böylece Owen, bir başkasının zayıflığını azarlayarak kendi zayıflığını hissedene kadar konuştu. Kendi imanı döndü ona.
Ve geçmişi hatırladı. Şüpheyi ve zahmetini atlattığı geceleri. Artık hayır diyecek sözü yoktu. 3. gün geldi. 60 saattir hava bunaltıcıydı. Owen'ın kulübesindeki termometre 101 ile 113 derece arasında değişmişti. Sabah erkenden 108 dereceydi. "Fırtına bugün mü patlak verecek?" diye sordu Nodwengo'dan Owen. "Öyle diyorlar," haberci. "Ve havanın hissinden. Evet, çok büyük bir fırtına olacak. Hokosa ve doktorlar ovada ayinlerini yapıyor. Öğleden 2 saat sonrasına kadar onlara katılmak gerekmez." "Haç hazır mı?" diye sordu Owen. "Evet, kurulmuş. Ağır bir haç. 6 adam zar zor taşıdı." Haberci, "Bir ilacın yok mu? Yıldırım çarmıha düşecek gibi geliyor bana." "Dinle, Nodwengo," dedi Owen. "Bir ilaç biliyorum ama kullanmayacağım. Şu arabanın zincirini görüyor musun? Bir ucu toprağa, diğeri haçın tepesine bağlansaydı. En şiddetli fırtınayı bile güvenle atlatırdık. Ama kullanmayacağım. Biz cadı doktor muyuz ki oyunlara başvuralım? Hayır. Bırak imanımız kalkan olsun. Eğer yarı yolda bırakırsa, ölelim. Şimdi benimle dua et." Öğleden sonraydı. Ateş alanının etrafında binlerce kişi toplanmıştı. Bu düello haberi çok uzağa yayılmıştı. Neredeyse sürünemeyen yaşlılar bile burada olmak için gelmişti. Ve gökyüzü zaten yarı yarıya karanlıktı. Gök gürültüsü bulutları üst üste yığılıyordu. Meteor taşının etrafında Hokosa ve 20 kadar takipçisi duruyordu. Yılan derisi elbiseleri ve büyücü süsleriyle. Ellerinde insan uyluk kemiğinden yapılmış asalarla. Küçük bir ateş yanıyordu taşın önünde. Hokosa ara sıra aromatik yapraklar atıyordu ateşe. Ve kutsal taşın üzerine ilaç döküyordu. Karşı tarafta ise büyük beyaz bir tahta haç. Owen, Nodwengo ve John için. Kral, danışmanları ve nöbet tutan alay ise derenin kıyısında ayrı bir yerdeydi. "Fırtına şiddetli olacak," dedi kral huzursuz bir sesle. Batı gökyüzünde yıldırımlar durmaksızın parlıyordu. Elçi, "Oğlum bana bilgeliğinin bir planından bahsetti. Kullan onu, hayatın kurtulsun." "Yapamam," diye yanıtladı Owen. "Böyle yapmak efendiyi tuzağa düşürmek olur. Ama prens, bu düello onun borcu değil. Burada kalsın." "Kal, Nodwengo," diye yalvardı yaşlı adam. "Babamın bana önerdiğini düşünmemiştim," dedi prens acı bir gülümsemeyle. "Kraliyet kanından biri olarak, savaş saatinde kaptanımı bırakıp kadın gibi saklanmak. Hayır, belki ölüm orada beni bekliyor. Ama başka hiçbir şey beni bu girişimden geri döndüremez." "Çok güzel konuşulmuş," dedi kral. "İstediğin gibi olsun." Büyücüler topluluğu önce krala doğru yürüdü ve selam verdi. Sonra tanrılarına övgüler söylediler. Ve beyaz adamın tanrısına hakaret eden bir şarkı söylediler. Owen bunu sessizce dinledi. "O bir korkak," diye bağırdı sözcüleri. "Kralın arkasına saklanıyor. Haçının yanına gitmeye cesaret edemez. Çık dışarıya, küçük beyaz adam. Sana yıldırımları nasıl yönettiğimizi gösterelim. Etrafında savaş mızrakları gibi uçacaklar. Yere çöküp korkuyla çığlık atacaksın. Sonra seni yalayacaklar ve biteceksin. Övünmeyi bırakın," dedi kral kısaca. "Ve yerinize gidin. Eğer beyaz adam sizi fethederse bu sözlerin hesabını vereceksiniz. Hazır olacağız, ey kral." Ve tezahürat arasında istasyonlarına geri yürüdüler. Batıda tüm gökyüzü gece gibi siyahtı. Doğu ise hala mavi ve bulutsuz. Bir tabiat sessizliği, yoğun ve doğaüstü. Sıcaklık çok büyüktü. Hava demir taşının üzerinde görünür bir ısı dalgasıyla titreşiyordu. Birdenbire sessizlik, rüzgarın inleyen sesiyle bozuldu. Çimenler kıpırdadı, yapraklar titredi ve Owen'ın kaşına buz gibi bir nefes vurdu. "Hadi gidelim," dedi. Fil dişi haçı başının üzerinde kaldırdı. Derenin yanından geçip ahşap haça doğru yürüdü. Arkasından Prens Nodwengo, leopar derisi kraliyet elbisesiyle ve ardından John, keten cübbesiyle. Küçük alay göründüğünde bazı askerler alaylı bir şekilde güldü. Ama neredeyse anında sustu. Çünkü ne kadar kaba olsalar da, bu vahşiler, orada neşelenecek bir şey olmadığını sezdi. 3 adam tuhaf bir onurla yürüyordu. Yavaş ve sessiz adımlarla, fırtına bulutunun kenarından düşen o acayip ışık altında. Haça ulaştılar. Owen önde, Nodwengo sağda, John solda. Keskin bir rüzgar sardı alanı. Yağmurun hafif bir sisi geldi. Geçti. Fırtına mırıldandı. Uzakta patlamalar başladı. Büyük bulutlar kabardı, şimşekler fırladı. Hava belirsiz bir rüzgar fırtınasıyla doldu. Gök gürültüsü patladı. Dünya sarsıldı.
Yukarıdan aşağıya ışıklar kör edici biçimde düşüyordu. Yangın doktorları ileri geri koşuyor, asalarıyla işaret ediyor, ilaçlarını yere ve birbirlerine döküyordu. Owen ve iki yoldaşı ise sessizce duruyordu. Elleri kenetlenmiş, üstlerinde uzun beyaz haç yükseliyordu. Fırtına tam üstlerine geldi. Her bir patlaması öncekinden daha güçlüydü. Demir taşına darbeler indi. Büyücülerin figürleri cehenneme benzer bir tabloda yükselip alçaldı. Fırtına haç tarafına ilerledi. Ama o haça asla ulaşmadı. Owen'ın durduğu yere 50 adım mesafede bir ışık çaktı. Ve sonra, mucize, birden yağmur başladı. Yerden göğe uzanan bir su duvarı gibi. Ve rüzgar değişti. Batıdan esiyordu. Şimdi doğudan, güçlü ve sert. Fırtına kendi üzerine döndü. Geri bastırıldı. Ve haçın hemen eteğinde durdu. Sanki düz bir çizgi çekilmiş gibiydi. İleri giden bulutlar geri itildi. Batıda gökyüzüne yükselen siyah bir duvar. Doğuda ise beyaz haçın üzerinde mavi, kutlu bir ışık. 20 saniye durgunluk. Ve sonra tüm cehennem yere kavuştu gibiydi. Alevler yükseldi alçaldı. Gök gürültüsü dağları sarstı. Ve son korkunç ateşte, gökyüzü ateş seline döndü. Alevlerde Owen gördü. Adamların yere düştüğünü. Sendeledi ve haça tutundu. Duyuları yarı yolda bıraktı onu. Tekrar döndüğünde fırtınanın geçtiğini fark etti. Solgun toprağın yüzüne baktı. Ve 10.000 boğazdan yükselen fısıltı seslerini duydu. Korku ve hayranlık karışımı. Çünkü 21 büyücüden 11'i ölmüştü. 4'ü şoktan felç olmuştu. 5'i korkuyla kaçmıştı. Ve bir kişi, Hokosa'nın kendisi, yere çökmüş, tam bir umutsuzluk tablosuydu. Hepsi de bu değildi. Nesiller boyunca ateş halkının tapındığı insan şekilli meteor taşı. Parçalara ayrılmıştı. Halk gördü. Ve korku dolu boş bir inleme gibi bir ses yükseldi. Sonra sessizleştiler. Bir süre Owen ve arkadaşları da sessizdi. Kalpleri konuşmaya izin vermiyordu. Sonra Owen dedi ki, yılan Pavlus'un elinden zararsız düştüğü gibi. Yıldırım da benden geri döndü. Bize zarar vermek isteyenlerin üzerine döndü. Onları affedelim. Anlamadılar. Kardeşler, geri dönelim ve krala rapor verelim. Geldikleri gibi geri döndüler. Owen önde, haçla, yanında Nodwengo, arkasında John. Yaklaştıkça ortak bir dürtüyle hareket ettikçe, binlerce insan tek bir hamleyle diz çöktü. Owen'ın önünde, ona tanrı diye nitelendirerek tapınma sundular. Umsuka bile aynısını yaptı. Muhafızı ve danışmanlarıyla birlikte. Yalnızca Hokosa ayaktaydı. Parçalanmış tanrısının yanında duruyordu, onursuz ve çaresiz. "Kalk," diye haykırdı Owen dehşetle. "Kutsal olmayan şeyler mi yapacaksınız? Bir insana mı tapacaksınız? Kalk, emrediyorum." Kral ayağa kalktı. "Sen bir insan değilsin, haberci. Sen bir ruhsun. Sen bir ruh, sen bir ruh," diye tekrarladı kalabalık. "Ben ruh değilim, yalnızca bir insanım," diye bağırdı Owen. "Ama hizmet ettiğim ruh, gücünü bende gösterdi. Putlarınız onun kılıcıyla yıkıldı, ey ateş oğulları. Hokosa hala yaşıyor. Buraya gelsin." Hokosa'yı getirdiler. "Gördün, büyücü," dedi kral. "Ne söyleyeceksin?" "Hiçbir şey," diye yanıtladı Hokosa. "Yalnızca şunu, zafer haça ait ve onu vaaz eden beyaz adama. Onun büyüsü bizimkinden büyüktür. Onun emriyle fırtına durdu. Attığımız övünkler kafamıza döndü. Ve Tanrımızın başı bizi yok etmek için kullanıldı." "Evet," dedi kral. "Zafer haça ait. Ve bundan böyle bu topraklarda haça tapılacak. Ya da en azından başka hiçbir tanrıya tapılmayacak." Sonra döndü Owen'a. "Benimle gel, haberci. Yıldırım Rabbi. Veda. Yarın seninle konuşacağım." Ve kral, kraliyet evine götürüldü. Alaylar birer birer kapıdan geçti. Savaş şarkılarını söyleyerek. Karanlık büyük yerin üzerine çöktü. Ve uzakta, sopalarla savaşanların ve ölenlerin cesetleri görünüyordu. Kralın emriyle ölüm geldi. Bir çağ kapandı. Ve yeni bir çağ, yeni bir ışıkla başlıyordu. Ertesi gün Owen, kralı, birçok danışmanını ve vaftiz almaya uygun gördüğü 20 kişiyi daha götürdü. Ayrıca ilk dönen John'u, diğer habercilerle birlikte, aylarca sürecek olan kıyı yolculuğuna gönderdi. Yanlarına piskoposu tanıtan mektuplar verdi ve misyonerlerin çalışmalarında ona yardım edebilecek kişilere de ayrı mektuplar yazdı. Kilise, gün geçtikçe büyüyordu, yüzlerce ruha ulaşıyordu artık. Binlercesi ise eşiğinde bekliyordu. Şafaktan karanlığa kadar Owen çalıştı. Vaaz verdi, öğüt verdi, itirafları dinledi, hasatını topladı.
Karanlıktan gece yarısına kadar ise kutsal yazıların çevirisini inceledi. Nodwengo'ya ve birkaç kişiye okuyup yazmayı öğretti. Çabaları olağanüstü bir zaferle taçlandırılmıştı. Ama Owen, küçük kilisenin hayatını tehdit eden tehlikelerin de farkındaydı. Birçoğu gerçekten kabul etmişti. Daha da fazlası hoşgörü gösteriyordu. Ama yine de, yeni dine şüpheli ve gizli nefretle bakan kalabalıklar vardı. Bu garip değildi. Çünkü insanların kalpleri, eski geleneklerini bir günde aşamaz. Bir noktada Owen pes etmek zorunda kaldı. Amasuka, çok eşli bir toplumdu. Tüm yasaları ve gelenekleri çok eşlilikle iç içe geçmişti ve bu kurumu aniden, şiddetle ortadan kaldırmak, toplumun dokusunu yerle bir etmek demekti. Owen iyi biliyordu ki misyoner kilise, hiçbir insanın hem Hristiyan hem de çok eşli olmasına izin vermiyordu. Bu yüzden bu geleneğin hakim olduğu toplumlarda misyoner kilise, çok az ilerleme kaydedebiliyordu. Uzun tereddütler ve çekincelerden sonra Owen, sadece kutsal yazılara danışarak bir uzlaşmaya vardı. Birden fazla eşiyle evli olan bir adam, Hristiyan olabilecekti. Ama artık daha fazla eş almamak şartıyla. Dini kabul ettiği sırada evlenmemiş olan bir adam ise yalnızca tek eşle evlenebilecekti. Bu karar, ne kadar liberal olsa da, hem erkekler hem de kadınlar arasında büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. Ama bununla kıyaslanacak hiçbir şey yoktu. Owen'ın tüm savaşlara karşı vaaz vermesinin, savunma amacıyla dahi olsa savaşa karşı çıkmasının uyandırdığı duyguya ve büyücülüğü engelleyen, bir adamın, kokup suçlanmasına ve öldürülmesine yol açan cadılık suçlamalarını cinayet olarak ilan eden sert yasalara karşı duyulan öfkeye. Başta Owen, yurt dışına çıktığında binlerce kişi onu takip ediyordu. Mucizeler yapacağını sanıyorlardı. Şimşek ile yaptığı kahramanlıktan sonra buna kesinlikle inanmışlardı. Ama artık mucize yaratmıyordu. Sadece onlara, geleneklerine aykırı, düşüncelerine yabancı bir doktrin sunuyordu. Zamanla, yenilik ve hikaye solmaya başladı. Ateş tanrısına karşı kazandığı zafer bayatlamıştı. Dönüşümler istikrarlı bir şekilde sürerken, birçok insan beyaz adamdan ve onun doktrinlerinden yorulmaya başladı. Bu yorgunluk, en belirgin biçimde, sürekli firarlarla kendini gösterdi. Kralın alaylarının rütbeleri eriyordu. Başta Owen'ın tavsiyesiyle kral bu firarları görmezden geldi. Ama sonunda, tüm bir alayın şafakta kaçmayı planladığını öğrendi. O gece o alay, karanlıkta kuşatıldı ve ele geçirildi. Ertesi sabah kral alaya şöyle seslendi. Askerler, bunu Hristiyan olduğum için ve gereksiz kan dökülmesine izin vermeyeceğimi düşündüğünüz için yaptınız ve aptal olduğumu sandınız. Size aksini öğreteceğim. Her 20'den biri öldürülecek ve bundan sonra kaçmaya çalışan her asker de öldürülecek. Emir yerine getirildi. Owen karşı çıkacak bir kelime bulamadı ve sonuçta firar neredeyse sona erdi. Ama bu karardan önce kral, en iyi 8 ya da 9 bin askerini kaybetmişti. En kötüsü ise şuydu, bu askerler Hafela'nın dağ korumalarına katılmaya gitmişti. Ve kısa süre sonra yeniden ortaya çıkacaklar, taçlarını ya da silah gücüyle geri almaya çalışacaklardı. Şimdi yeni bir komplikasyon daha ortaya çıktı. Yaşlı kral, son ölümcül hastalığına yakalandı. Kısa süre içinde öleceği anlaşıldı. Bir ay sonra, Owen'ın kollarında huzur içinde vefat etti. Son nefesinde halkını Hristiyan dinine tutunmaya, Nodwengo'yu kral olarak kabul etmeye ve ona sadık kalmaya teşvik etti. Kral öldü. Aynı gün, Owen tarafından kasvetli bir törenle gömüldü. Ateş halkının kan kraliyet ailelerinin dinlenme yerine, bir Hristiyan rahibinin ilk kez ayak bastığı o toprağa. Ertesi gün Nodwengo, büyük bir törenle kral ilan edildi. Halkı ve kalan tüm ordu oradaydı. Ama bir kaptan, kardeşi Hafela için ağlamaktaydı. Nodwengo onu yakalatıp huzuruna getirdi. Adamım, dedi, bu taç giyme günümde elimi kanla lekelemeyeceğim. Dinle, Hafela'ya bağırıyorsun, git ve ona şu mesajı ilet. Söyle ki ben, Nodwengo, Unsuka'nın tacını, hem onun iradesinin hem de halkın iradesinin eseriyle devraldım. Hristiyan olduğumu ve Hristiyanların savaşı değil, barışı takip ettiğini söyle. Ama yine de, savaşmayı ve yönetmeyi unutmadığımı da söyle. Kulağıma ulaştı ki bana büyük bir güçle saldırmak ve tahtıma el koymak istiyor. Eğer gelmeyi seçerse, ben onu karşılamaya hazırım. Ama gelmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü gelirse ölümünü bulacak. Bırak olduğu yerde huzur içinde kalsın ve tebaam olsun.
Ya da kendine bağlı olanlarla uzaklaşsın ve kendi krallığını kursun, ben onu takip etmem. Ama bana, kendi efendisine karşı mızrak kaldırmaya cesaret etmesin. Bu isyan olur ve isyancının felaketini bulur. Defol ve yüzünü burada bir daha gösterme. Adam üzülmüş bir şekilde sessizce uzaklaştı. Ama o konuşmayı duyanların hepsi tezahürat yaptı, çünkü iddia, rütbeden rütbeye yayıldı ve halk öğrendi. Hristiyan olan Nodwengo, kadınsı biri değildi. Ve bunu kısa sürede kanıtladı. Yaşlı kralın yönetimi gevşekti. Nodwengo'nunki ise demir gibiydi. Zulüm uygulamadı, kimseye haksızlık etmedi. Ama disiplini sertti ve kısa sürede alaylar, daha önce hiç ulaşmadıkları bir yetkinlik düzeyine getirildi. Üstelik artık istediklerinde evlenmelerine izin veriliyordu. Şimdiye kadar kendilerine çok görülen bir lütuf. Owen'ın yardımıyla Nodwengo, kral ve çevresindeki tepelerin tahkimatı içinde tamamen yeni bir sistem tasarladı. Bu sistem, o yeri neredeyse ele geçirilemez hale getirecekti. Bu ve buna benzer güçlü, ileri görüşlü eylemler, ulusa yeni bir yürek kattı. Söylentilere göre Hafela bile artık saldırı fikrinden tamamen vazgeçmişti. Ama bazıları bu değişikliklere pek sevgiyle bakmıyordu. Hokosa da onlardan biriydi. Ateşle yapılan düellodaki yenilgisinden sonra ruhu ezilmişti. Şimdiye kadar kendi tanrısının ya da fetişinin koruyucu etkisine büyük ölçüde inanmıştı ve bu inancın, rahiplerini yıldırımdan koruduğunu düşünüyordu. Geçmiş günlerde, o düzlükte büyük fırtınalar patladığında, o durur, başının etrafına döner ve oradan zarar görmeden çıkardı. Bu ona büyücülük adını kazandırmıştı. Gerçekte bu güvenlik şansa bağlıydı. Zaman zaman gerçekten bir rahip öldürülürdü. Ama arkadaşları bunu, adamın bir ayini ihmal etmesine ya da gökyüzünün öfkesine yorarlardı. Şimdi Hokosa, tüm bu inançların yıkıldığını görmüştü. Kontrol edebileceğini iddia ettiği yıldırım, Hristiyan haçının dibinden geri dönmüştü. Tanrısını yok etmişti, yoldaşlarını ise cesetlere. İlk başta Hokosa üzgündü. Ama zamanla umut geri geldi. Görevlerinden ve gücünden mahrum bırakılmış, ülkenin en büyüklerinden, kraldan sonra gelen ilk konumundan düşürülmüştü. Yine de ona zarar verilmemişti, şiddet görmemişti. Zengin ve huzurlu kaldı. Açık gözler ve açık kulaklarla izledi, dinledi, gelgit dönene kadar bekledi. Ve uzun süre beklemeyeceği anlaşılıyordu. Bunun nedenleri vardı. "Neden burada bir kayadaki akbaba gibi oturuyorsun?" diye sordu karısı Noma, ona bağlanmış olan bu kadın. Hafela ile birlikte olup, yaklaşan savaş için ona bilgeliğinle yardım etsene. "Çünkü ben bir kral akbabasıyım ve hasta boğanın ölmesini bekliyorum," diye yanıtladı, altındaki büyük yeri işaret ederek. "Söyle, ben Hafela'yı alıp kendim için işaretlediğim leşi avlamaya mı göndereyim?" "Şimdi iyi konuşuyorsun," dedi Noma. "Boğa garip bir hastalıktan muzdarip ve o öldüğünde başka biri sürüye önderlik etmek zorunda." "Öyle," diye yanıtladı kocası. "Ve bu yüzden sabırlıyım." Bu konuşmadan kısa bir süre sonra yaşlı kral öldü. Ama Hokosa'nın beklediğinden çok farklı sonuçlar ortaya çıktı. Hristiyan olduğunu gösteren Nodwengo, şaşırtıcı biçimde güçlü bir yönetim sergiliyordu ve asanın elinden kayması, beyaz öğretmen rehberlik ettiği sürece, pek mümkün görünmüyordu. "Şimdi ne yapacaksın, Hokosa?" diye sordu karısı Noma bir gün. "Sonunda Hafela'ya mı döneceksin?" "Hayır," diye yanıtladı Hokosa. "Kadim bilgime danışacağım. Dinle. Her ne kadar yanlış görünse de, şu doğru, sihir var ve ben onun efendisiyim. Bana göre beyaz adam bu sanatta benden büyüktü. Ama son zamanlarda onu izledim ve öğretilerini dinledim ve artık bunun böyle olmadığına inanıyorum. Başlangıçta benim planlarım vardı. Rüyada ya da başka şekilde. Yıldırımı tekrar başımın üstüne fırlattığı doğrudur. Ama bunların kaza olduğunu düşünüyorum. Ve o bize defalarca büyücü olmadığını söyledi. Eğer öyleyse, yenilebilir." "Nasıl, koca? Nasıl mı?" "Büyücülükle. Bu gece, Noma, senin yardımınla ölülere danışacağım. Geçmişte yaptığım gibi ve geleceği, yalan söyleyemeyen dudaklardan öğreneceğim." "Öyle olsun," diye cevap verdi Noma tutkuyla, ama gözleri parlıyordu. Çünkü bir kez sihir kadehini tatmış olanlar, her zaman yeniden içmeye çekilir. Soğuk rüzgardan korksalar bile. Gece yarısıydı. Hokosa, eşiyle birlikte Amasuka krallarının mezarlık alanında duruyordu. Owen göreve gelmeden önce burası, ziyaret edilmesi yalnızca belli anlara özgü bir yerdi. Parlak ayın altında bile yer,
kasvetli, ağır bir hava taşıyordu. Burada, tepelerin göğünde, 500 ila 1000 feet yüksekliğinde taş duvarlarla çevrili bir amfiteyatro vardı. İçinde büyük mimoza dikenleri yetişiyor ve onların üzerinde, insan eliyle değil, doğanın yerleştirdiği granit sütunlar yükseliyordu. Amasuka, iyi bir içgüdüyle bu sütunları seçmişti, ölüm döşeğinde yatan her monarkın ayak ucunda yatan hanedanı için uygun anıtlar olarak. Bu dikili taşların en küçüğü, yaklaşık 50 feet yüksekliğinde olanı, Umsuka'nın dinlenme yerini işaretliyordu. Owen, kendi elleriyle Granite Ölü Kral'ın adını ve ölüm tarihini kazımıştı. Ve üstüne bir haç sembolü. Bu sütuna doğru Hokosa ıslak çimenlerin arasından geçti. Ardından Noma. Şimdi oradaydılar. Her iki yanda, mezara benzeyen küçük bir toprak yığınının yanında duruyorlardı. Halkın geleneğine göre Umsuka oturarak gömülmüştü. "Ne istiyorsun ve ne yapmak istiyorsun?" diye sordu Noma, alçak bir sesle. Cesur olsa da, yer ve an onu derinden etkiliyordu. "Ölülerden bilgelik istiyorum," diye yanıtladı Hokosa. "Daha önce söylemedim mi sana? Ve senin yardımınla bunu başaramaz mıyım?" "Hangi ölüden, koca?" "Umsuka kraldan. Ona yaşarken hizmet ettim ve sonunda o beni yanından uzaklaştırdı. Şimdi o bana hizmet edecek ve ben onu geri çağıracağım. Bu sembol seni yenmez mi?" dedi Noma ve granitteki oyulmuş haça işaret etti. Bu sözlerle aniden bir öfke dalgası büyücüyü sarstı. Gözleri parladı, dudakları titredi ve çarmıha tükürdü. "Gücü yok," dedi. "Lanetli olsun, onu kutsal sayan. Gücü yoktur. Ama yine de, o beyaz yalancının hikayesine göre bile, onun gölgesinin altında yapacaklarım mümkündür. Ölüler dirilir. Ölü krallar ölümden sürüklenerek mezarın sırlarını anlatmaya zorlanabilir. Hadi, gel, işe başlayalım. Ne yapmalıyım, koca? Orada oturacaksın, bir ceset gibi. Biraz sonra sanki öleceksin. Evet, ruhun seni terk edecek. Ben de bedenini, altında uyuyanların ruhlarıyla dolduracağım. Ve o dudaklardan, ona bilinenlerin hepsini öğreneceğim." "Berbat," dedi Noma. "Korkuyorum. Başka türlü yapılamaz mı?" "Yapılamaz," diye yanıtladı. "Ölülerin ruhlarının şekli ya da biçimi yoktur. Görünmezdirler ve ancak rüyalarda ya da, ruhu ile bedeni henüz ayrılmakta olan birinin dudaklarından konuşabilirler. Korkma. Hayalet seni terk etmeden önce, ceset soğuyana kadar, kendi hayaletin onu elinde tutar." "Seni korkak sanmıyordum, Noma." "Korkak değilim, bildiğiniz gibi," diye tutkuyla yanıtladı. "Son günlerde birlikte birçok sihir eylemine cesaret ettik. Ama bu, korkunç. Ölmek, bedenimi ölülerin hayaletinin evi yapmak. Belki o hayalet girdikten sonra orada kalır ve ruhumu evsiz bırakır. Ya da kalbi öyle kapatır ki, bir daha açılamaz. Önceki gibi transa girilerek yapılamaz mı? Söyle bana, Hokosa, ölülerle bu şekilde kaç kez konuştun?" "3 kez, Noma." "Peki o 3 kişiye ne oldu?" "İkisi yaşadı ve zarar görmedi. Üçüncüsü öldü, çünkü uyandırmak için gereken ilaçlar yeterli değildi. Ama hiçbir şeyden korkma. Yanımda en iyi şeyler var, Noma, sıkıntımı biliyorsun. Ya bilgeliği kazanacağım, ya da sonsuza dek düşeceğim. Ve yalnızca sen yardım edebilirsin bana. Bu yeni kural altında artık ne bir genç ne de bir hizmetçi büyü için bulunabilir. O zaman seç, geri mi gidelim, ileri mi?" "Ben seçtim," diye yanıtladı Noma. "Hiçbir girişimden şimdiye kadar geri dönmedim. Şimdi de dönmeyeceğim. Hayat gelsin, ölüm gelsin, kendimi isteğinize teslim edeceğim. Ama az kadın buna cesaret eder, bilin. Bunu sizin için değil yapıyorum, Hokosa. Gücü aradığım için yapıyorum ve sadece düşenler böyle kazanabilir. Ayrıca, her şeyi seviyorum. Garip olan her şeyi, ölülerle iletişim kurmayı, bir an için bile olsa, bir kralın ruhunu göğsümde taşımayı. Yine de uyarıyorum, büyüde hata yapma. Çünkü ölürsem, yaşamak ve büyük olmak isteyen ben, seni rahatsız ederim ve intikamımı alırım." "Ah, Noma," dedi Hokosa. "Senin için bir tehlike olduğuna inansaydım, bunu senden ister miydim? Seni seviyorum, biliyorsun. Güçten çok, hayatımdan çok, var olan ya da olabilecek her şeyden çok. Biliyorum ve ona güveniyorum," diye yanıtladı kadın. "Şimdi başla, cesaretim gitmeden önce." "İyi," dedi Hokosa. "Tepenin üzerine otur, başını taşa daya." Noma itaat etti. Hokosa hazırladığı deri kayışlarla bileklerini ve ayak bileklerini bağladı, cesetlere yapıldığı gibi. Sonra önünde diz çöktü, ciddi bir bakışla gözlerinin içine baktı ve mırıldandı.
İtaat et ve uyu. Kısa sürede uzuvları gevşedi. Başı öne eğildi. Uyuyor musun? Diye sordu Hokosa. Uyuyorum. Nereye gideyim? Gerçek uyku bu. Beni test et. Beyaz adamın evine geç, rakibim. Onunla mısın? Onunla birlikteyim. Ne yapıyor? Yatağında uyuyor. Uykusunda bir kadın ona sevdiğini söylüyor. Ama görevin aşktan daha fazla olduğunu da. Ah, beni geri çağır, kalamıyorum. Bir varlık onu koruyor, beni oradan itiyor. Geri dön, dedi Hokosa, sarsılarak. Altındaki topraktan geç ve ne gördüğünü söyle. Kralın bedenini görüyorum. Ama kraliyet süsleri olmasaydı, kimse onu tanıyamazdı. Geri dön ve ruhunun gözleri açık olsun. Etrafında ne gördüğünü söyle. Ölülerin gölgelerini görüyorum, diye yanıtladı. Etrafında duruyorlar, öfkeli gözlerle sana bakıyorlar. Ama yaklaşmaya çalıştıklarında bir şey onları geri itiyor ve ne söylediklerini anlayamıyorum. Umsuka'nın hayaleti aralarında mı? Aralarında. Geleceği bana kehanet etmesini söyle. Ona emir verdim ama cevap vermiyor. Eğer konuşacaksa, bedenimi dudaklarından yapmalı. Ve önce bedenim boşalmalı, onun için yer açılmalı. Söyle, ruh zorla harekete geçirilebilir mi? Zorla geçirilebilir. Ya da hala bu noktanın yakınında asılı duran parçası, eğer bildiğin kelimeleri söylemeye cesaret edersen. Ama önce ev hazır olmalı. Sonra sözler söylenmeli ve her şey, bir insanın 300'e sayabileceği süre içinde yapılmalı. Çünkü kan pıhtılaşmaya başlarsa, kalbini sonsuza dek durdurur. Dinle, dedi Hokosa. Vereceğim ilaç işini yaptığında, ruh bedenden ayrılacak ama gitmeyecek. Onu ne cezbediyorsa, ne tehdit ediyorsa tutacak ve ölüm ipi kesilmeyecek. Et ve hayalet sonsuza dek ayrılmayacak. Duyuyorum ve itaat ediyorum. Hızlı ol, yoruluyorum. Hokosa kesesinden 2 ilaç çıkardı. Biri kutudaki macun, diğeri kabaktaki sıvı. Macunu alıp büyülenmiş kadının önünde diz çöktü, hızla ağız ve boğazının mukoza zarına sürdü. Kulaklarına, burun deliklerine ve göz köşelerine de sürdü. Etki neredeyse anında oldu. Kızın güzel yüzünde korkunç bir değişim başladı. Ölümün son değişimi. Yanakları çöktü, çenesi düştü, gözleri açıldı, teni titreşerek sarardı. Büyücü her şeyi parlak ay ışığında gördü. Sonra kutsal olmayan bir dramadaki kendi payını üstlendi. Yaptığı şeyler tarif edilemez. Çünkü tarif edilmemeli. Endor cadısı hiçbir formül tekrarlamadı ama ölüleri diriltti. Büyücü Hokosa da öyle yaptı. Yüzünü mezarın gri tozuna gömdü, dudaklarıyla toza üfledi, tozu tuttu ve başını kaldırdığında, işte bak, yüzü kül gibi griydi. Sonra mucize başladı. Önündeki kadın bir ceset olarak kaldı. Ama o cesedin dudaklarından bir ses çıktı. Ve bu ses korkunçtu. Çünkü aksanı ve tonu erkeksiydi. Ama konuştuğu enstrüman, yani Noma'nın boğazı, tamamen kadınsıydı. Ama bu ses, ölü kral Umsuka'nın sesi olarak tanındı. Neden beni dinlenmemden çağırdın, Hokosa, diye mırıldandı kıvrılmış cesedin dudaklarından gelen ses. Çünkü geleceği öğreneceğim, ey kralın ruhu, diye yanıtladı büyücü, cesurca ama selam vererek. Öldün ve önündeki tüm kapılar açıldı. Sahip olduğum güçle sana emrediyorum, orada kendimle ilgili ne gördüğünü göster. Amacıma ulaşmak için yolu bana göster. Hemen cevap geldi, her zaman aynı korkunç sesle. Bu dünya için kaderini dinle, büyücü Hokosa. Rakibini yeneceksin, beyaz adam, haberci. Ve senin elinle ölüme geçecek, sizin tekrar buluşmanız gereken belirlenmiş yere. Bununla, tutunduğun yere ihanete uğrayacaksın. Kaybedeceksin istediğin şeyi ve sevdiğin şeyin peşinden gideceksin. Hatanın mezarında gerçeği bulacaksın. Günahın derinliklerinden doğruluğu koparacaksın. Bu sözler tekrar kulağına düştüğünde, o zaman, büyücü, onları bir işaret olarak kabul et. Ve kalbinin dönmesine izin ver. Gördüğün şey seni yukarı kaldıracak. Ulusun üzerinde yükseleceksin ve halkın sesi çağdan çağa seni övecek. Ama sonunda yargı gelir. Günah ve kurtuluş çabaları bir arada olacak ve o saatte, büyücü, sen. Ses konuşmaya devam etti, önce güçlü, sonra giderek zayıfladı. Kadının bedeninden yaşam kıvılcımları ayrılırken ses de yavaşladı ve sonunda tamamen durdu. O saatte bana ne olacak, diye sordu Hokosa hevesle, kulaklarını Noma'nın dudaklarına yapıştırdı. Cevap gelmedi. Büyücü anladı. Daha fazla beklerse karısını ölümden geri getiremeyecekti. Terini silerek, bir eliyle gözlerine,
diğeriyle sıvı kabağına uzandı ve başını geri iterek içindekileri boğazından aşağı döktü. Bekledi. Hareket yoktu. Derin bir korkuyla bir bıçak kapıp damarını kesti, sonra kabaktan kalan sıvıyı aldı ve alnına, boğazına, kalbine sürttü. Noma'nın parmakları kıpırdadı. Sonra korkunç kasılmalar, acının tüm belirtileri ve hayat ona geri döndü. Yaralı kolundan yavaşça kan akıyordu. Başını kaldırdı ve konuştu. "Beni buradan götür," diye bağırdı. "Yoksa delireceğim. Konuşulamayacak kadar korkunç şeyler gördüm ve duydum." "Ne gördün ve duydun?" diye sordu Hokosa, kayışları keserken. "Bilmiyorum," diye yanıtladı Noma ağlayarak. "Ama ölümün tüm mesafeleri gözümün önünde açıldı. Evet, ölümün mesafelerinde seyahat ettim. Orada kral olanla tanıştım ve o soğuk, içimde, kalbime konuşuyordu. Ayrılırken doğurmak üzere olduğum çocuğa baktı ve onu lanetledi. Kesinlikle lanetledi. Beni buradan götür, en kötü adam, büyün yeter. Bugünden itibaren lanetlendim. Korkma, diye yanıtladı Hokosa. Az öteye giden yolculuğu yaptın ve geri döndün. Ama söz verdiğim gibi, geri döndün. Ve aradığın büyüklük, seni karşılıyor. Bak, şafak doğuyor. Hayatın şafağı, gücün şafağı. Ölüm ve utanç sisleri önümüzden çekildi. Yol açık, ölüler bana gösterdi. Evet, diye yanıtladı Noma. Ama şafak geceyi takip ettiği gibi, gece de şafağı takip eder. Ve karanlıkta ve gün ışığında, sana söylüyorum. Büyücü, bundan sonra ben lanetliyim. O kadar emin olma. Ölülerin seninle ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama aklımda hala çok sayıda söz var. Ve bunların çok sayıda anlamı var. Hayır, benimle daha fazla konuşma. Bu korkunç evden uçalım. Bu hayaletlerin yerleşim yerinden. Onu ihlal ettik. Böylece büyücü ve eşi o ciddi yerden sessizce çıktılar. Ve yola çıkarken, şafak ışınlarının beyaz haçı aydınlattığını gördüler. Ateş ovasında dikilen o beyaz haçı. Haftalar geçti. Hokosa kralında oturuyor ve büyük bir plan örüyordu. Artık kimse ondan şüphelenmiyordu, çünkü yeni inançtan iyi sözlerle bahsediyor, ateş tanrısının sahte bir tanrı olduğunu söylüyordu. Kral önünde alçak gönüllüydü, devlet işlerinden çekilmek istediğini söylüyordu. Tek arzusunun sürülerine ve bahçesine bakmak, seçtiği yeni eşiyle huzur içinde yaşlanmak olduğunu söylüyordu. Owen da onu karşıladığında nazikçe selamlıyor, kilisesi için getirdiği mısır ve sığır bağışlarına teşekkür ediyordu. Bir gün Hafela'dan bir haberci geldi ve Hokosa'ya bir teklifte bulundu. Hokosa onu dinledi, uzaklaştırdı ve konuyu kralın konseyine sundu. Ama o haberci, kraldan ayrılırken Hafela'nın kulağına gizli bir kelimeyi geri taşıdı. "Her zaman kış değildir," demişti Hokosa. "Ve belki baharda benden haber alırsın." Ve şunu da eklemişti, "Prens Hafela'ya söyle, yüzümün ona fırtına gibi olduğunu. Ama bulutların arkasında güneş her zaman parlar." Sonunda bir gün geldi. Karısı Noma yatağa düştü. Hokosa ona yalnız başına baktı. Çocuk doğduğunda yüksek sesle inledi, yüzüne bakmasına izin vermedi. Ama dayanamadı. "Sana lanetli olduğunu söylememiş miydim?" diye bağırdı. "Götürün bunu," dedi ve geri çekildi. Çocuğu aldı ve gecenin karanlığında hayvan bahçesine gömdü. Bundan sonra, Noma'nın zihnine hakimiyet ele geçirmesine rağmen, onu hiç fazla sevmemişti. Ama kocası Hokosa'dan nefret ediyordu. Yine de onu bırakamıyordu. Üzerinde çektiği bir güç vardı. Ama ona olan nefreti de her geçen gün büyüyordu. Çocuk doğduktan sonra güzelliği arttı. Ama bu kötü bir güzellikti, bir cadının güzelliği. Ve bu kader ona musallat oldu. Karanlıktan korkuyor, güneş battıktan sonra asla yalnız kalmıyordu. Hastalığından iyileştiğinde, Noma bir gece kulübesinde oturdu. Hokosa da orada, onu izliyordu. Akşam sıcaktı, ama kulübede ateş yanıyordu. Ve Noma ateşin başında, omzunun üzerinden sürekli geriye bakarak çömeliyordu. "Neden ateşin başında duruyorsun, hava bu kadar sıcakken?" diye sordu Hokosa. "Çünkü ışıktan uzak olmaktan korkuyorum," diye yanıtladı. Sonra ekledi, "Ah, lanet adam. Kendi amaçların için beni büyüledin. Ve benden doğanı, karanlığa gönderdin. O gölgeler benden hiç ayrılmayacak. Bunun üstüne bir de bana yemin ettin ki büyük olacağım, ama beni büyük yapacak olan şeyi benden aldın. Boşuna mı yaptım o ölümün derinliklerine o korkunç yolculuğu? Ve yine de burada, güneşte oturan, ama yaş başında çalıdaki don gibi birikip kaybolan biri yanında, ikinci eşi olarak yaşıyorum. Tüm yüksek planların nerede şimdi?
Bilgelik meyvesi nerede, senin için topladığım? Cevap ver, büyücü, nefret etmeyi öğrendim ama kaçamıyorum senden. Gerçekten, dedi Hokosa acı bir sesle. Tüm günahlarıma rağmen başıma ağır bir kader düştü, nefret eden bir kadına tapınıyorum. Ama bir teselli kaldı, hayatımı almaya cesaret edemiyorsun. Ve ne söylüyorsan söyle, ben sana bir şey emrettim. O emre itaat etmelisin. Evet, karanlıktan korkuyorsun Noma. Ama sana kalkıp kralların mezarlığına gitmenizi emredebilirim. Uzun gece boyunca yalnız dur orada. Buna itaat etmek zorunda kalırsın. Gel, emrediyorum, git. Hayır, hayır, diye inledi Noma korkuyla. Ama kalktı ve kapıya doğru yürüdü, elleri yalvarırcasına titriyordu. Geri gel, dedi Hokosa. Ve dinle. Eğer bir avcı vahşi bir köpek yetiştirdiyse, onu sadece sevgiyle değil, gerekirse korkuyla evcilleştirir. Ben avcıyım, Noma. Sen ise benim tazım. Bu lanet üzerimde olduğu için sensiz yaşayamıyorum. Ama seni elimden geldiğince akıllıca yönetmem gerekiyor. İnan bana, sana korku ya da acı vermek istemiyorum. Bu hasta hayaller gerçek değil. Böyle vakaları gördüm ve yeni yüzler, yeni yerlerle iyileştirilebildiklerini biliyorum. Noma, sanırım, kadınların geleneğine göre, bu son hastalıktan sonra bir yolculuğa çıkman gerek. Arınma için, nereye gideceğim ve kim benimle gidecek, diye somurtkan bir şekilde sordu. Yoldaşlar bulacağım, gizli ve yetenekli kadınlar. Ve nereye gideceğini söyleyeyim. Prens Hafela'ya elçilikle gideceksin. Noma'nın gözleri parladı. Orada kalmamdan korkmuyor musun, diye sordu yavaşça. Prensin beni sana geri vermekten fazla memnun olmayacağını sanıyorum. Benim için ödediğin bedel büyük olmalı, Hokosa, ve belki bir kralın ölümüyle ilgiliydi. Korkmuyorum, diye yanıtladı Hokosa dişlerini sıkarak. Çünkü biliyorum, iradem seni takip eder. Ben onu kesmeyi seçmedikçe, sen o ipi koparamazsın. Ben emrediyorum, sadık kalacaksın ve geri döneceksin. Ve bu emirlere itaat etmek zorundasın. Dinle, diye devam etti. Az önce bana alaycı bir şey yaptın, güneşte oturup sana hiçbir şey getirmediğimi söyledin. Peki, seni öne çıkartacağım. İkimiz için, ama çoğunlukla senin için. Prens Hafela aracılığıyla. Bu kraldan ayrılamam, gece gündüz izleniyorum. Ama yapacak işlerim var burada. Sen gideceksin. Oraya ulaştığında beklemene gerek yok. Prens Hafela'nın kasabasına gidinceye kadar dağları geçersin. O seni memnuniyetle kabul edecektir. Sonra şu mesajı kulağına fısıldayacaksın. Bunlar kocam Hokosa'nın sözleri, sana teslim etmem için ağzıma koyduğu sözler, ey prens. Onlara kulak verin ve büyük olun. Reddedin ve küçük, önemsiz biri olarak ölün. Ama önce şu bedel için kutsal yemin edeceksin. Eğer Hokosa'nın bilgeliği gözünde değer taşıyor ve onun sayesinde zafere ulaşıyorsan, senden sonra, kral, Hokosa, ülkemizde ilk kişi olacak. Ordunun generali, konseyin kaptanı, doktorların başı ve Nodwengo'nun sığırlarının yarısı ona verilecek. Ayrıca, yeni inancı bu topraklardan bir yabancı ot gibi söküp atma gücü ve ona tutunanlara istediği gibi davranma hakkı. Şimdi, Noma, bu yemini ona verdiğinde ve o kabul ettiğinde, mesajı şöyle sürdüreceksin. Bunlar Hokosa'nın diğer sözleridir. Bil ey prens, kral kardeşin çok güçlendi. Büyük savaşlarda deneyim kazanmış bir asker ve beyaz adam da ona kaleler ve surlar inşa etmeyi, insanları eğitmeyi ve disipline sokmayı öğretti. Açık savaşta onu fethetmek neredeyse imkansız. Ama yılanlar insanların yürüyemediği yerlerde sürünebilir. O halde, prens, bir yılan gibi ol. Kardeşine, krala şunu söyleyeceksin, kardeşim, benden önce seçildin ve kral yapıldın. Bu yüzden kalbim acı içinde ve sana savaşmak için güç topladım. Ama bir başkası bana farklı bir şey danıştı. Eğer savaşırsak, sonunda ikimiz de hayatta kalmayabiliriz ve halk yok olacak. Kuzeyde iyi ve geniş bir toprak var, az insanın yaşadığı bir yer. Oraya gidebilirim. Aramıza dağlar ve nehir koyarız. Orada ben de kral olabilirim. Bu topraklara ulaşmak için büyük yerinizden çok uzak olmayan bir geçitten geçmem gerekiyor. Kadınlarıma ve çocuklarıma saldırmamanızı, onların önünde nöbet tutmamanızı istiyorum. Huzur içinde geçelim, kardeşim, kavgamız böyle sona ersin. Ama eğer bana tek bir mızrak bile atarsan, o zaman sana savaş vereceğim. Talihimi senin talihinle karşı karşıya getireceğim ve Tanrım senin Tanrına karşı çıkacak. Bu sözleri krala, Nodwengo'ya ileteceksin.
Bunu duyduğunda, kalbi nazik ve savaş aramayan Nodwengo yumuşayacak ve şöyle diyecek, huzur içinde git, kardeşim, ve o toprakta huzur içinde yaşa. O zaman, Hafela, sığırlarının ve kadınların çoğunu o geçitten öne göndereceksin. Onları düzlükte seni beklemek üzere çağıracaksın. Bir süre sonra askerlerinle onları takip edeceksin. Ama bu askerler savaş dizisinde yürümemeli. Savaş kalkanları demetler halinde taşınmalı, mızraklar ise sarılı olmalı. Yolculuğunun 6. gününde, sığırların ve kadınların geçtiği o geçidin ağzında kamp kuracaksın. O gece, karanlık çöker çökmez, ateşlerinizi yanan bırakacak, bazı adamları etrafta geride bırakacak ve vadinin üzerinden çok hızlı geçeceksin. Şafaktan 1 saat önce ikinci dağ sırasına ulaşacak ve onları geçeceksin. Kanyon boyunca, kralların mezarlığından geçerek. Burada bir ateş yakacaksın. İzleyenler bunu bir çobanın ateşi sanacak. Ama ben, Hokosa, izleyeceğim. Ve o ışığı görür görmez, güvendiğim bazı kişilerle birlikte küçük kuzey kapısına süzüleceğim. Koruyucuları mızrakla indirecek ve kapıyı açacağız. Ordunun geçebileceği bir kapı. Sonra, alaylar uyanamadan ve içindekiler silahlanmadan, iç duvarlara saldıracaksın. Yanan kulübelerin ışığında, sakinleri mızrakla işleyeceksiniz. Ve doğan güneşin ışınları, seni kral olarak taçlandıracak. Hokosa konuşmasını bitirdi. Duydun mu? Dedi Noma'ya. Duydum. O zaman mesajı tekrarla. Noma onu kelimesi kelimesine tekrarladı, hiç hata yapmadan. Korkma, diye ekledi. Prensin önünde dururken hiçbir şeyi unutmayacağım. Sen bir kadınsın, ama tavsiyelerin iyi. Plan hakkında ne düşünüyorsun, Noma? Derin ve iyi yerleştirilmiş, diye yanıtladı. Ve kesinlikle başarılı olur. Bir şey olmasaydı. Beyaz adam, haberci, senin için çok zeki olacak. Dediğin gibi, insanların düşüncelerini okuyan biri. Ölüler insanların düşüncelerini okuyabilir mi, diye sordu Hokosa. Ya da okuyabilseler bile, onları pazar yerinde mi duyururlar, yoksa kralın kulağına mı fısıldarlar? Söylemedim mi, o sinyal ateşini görmeden önce haberci uyuyor olacak. Bunun için bir ilacım var, Noma. Kimsenin izini süremeyeceği, yavaş bir ilaç. Haberci derin uyuyabilir, Hokosa. Ama belki mesajı başka birine verir ve onunla birlikte büyüsünü de. Kim bilebilir? Yine de, koca, güç, büyüklük ve intikam için saldırıya geç. Darbeyi düşeceği yere düşür. 3 gün sonra, ölü doğurmuş bir çocuğun ardından arınma dağına yolculuğa çıkan bir kadın gibi. Noma yola koyuldu. Ateş halkının kadın geleneklerine göre, böyle bir kadının dağa gidip atalara kurban sunması ve ruhların öfkesini dindirmesi gerekiyordu. 4 baş öğretmen ona eşlik edecekti, hepsi Hafela'ya kaçan askerlerin eşleriydi. Kral Nodwengo da Hokosa'ya geleneği onaylayan başvuruyu yaptığında bunu fark etti. Öyle olsun, dedi kral. Ama ben bu tür ayinlere olan inancımı zaten kaybettim. Ayrıca, Hokosa, karın arkadaşlarıyla çıksa da, muhtemelen yalnız dönecek. Neden, kral, diye sordu Hokosa. Şundan, seninle seyahat edenlerin kocaları, Prens Hafela'nın kasabasındalar. Arınma Dağı da oraya giden yolun üstünde. Bu kadar ileri gittikten sonra, belki daha da ileri gidebilirler. Peki, bırakın gitsinler. Kalbi başka yöne dönenin burada olmasını istemiyorum. Ama belki, Hokosa, bu kadınlardan bazıları Prens'te elçi. Ve ona dikkatle baktı. Sanmıyorum, kral, dedi Hokosa. Kadınları ancak aptallar kullanır gizli haberler için. Dilleri çok uzun, anıları ya çok zayıf ya da çok belirsiz. Yine de duydum, Hokosa, birçok yerde kadınları garip işlerde kullandığını. Şimdi söyle, geçen gece ne yapıyordun o güzel cadı karınla orada, kralların mezarlığında? Oraya ayak basmak yasal değil. Hayır, inkar etme. Gece yarısından sonra vadiye girip şafak vakti geri dönerken görüldüm. Karın ise eve dönerken, sanki sarhoş gibi yürüyordu ve korku bilmez biri olarak bilinen yüzü. Korkuyla kasılmıştı. Adamım, sana güvenmiyorum. Akıllı olsaydım, seni buradan uzaklaştırırdım. Ya da öyle yakın tutardım ki, benim haberim olmadan neredeyse hareket edemezdin. Neden sana güveneyim, diye devam etti Nodwengo kararlı bir şekilde. Bir büyücü büyücülükten vazgeçebilir mi? Bir planlayıcı komplosundan, hayır, sular yukarı akmaya başlayana kadar, güneş gece parlamaya başlayana kadar bu olmaz. Tövbe sana dokunana kadar, kalbin değişene kadar ve bu benim için bir mucize olurdu. Sen babamın arkadaşısın ve o seni büyük yaptı.
Yine de prensimle plan yapıp onu zehirlemeye giriştin. Hayır, sessiz ol. Biliyorum, ama söylemedim, çünkü benim için değerli biri senin adına yalvardı. Sahte tanrının rahibi oldun, o tanrı düştü. Ama onu hala bırakmadın. Kralında oturuyor, uyuyor gibi yapıyorsun, ama senin uykunun, saldırı anını bekleyen yılanın uykusu olduğunu biliyorum. Beni nasıl zehirleyemeyeceğimi biliyor muyum? Babamı zehirlerdin, bana isyan çıkarırdın, kardeşimin askerlerini başıma musallat ederdin. Kral bunları düşünüyorsa hizmetçisi hakkında, diye yanıtladı Hokos'a alçak gönüllü ama onurlu bir sesle, yol açıktır, beni öldür ve huzur içinde uyu. Bir kralın kulağını dolduracak kadar kim olduğumu sanıyorum ki savunma yapmaya ya da onunla tartışmaya cesaret edeyim? Çok önce seni öldürmeliydim, Hokos'a, diye yanıtladı Nodwengo sertçe. Eğer biri senin için yalvarmasaydı, şimdi bile öyle yapardım. Kötülüğü yenecek iyilik olduğuna inandığım şu anda bile. Sen tahtımı kesecek bir balta gibisin, gelecekte onu destekleyecek bir çatı ağacı olabilecek biriyken. Ayrıca, uyduğum yasa bana, tam kanıt olmadan insanların kanını almama izin vermiyor. Henüz sana karşı kanıtım yok. Yine de, Hokos'a, zamanında uyarıl. Ve kalbini gömülmeden önce döndür. Nazik sözlerin ve şefkatli ilgin için teşekkür ederim, kral, dedi Hokos'a. Hem dünyada hem de ötesinde iyilik için. Ama sana söylüyorum, babanın eski günlerde yaptığı gibi öldürülmeyi ya da kardeşimin şimdi öldürmesini tercih ederdim. İkisi de benden nefret etsin ya da korkudan öldürtsün. Dünyamın büyüklerinin öldürmemesine borçlu olarak güvende yaşamaktan iyidir. Ve kraliyet selamını verip huzurundan ayrıldı. En azından bir adam bu, dedi Nodwengo, onun ayrılışını izlerken. Kimden bahsediyorsun, kral, diye sordu Owen, tam o anda içeri giren. Kapıda dokunduğum kişiden, haberci. Hokos'a büyücü, diye yanıtladı kral ve aralarında geçenleri anlattı. Onun bir adam olduğunu söyledim, diye ekledi, ve öyle de. Ama onu affetmekle yanlış yaptım. Kan dökeceğinden ve inanca bela getireceğinden eminim. Düşün, haberci, o adamın kalbinde ne kadar derin bir nefret ve öfke olmalı. Hem büyük hem de şimdi bu kadar küçük. Yeniden büyük olmaya çalışmaz mı? İntikam almaya çabalamaz mı? Olabilir, diye yanıtladı Owen. Ama öyle olsa bile fethedilmeyecek. Sana söylüyorum, kral, bu adamın kalbinde, kayanın içindeki su gibi gizlenmiş bir iyilik var. Ve onu fırlatacak çubuğu bulacağım ve çölü tazeleyeceğim. Kanını bulaştırmak için bir mızrak bulması daha olası, dedi kral sertçe. Ama öyle olsun. Peki şimdi, senin işin ne? Şu, kral, hizmetkarım John kıyı ülkelerinden döndü ve bana bir mektup getirdi. Kısa süre içinde 3 beyaz öğretmen başladığım işi sürdürmek için yola çıkacak. Rica ediyorum, onlara iyi davran ve koru. Başlangıçta dilinizi ya da geleneklerinizi çok az bilebilirler. Gerçekten yapacağım, dedi kral, büyük bir üzüntüyle. Ama söyle bana, haberci, neden kendini yakında yalnızca bir anı olarak konuşuyorsun? Bizi terk etmeyi mi düşünüyorsun? Hayır, kral, ama sanırım yakında geri çağrılacağım. Mesajımı verdim, görevim neredeyse bitti. Ve eve dönmem gerekiyor. Bunun için üzülmeni istemiyorum. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse, çok yoruldum artık, dedi ve hüzünlü bir gülümsemeyle ekledi. Hokos'a endişeli ve acı dolu bir şekilde eve döndü. Hiç tahmin etmemişti. Habercinin hizmetkarı, dediği Nodwengo'nun, planlarından bu kadar çok şey bildiğini. Düşüşü kendisi için zordu. Ama böyle ölçülüp tartılmak ve küçümseyerek affedilmek, bu neredeyse dayanılmazdı. Bunu yapan beyaz peygamberdi. Nodwengo'ya Hokosa'nın, merhum Kral Umsuka'yı zehirleme planına ortak olduğunu söylemişti. Bunu nasıl öğrendiğini tahmin etmek mümkün değildi. Onu izletmişti, ya da bizzat izlemişti. Nodwengo'yu ona karşı uyarmıştı. En kötüsü, küçümseyerek affetmeye cesaret etmişti. Hayatı ve güvenliği için savunmuştu, böylece dişleri çekili bir yılan gibi korunmuştu. Kapıda karşılaştıklarında, herkese ait olan gücü ve yeri çalmış olan bu beyaz adam, ona gülümseyip nazikçe selam vermişti. Ve büyüsünün yardımıyla onu okuyup, kral anlattıklarını yapmıştı. Bunun bir sonu olmalıydı. Ya haberciyi öldürecekti, ya da kendisi öldürülecekti. Hokos'a kralına ulaştığında, Noma'yı bir meyve ağacının altında oturmuş, boş boş boncuk iple uğraşırken buldu. Ev diğer eşi Zinti'ye kalmıştı. Zinti, siyaset ya da din yerine bira ve lapa düşünmeyi seven, yaşlı ve sakin bir kadındı.
Son zamanlarda Noma bu ağacın gölgesini rahatsız edici buluyordu. Çünkü altında, kazdırılmış olan, onun çocuğu yatıyordu. Kral yolculuğum için izin veriyor mu, diye sordu Noma, yukarı bakarak. Evet, memnuniyetle. Minnettarım, diye yanıtladı. Burada daha uzun kalsam, hayaletler ve anılarla birlikte, delireceğim gibi hissediyorum. Ve yakındaki bir noktaya baktı. İzin veriyor, diye devam etti Hokosa, onun bakışını fark etmeden. Ama şüpheleniyor bizi. Dinle, ve kral ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Beyaz adam seni yazdığı kitaplarda okuduğu gibi okudu, diye yanıtladı Noma, hafifçe gülerek. Çok zeki olacağını söylememiş miydim? Benim için önemli değil, çünkü yarın yola çıkıyorum. Sen de istediğin gibi ayarla. Ay, diye yanıtladı Hokosa dişlerini sıkarak. Evet, okumuştur beni. Ama söz veriyorum, yakında tüm kitaplar ona kapanacak. Peki şüphe veya keşif olmadan nasıl yapılır? Birçok zehir biliyorum, ama hepsi uygulanmalı. Kimsenin izini süremeyeceği bir yöntemle verilmeli. O zaman başkasına ver, suçu ona bırak, diye önerdi Noma tembel bir sesle. Hokosa cevap vermedi. Kralın kapısına doğru yürüdü ve açık olan kapıya yaslandı, düşüncelere daldı. Böyle dururken bir şey gördü. Ona doğru yürüyen bir kadın, başında küçük bir sepet taşıyordu. Meyveydi. Ve Hokosa onu tanıdı. Habercinin kulübelerinde çalışan biri, ya da daha doğrusu evinde çalışan biri. Owen artık küçük bir ev inşa ettirmişti ve yakınında bir şapel vardı. Bu kadın Hokosa'yı gördü ve ona bakarak duraksadı, konuşmak istiyormuş gibi ama korkuyormuş gibi. "Günaydın dostum," dedi Hokosa. "Kocanla nasıl gidiyor?" Hokosa iyi biliyordu. Bu kadının kocası onu artık istemiyordu ve yerine daha genç, daha çekici birini almıştı. Soru karşısında kadının dudakları titredi ve gözleri yaşlarla doldu. "Ah, büyük doktor," dedi, "neden kocamdan soruyorsun? Beni uzaklaştırdığını ve yerime başkasının geçtiğini duymadın mı? Bu kasabanın dedikodularını duyar mıyım?" diye sordu Hokosa, gülümseyerek. "Ama gel ve bana hikayeni anlat. Belki yardım edebilirim." Kadın etrafına baktı. Kimse yoktu. Hızla kapıdan içeri geçti ve Hokosa kapıyı kapattı. "Noma," dedi Hokosa, "işte bana kocasının onu terk ettiğini ve tavsiyemi almaya gelen biri. Ona süt getir." "Bazı eşler bunu bu kadar büyük bir kötülük bulmaz," diye yanıtladı Noma alaycı bir şekilde, emri yerine getirmek için ayağa kalkarken. Hokosa bu alaycı söze yüzünü buruşturdu ve ziyaretçisine döndü. "Şimdi hikayeni anlat. Ama önce söyle, neden bu kadar korkuyorsun?" "Korkuyorum, efendim," diye yanıtladı kadın, "kimse beni buraya girmiş görmesin diye. Çünkü Hristiyan oldum ve Hristiyanların büyücülerle danışması yasak. Benim durumum şu. Anlatmana gerek yok," diye araya girdi Hokosa, elini sallayarak. "Yüzünde okuyorum. Kocan seni uzaklaştırdı ve başka bir kadını seviyor, kendi üvey kız kardeşini, çocukluğundan beri büyüttüğün kişiyi." "Ah, efendim, doğru söylüyorsunuz. Duymadım. Sana bakıyorum ve görüyorum." "Söyle," ve eline toz alarak bakarak devam etti. "Evet, öyle. Dün gece kocanın kulübesine sessizce gittin. Bir köpek hırladı geçerken. Orada yeni eşiyle birlikte oturuyordu. Seni gördü ama görmüyormuş gibi yaptı. Kollarını boynuna doladı, gözlerinin önünde öptü ve okşadı. Sonunda dayanamadın ve kendini açığa vurup onları azarladın. Rakibin seni kışkırttı, adamı sert sözlerle coşturdu, ta ki sonunda bir sopa alıp seni kapıdan kovaladı. Omzunda o sopanın izi var." "Doğru, çok doğru," diye inledi. "Evet, doğru. Peki, benden ne istiyorsun?" "Efendim, kocamın rakibimden nefret etmesini ve kalbinin bana dönmesini sağlayacak bir ilaç istiyorum." "Bu güçlü bir ilaç olmalı," dedi Hokosa. "Genç ve güzel olan birine karşı, gençliğini geçirmiş ve çekiciliğini yitirmiş birine." "Ben olduğum gibiyim," diye yanıtladı kadın doğal bir onurla. "Ama en azından onu sevdim ve 15 yıl boyunca onun için çalıştım. Ve bu yüzden şimdi senden kurtulmak istiyor. Çünkü kralına yaşlı sığırlar yük olur. Ama bazen en iyileri onlar, efendim. Kırışıklıklar ve pürüzsüz cilt, bir yastık üzerinde garip görünür," diye ekledi, Noma'ya bakarak. Noma elinde bir kase süt taşıyordu. "Danışmanlık arıyorsan," dedi Hokosa çabucak, "neden beyaz adama, inandığın elçiye gitmedin? Ondan ilaç iste." "Efendim, ona gittim. Bana çok iyi davrandı. İşsiz kalınca iş ve yiyecek verdi. Ama böyle durumlar için ilaç olmadığını söyledi.
Sadece gökyüzündeki büyük adamın kocamın göğsünü yumuşatabileceğini söyledi. Dün gece ona dua ettim, biliyorsunuz ne başıma geldi. Sana olan şey, yalnızca sözlere güvenen aptalların başına gelen şey. Peki bana ne ödeyeceksin, eğer sana o ilacı verirsem? Ah, efendim, fakirim. Kocamın kralında kalıp yeni karısına hizmet etmek istemedim ve eski yasaya göre, çocuğum olmadığı için, o da sığır ve 5 keçimi aldı. Bir doktordan ücret ödemeden hizmet almaya cesaret eden biri, dedi Hokosa. Ama sana acıdığım için, az bir şeyle memnun olacağım. Bana o meyve sepetini ver. Çünkü karım hasta ve o meyveleri çok seviyor. Bunu yapamam, efendim, diye yanıtladı kadın. Çünkü bu sepet haberciye götürüyordum. O bunları biliyor ve bugün öğleden sonra dua ettikten sonra yiyecek. Vermediğimi fark eder. O zaman ilacını bırak, dedi Hokosa. Çünkü bu meyvelere ihtiyacım var. Kadın ayağa kalktı ve ona özlemle bakarak dedi. Efendim, eğer benzer meyvelerle yetinirseniz, nereden bulabileceğimi biliyorum. Ne zaman getirebilirsin? Şimdi, 1 saat içinde. Ve dönene kadar bunları rehin olarak bırakacağım. Ama haberciye de bazı meyveler götürmem gerekiyor. Çünkü o onları zaten görmüş. Farkı anlayabilir. Ayrıca söz verdim. Nasıl istersen, dedi Hokosa. 1 saat içinde Mayville dönersen, ilaç hazır olacak. Başarısız olmayacak bir ilaç. Kadın gizlice uzaklaştı. O gidince Hokosa karısına seslendi, meyve sepetini kulübeye getir. Kasabın öküzü kendisi öldürmesi en iyisidir, diye yanıtladı Noma anlamlı bir şekilde. Sepeti aldı ve yere koydu. Neden böyle konuşuyorsun, Noma? Çünkü bu meselede elim olmayacak, Hokosa. Daha önce de araç oldum ve bundan pek mutluluk kazanmadım. Bir katilin aracı olmayacağım. Eğer öldürürsem, ikimiz için öldürürüm, dedi tutkuluyla. Olabilir, Hokosa. Ya da herkes için, ya da gökyüzündeki Tanrı için. Bilmiyorum ve umursamıyorum. Ama diyorum ki, öldüreceksen, bunu kendi ellerinle yap. Çünkü eminim ki şans ona sıkı tutunuyor. Belki büyücülüğünü gösterdiğin zamandan daha da sıkı. Tüm kadınlar arasında sen en sapkınsın, dedi Hokosa, ayağını yere vurarak. Her şey bitmeden önce tekrar söyleyebilirsin, koca. Ama öyleyse, neden beni seviyorsun ve büyücülüğünle beni kendine bağlıyorsun? Düğümü kes ve ben kendi yoluma gideyim, sen de kendi yoluna. Kadın, yapamam. Ama yine de, dikkatli ol. Çünkü, ne kadar çabalasan da, benim yolum senin yolun olmalı. Ve ben onu kesmeyi seçmedikçe, sen o ipi koparamazsın. Sonra Hokosa ilaçlarını aldı ve onlardan ince bir toz çıkardı. Bir de 2 küçük karga tüyü. Bir meyve koydu önüne, tüy kalemlerden birini içine soktu ve ikincisini tozla doldurarak içindekileri fırlattı. Bu işlemi her meyvede 4 kez tekrarladı, onları teker teker sepette değiştirdi. Çok ustaca çalışıyordu. Ne kadar yakından bakılsa da, bununla oynanmış olduğu anlaşılamazdı. Hemen öldürecek mi, diye sordu Noma. Hayır, kesinlikle değil. Ama bu meyveleri yiyen, 3. gün dizanteri ve ateşe yakalanacak. Ve bunlar 7 haftaya kadar ona yapışacak. Ya da çok güçlüyse, 3 ay. Sonra ölür. Bu zehirlerin en iyisidir. Çünkü doğa yoluyla etki eder. İzlenemez. Belki, dedi Noma. Ama beyaz adamın taptığı ruh da doğa aracılığıyla çalışıyor. Öğrendin bunu, Hokosa. O yıldırımı senin başına düşürdüğünde, Tanrı'nı parçaladığında ve yoldaşlarını. Aniden büyücüyü korku sardı. Ayağa fırlayıp karısını lanetledi. Ta ki titreyene kadar. İğrenç kadın. Çift yüzlü, dedi. Neden beni bir elinle öne iterken diğerinle geri çekiyorsun? Neden bir kulağıma kötü öğütler, öbür kulağıma talihsizlik kehanetleri fısıldıyorsun? Sen olmasaydın, bu işi bırakmalıydım. Kaderimi kabul etmeli ve razı olmalıydım. Ama sen düşüşümle beni kışkırttın, yitirilen büyüklük için beni üzdün ve sonunda beni buraya sürükledin. Neden tamamen iyi ya da tamamen kötü olamazsın? Çünkü senden nefret ediyorum, Hokosa. Ama yalnızca dilimle sana vurabiliyorum ve deli aşkınla. Senin gücünde tutsağım. Ama en azından, kendi acımı sana hissettirebildiğim kadar hissettiririm. Dinle, o kadını duyuyorum. Sepeti geri verecek misin, vermeyecek misin? Ne yapacağına karar ver. Birkaç dakika sonra seni bu işe teşvik ettiğimi söyleme. Gerçekten çok kalplisin, diye soğuk bir küçümsemeyle yanıtladı Hokosa. İhanet ve günahın içine girmiş biri için iyi oldum. Öyle olsun. Bu yolculuktan artık geri dönmeyeceğim. Al onu içeri. Kadın tam önlerindeydi, elinde başka bir sepet meyveydi.
Aradığınız meyveler bunlar, efendim, dedi. Ama onları hırsızlıkla almak zorunda kaldım. Şimdi bana ilacımı verin ve gideyim. Hokosa ona sepeti verdi. Beraberinde, çocuk derisiyle sarılmış küçük bir toz paketi de. Bununla ne yapayım, diye sordu. Kız kardeşinin yemeğine serpmenin bir yolunu bulmalısın. Bundan sonra kocan onu görmekten bile nefret edecek. Ama beni tekrar sevecek mi? Hokosa omuzlarını silkti. Bilmiyorum, diye yanıtladı. Bu senin sorunun. Ama bir ağaç evin önünde büyürse güneşi kapatır. O ağaç kesildiğinde, güneş eve tekrar parlar. Güneşin kime parladığının önemi yok, dedi kadın. Eğer bu söz seni memnun etmiyorsa, unut. Şunu söz veriyorum, çok yakında adamının rakibini terk edeceğini. İlaç ona zarar vermez mi, diye sordu kadın şüpheli. Gerçekten kötü bir şey olmasın istiyorum. O benim kız kardeşim, küçüklüğünde onu emzirdim. Zarar vermeden sadece kocamı geri almak istiyorum. Kadın, diye sabırsızca yanıtladı Hokosa, konuşmanla beni yoruyorsun. Ona zarar vereceğini mi söyledim? Sadece kocanın onu görmekten nefret edeceğini söyledim. Şimdi git, al ya da bırak. Ve rahatla. Bu sözleri duyunca kadın fırladı, zehri saçlarına sakladı ve meyve sepetini alıp gizlice kraldan çıktı. Neden ona ölüm ilacı verdin, diye sordu Noma Hokosa'ya, ardından bakarak. Kocasına mı versin yoksa rakibi olan kız kardeşine mi? Hiçbirine, diye yanıtladı Hokosa. Çünkü hiçbiri hiçbir zaman yoluma geçmedi. Ah, aptal kadın, planımı okuyamıyor musun? Tamamen değil, kocam. O zaman dinle. Bu kadın kız kardeşine bir ilaç verecek ve kız kardeşi ölecek. Belki keşfedilir, belki edilmez. Ama şüphelenilmesi kesin, çünkü aralarındaki acı kavga bilinmektedir. Ve elçiye de bazı meyveler götürecek. Onları yedikten sonra hastalanacak ve zamanla ölecek. Rakibini götüren hastalıkla aynı hastalıktan. Şimdi, eğer zehirleme şüphesi olursa, suç kime yüklenecek? Kanıtlayamazlar. Plan zekice, dedi Noma hayranlıkla. Ama içinde bir kusur görüyorum. Kadın, ilacı senden aldığını söyler, ya da en azından seni ziyaret ettiğini anlatır. Söylemez, diye yanıtladı Hokosa. Çünkü bu konuda dünyanın en büyük konuşucusu bile sessiz kalacak. Birincisi, Hristiyan olduğu için bir büyücüye gittiğini itiraf etmeye cesaret edemez. İkincisi, getirdiği meyveler çalındı. Bundan bahsetmez. Üçüncüsü, benden ilaç aldığını kabul etmek, suçluluğunu kabul etmek olur. İşkence altında bile bunu neredeyse hiç yapmaz. Üstelik kimse onu buraya girmiş görmedi ve ben de ziyareti inkar ederim. Plan çok zekice, dedi Noma tekrar. Çok zekice, diye rahatlamış bir sesle tekrarladı Hokosa. Hiç daha iyisini yapmadım. Şimdi o meyveleri kralın keçilerine ver ve sepeti yak. Ben de büyük yerde bazılarıyla konuşacağım, sığırlarımı saymaya gittiğimi söyleyeceğim. 2 saat sonra Hokosa, büyük bir sapmayla yavaşça kendi kralına doğru yürüyordu. Yolu, Şapel'in ve Owen'ın küçük evinin yanından geçiyordu. Ev geniş bir verandayla donatılmıştı ve verandada haberci bizzat oturuyordu. Akşam yemeğini yiyordu. Hokosa gördü. Kalbine büyük bir arzu girdi. Zehirli meyveden yiyip yemediğini öğrenmek istiyordu. Ve aynı zamanda aklına başka bir düşünce geldi. Belki de şimdi beyaz öğretmenle dostane ilişkiler içinde görünmek, hatta onun doktrinine dönmeye istekli biri gibi davranmak, kendisinden şüpheyi uzaklaştırabilirdi. Bir an tereddüt etti. Bahane aradı. Ve hemen buldu. O sabah kral ona, gizlice, Owen'ın onun güvenliği için yalvarmış olduğunu söylemişti. Şimdi ona gidecekti, minnettar bir tövbe eden gibi. Ve beyaz adamın büyüsünü test edecekti. Eğer gerçekten zihinleri okuyabiliyorsa, zırhı gerçekten delinmez olmalıydı. Böylece Hokosa yukarı çıktı ve öğretmeni görmek için bekleyenler arasına çömeldi. Verandadan 10 adım uzaktaydı. Ve o anda duruyorken tuhaf bir şey gördü. Owen elini uzatıp bir meyve aldı. Hokosa'nın çok iyi tanıdığı bir sepetten. Bu anda Owen başını kaldırdı ve Hokosa'yı tanıdı. "Benimle konuşmak ister misin, Hokosa?" diye nazik sesiyle sordu. "Buyur." "Hayır, elçi," diye yanıtladı Hokosa. "Seninle konuşmak istiyorum ama aç bir adamın yemeğinin arasına girmeyi doğru bulmam." "Yemeğimi pek umursamıyorum," diye yanıtladı Owen. "Bekleyebilir." Ve meyveyi bıraktı. Sonra aniden, yıllardır büyücünün içinde gizlenen bir his onu ele geçirdi. Pişmanlık. O adam ölüme doğru gidiyordu. Hokosa, onun ölümüne yol açacak şeyi hazırlamıştı. Oysa bu adam iyiydi, nazikti.
Kimse ona karşı haksız bir suç bile iddia edemezdi. Ve öğrettiği doktrinde, neden onu öldürmeli? Şimdiye kadar böyle bir tereddüt duymamıştı. Büyücüler acımasızca yetiştirilirdi, korkuyla, kötülükle hüküm sürerlerdi. Zehir onların en güçlü silahıydı. Ama şu anda garip bir şey onu harekete geçiriyordu. Komployu durdurmak, her şeyin kendi akışına devam etmesine izin vermemek için bir istek. Her şeyin boşa gideceğine dair bir his geldi ona ve bir anlığına, hayal gücü sahibi bu adam, sonlarını önceden gördü. Az başarı, biraz başarısızlık, sonra son. 20 yıl içinde, 10 yıl ya da belki 1 yıl içinde, bugünkü zafer ya da yenilginin onun için ne anlamı olacaktı? Hiçbiri. Yani, bu hayat açısından hiçbir şey. Ama başka bir hayatı olsaydı, belki her şey demekti. Başka bir hayat vardı, bunu biliyordu. Kim ölülerin ruhlarını sınırlarından geri çekmiş, onlarla konuşmuş, ama bu, ölenlerin kaderi hakkında bilgi vermemişti. Yine de inanıyordu, neden söyleyemiyordu, buradaki davranışların ve eylemlerin sonraki hayatı derinden etkilediğine. Ve zekası onu uyarıyordu, iyilikten yalnızca iyilik, kötülükten yalnızca kötülük çıkar. Bu adamı öldürmek kötülüktü ve bundan yalnızca kötülük çıkabilirdi. Hafela'nın mı yoksa Nodwengo'nun mu hükmetmesi, onun umurunda değildi. Ve Hristiyanların tanrısına mı yoksa ateş tanrısına mı tapıyordu, bunu da umursamıyordu. Şimdi düşününce, Nodwengo'yu tercih ediyordu. Biri adil bir adamdı, diğeri bir zorba. Ve zengin bir özel kişi olarak yaşamak, baş şifacı ve büyücülerin şefi olmaktan çok daha konforluydu. Her şeyi olduğu gibi bırakacaktı. Elçinin o meyveyi yemesini engelleyecekti. Bir kelime yeterliydi. Bu mevsimdeki bu meyvelerin sağlıklı olmadığını söylemek. Ama tam bu düşünceyi eyleme geçirirken, başka bir düşünce geldi. Noma, ona bu hikayeyle nasıl yüzleşecekti? Kendi hırslarından vazgeçebilirdi. Ama onun alaylarına dayanabilir miydi? Her gün ona zayıf kalpli diye sataşıyor, büyüklüğünü geri kazanamadığı için azarlıyordu. Ve birbirinden hiçbir şey saklayamazlardı. İlişkileri öylesine tuhaf ve öylesine derin bir dürüstlükle yüklüydü ki, yaptığı ya da yapmadığı hiçbir şeyi Noma'dan gizleyemezdi. Bu yüzden, ileri gitmek zorundaydı. Daha iyi yargısına rağmen, geri dönmekten korktuğu için, bir kadının dilinin kırbacı onu acımasızca sürüklüyordu. Habercinin ölmesi, toprakların kanla kızarması, buna katlanmak zorundaydı. Çünkü öteki tarafa dayanmak imkansızdı. Ve Hokos'a derin bir iç çekişle yere geri çöktü. Owen'ın zehirli meyvelerden 3'ünü yemesini izledi. Bir duraklamadan sonra 4'üncüyü aldı ve ısırdı, ama tadı hoşuna gitmedi. Yarısını yanında oturan bir çocuğa attı. Çocuk onu yakaladı ve hevesle yuttu. Sonra Owen, haberci, gülümseyerek Hokosa'yı yanına davet etti. Hokosa verandaya çıktı ve beyaz adama ciddi bir şekilde eğildi. "Oturun," dedi Owen. "Yemeyecek misin? Sunacak bir şeyim yok. Sadece bunlar var." Meyve sepetini ona doğru itti ve ekledi, "En iyileri, korkarım, çoktan gitti." "Teşekkür ederim." "Hayır, haberci. Bu tür meyveler yılın bu mevsiminde her zaman sağlıklı değildir. Dizanteri üretiyor biliyorsunuz." "Gerçekten," dedi Owen. "Eğer öyleyse, kaçabileceğime güveniyorum. O hastalıktan daha önce acı çektim ve bence bir nöbet daha beni öldürür. Bundan sonra onlardan kaçınacağım. Ama seninle ne arıyorum, Hokosa? İçeri gel, anlat," dedi ve küçük oturma odasına doğru yol açtı. "Haberci," dedi büyücü derin bir alçakgönüllülükle, "ben gururlu bir adamım. Büyük bir adam oldum ve Fatih'in yüzüne alçakgönüllü olmak benim için kolay değil. Ama buna geldim. Bugün kral huzurunda bana çeşitli şeyler için yargılandığımı söyledi ve sen benim için yalvardığın için bağışlandım. Nazikliğiniz için teşekkür etmeye geldim, haberci. Çünkü senin yerinde olsaydım, muhtemelen başka türlü fısıldardım kralın kulağına. Daha fazla konuşma, dostum," dedi Owen nazikçe. "Hepimiz günahkarız ve benim yerim senin eski günahlarını gün ışığına çıkarmak değil." "Evet, biliyorum. Prens Hafela ile birlikte Kral Umsuka'yı zehirlemeye giriştin. Bu bana açıklandı. Ama Umsuka'yı hastalığından kurtarabildim ve Hafela kaçtı. O halde neden bunu gündeme getireyim? Hala büyücülük yaptığını ve vaaz ettiğim kutsal inanca karşı mücadele ettiğini biliyorum. Ama sen bu eğitimle yetiştin ve başka bir inancın rahibi oldun. Bu şeyler senin adına konuşuyor. Ayrıca, Hokosa, ruhunda iyilik ve kötülüğün mücadele ettiğini görüyorum. Dua ediyorum
ve sonunda iyiliğin kötülüğü ele geçireceğine inanıyorum. Ah, inatçı olma. Kulağını aç ve kalbini yumuşat. Kapı açık ve ben atanmış rehberim. Ödül ya da ücret olmadan yolu gösteririm. Çok geç olmadan onları takip et. Zamanla sesim susacak ve sen de gezginlerin ayaklarını barış yollarına yönlendirebilirsin. Şimdi saati dua. Benimle gel, yalvarıyorum. Hokosa duydu. Ve bu basit konuşma önünde bilgeliği şaşkınlıkla battı. Böyle bir inancın kanonlarını araştırıp inceleme arzusu geldi içine. Cevap vermedi. Ama Owen giyinirken bekledi ve onu şapele kadar takip etti. Burası yeni gelen Hristiyanlarla doluydu. Kapılarda bile insan vardı. Hokosa onlara şaşkınlıkla bir yer buldu kendine. Ve tören başladı. Kısa ve basit bir hizmet. Önce Owen, küçük kilisenin refahı için, inanmayanlar için, kralın güvenliği ve halkın mutluluğu için dua etti. Sonra elçinin ilk öğrencisi John, bir el yazmasından yüksek sesle bir kutsal yazı bölümü okudu, ustasının çevirdiği bir parça. Saint Paulus'un ölümden diriliş ve ihtişamı açıklamasıydı bu. Ve bu konuşmanın düşünceleri ve dili. Hokosa'nın gözünden kaçmadı. Ne kadar putperest olursa olsun, o aynı zamanda zeki bir adamdı. Okuma bittikten sonra Owen cemaate döndü ve metnini aldı. Günahın seni bulacak. Dilin ustası olduğu için içtenlikle vaaz verdi. Konu zor değildi. Geçmişi birçok yaygın olmayan suçla doluydu. Gelecekteki yargıdan bahsederken, bazı dinleyiciler inledi, hatta ağladı. Sonra, notunu değiştirip geleceğin kutsanmış halinden söz etti, yüzler sevinçle aydınlandı. Ama o anda, orada toplananlar arasında başka kimse. Hokosa'dan ve yanındaki o kadından daha çok ilgilenmiyordu. O kadın, zehiri satın almış olan kadın. Ve tesadüfen Hokosa'nın yanına oturmuştu. Hokosa izliyordu yüzünü. Vaiz'in eve giden hareketlerini gördü ve o kadının yemeğe toz serpmek için bir fırsat bulduğundan emindi. Şapelden sürünerek çıktı. Gerçekten, günahı onu bulacak, diye düşündü Hokosa kendi kendine. Sonra garip bir biçimde kendi davasını değerlendirdi. Günahı onu bulur muydu? Önündeki adam, o nazik ama tutkulu adam, hayati bölgelerinde ölüm tohumunu taşıyordu. Hokosa onu oraya dikmişti. Bu yanlış mıydı? Kendi kurallarına göre, yanlış değildi. O kod, her şeyin üstünde kendini korumayı öğretmişti. Bu beyaz vaiz onun önünde duruyordu. Onu küçük düşürmüştü ve sonunda muhtemelen onu yok edecekti. Bu onun yasasıydı, nesiller boyu izlenmiş, ulusun sessiz onayıyla saygı görmüş bir yasa. Bu yasaya göre hiçbir yanlış yapmamıştı. Ama şimdi kurban, öldürüldüğünü bilmeden, tamamen farklı bir doktrin vaaz ediyordu. Ve bu doktrine göre, Hokosa en kötü günahkarlardan biriydi. O halde asıl mesele şuydu, bu iki yaşam kuralından hangisi doğruydu? Bir adam vicdanını tatmin etmek ve toplumun iyiliğini sağlamak için hangisini takip etmeliydi? Eve döndü. Mümkünse çözmeye kararlıydı. Ve bunu ancak bir yoldan yapabilirdi, her iki sistemi yakından inceleyerek. İlkini iyi tanıyordu, neredeyse 40 yıl boyunca uygulamıştı. İkincisi hakkında ise yalnızca bir ipucu vardı. Acele etmesi gerekiyordu. Çünkü bu fikrin kurucusu, kısa süre içinde ona öğretemeyecek duruma gelecekti. Tekrar geleceğine güveniyorum, dedi Owen, Hokosa'ya şapelden ayrılırken. Evet, kesinlikle, haberci, diye yanıtladı büyücü. Her gün geleceğim ve izin verirseniz özel derslerinize de katılacağım. Bu yeni doktrininizi, kök, çiçek ve meyve yıl, incelemek istiyorum. Ertesi gün Noma yolculuğuna başladı. Arınma Dağı'nı ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bir kadın olarak, ölü doğurmuş olmanın günahından arınmak için kurbanlar sunmak üzere. Çünkü vahşi halklarda böyle bir kaza, çoğu zaman kadının suçu ya da ruhların öfkesinin işareti olarak görülürdü. Dağa gitti ve orada geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Şaşırtıcı değil, diye düşündü kendi kendine. Orada gördüğüm şeylerden sonra, o mezarlıkta, ruhlar benden gayet rahatsız. Arınma yerinden yoldaşlarıyla 10 günlük bir yolculuğa çıktı. Ta ki Hafela'nın bulunduğu dağ sırtına ulaşana kadar. Kasaba inanılmaz derecede güçlüydü ve çok iyi korunuyordu. Kabul edilmek için beklediler ve uzun süre sorun yaşadılar. Noma'nın geldiğini öğrenen Hafela, onu gece kendi kulübesine çağırdı. Geldi ve önünde durdu. Hafela ona hayranlıkla baktı. Hokosa'nın kurnazlığı yüzünden kendisinden koparılan bu güzel kadını, bir türlü unutamamıştı. "Nereden geliyorsun, güzel?" diye sordu. "Ve kocandan sıkılıp bana mı geldin?"
Eğer öyleyse, memnuniyetle kabul ederim. Bil ki seni hala seviyorum. Evet, prens, kocamdan gerçekten yoruldum. Ama sana uçmuyorum. Çünkü o beni anlayamadığın bağlarla kendine sıkıca bağladı ve o yaşadığı sürece ona oruç tutmalıyım. Noma, seni buraya getirdikten sonra seni burada tutmamı ne engelliyor? Hokosa'nın büyüsü harika olabilir. Ama seni kollarımdan alamaz. Bu, prens, daha yüksek bir bahis için oynamanı engelliyor. Bir kadının aşkı uğruna oynamak. Bana ve kocama böyle davranırsan, kesinlikle oyunu kaybedeceksin. Hangi bahis, Noma? Ateş halkının taçının bahsi. Ve seni eş alırsam neden kaybederim? Çünkü Hokosa, geri dönmediğimi görüp neden geri dönmediğimi öğrenince, kralı uyaracak. Ve tüm planların boşa gidecek. Şimdi, Hokosa'nın ağzıma koyduğu sözleri dinle. Ve mesajı, hatasız, kelimesi kelimesine tekrarladı. Tekrar söyle, dedi Hafela. Noma itaat etti. Sonra yanıtladı. Gerçekten Hokosa'nın yeteneği büyük ve tuzak kurmayı iyi biliyor. Ama bana öyle geliyor ki, kuşu serbest bırakırsam kendi tahtımın eşiğinde duracak kadar zeki. Tuzak kuran kişi tuzağa düşebilir. Bu cevabı Hokosa'ya götürecek misin, diye sordu Noma. Bu onu neredeyse hiç memnun etmez, prens. Ve bunu, onun karısı olan birine söylemeye cesaret ettiğine şaşırdım. Sana söylemeye cesaret ediyorum, Noma. Çünkü sen onun karısı olsan da, tüm eşler lordlarını sevmez. Ve bence günler içinde, genç bir kralın elini tutmayı tercih edersin. Hokosa'ya şöyle cevap vereceksin, sözlerini duyduğumu ve çok iyi bulduğumu söyle. Ve izlediği yolda yürüyeceğimi. Bunun karşılığında şu yemin. Ve yemin etti. Eğer bu büyük girişimde başarılı olursam, istediği bedeli ödeyeceğim. Benden sonra, kral, halkın en büyük adamı olacak. Ordunun generali, konseyin kaptanı ve doktorların başı. Nodwengo'nun sığırlarının yarısı ona verilecek. Ayrıca, bu topraklarda Hristiyan inancına tutunan herkesi onun eline teslim edeceğim. Buna yemin ediyorum. Ve sen, Noma, yemin et. Sonra ona anlamlı bir bakış fırlattı. Belki de öyledir, prens, diye yanıtladı Noma. Olabilir, diye tekrarladı Hafela. Ve o zaman, prens, birlikte konuşacağız. Ama o zamana kadar değil. Hayır, bana dokunma. Çünkü Hokosa bana emretti. Ne yaptığımı ona aktarmam için. Şimdi benim için hazırlanan yere gidiyorum. Ertesi gün Hafela, büyük adamlarıyla gizli bir toplantı yaptı. Bir sonraki gün Kral Nodwengo'ya bir elçilik gönderildi. Ve elçilik, Hokosa'nın Noma aracılığıyla prensin ağzına koyduğu o mesajı taşıdı. 20 gün sonra elçilik geri döndü. Haberi şuydu, kral kardeşi Hafela'nın dileğini kabul etmişti. Ve beyaz adam habercinin hastalandığını ve ölmekte olduğunu bildirdi. Böylece zamanla Hafela'nın halkından kadınlar ve çocuklar, yeni topraklara doğru yolculuğa başladı. Ve onlarla birlikte Noma da gitti. Ama ayrılmadan önce, kralın büyük yerinin kapıları yakınında durmayı planlıyordu. Bir süre sonra Hafela ve askerleri de takip etti. Savaş kalkanları demetler halinde taşınıyor. Mızraklar matlara sarılmıştı. Hokosa sözünü tuttu. İlk ziyaretinin ertesi günü şapelde yeniden görüldü. Ayin bittikten sonra Owen'ın evine geldi ve özel öğretilerini dinledi. Gün geçtikçe, başta çocukça ve hatta canavarca gelen Hristiyanlık doktrini, ona giderek farklı bir ışıkta görünmeye başladı. Hokosa'nın dönüşümü akıl kapısından geldi, duygu kapısından değil. İyilik ve kötülüğün çift hükmü altında inleyen bir evreni kabul etti. Ve bu çerçevede, iyilik tanrısının, sevdiği ırkı kurtarmak için kendini feda ettiği hikayesini anlamlandırmakta güçlük çekmedi. Bu kefaret planında basit bir ihtişam vardı. Ve bu ihtişam, doğasının bir tarafına güçlü bir çekimle konuşuyordu. Nedeni tatmin olunca, öteki parçalar doğal bir sırayla yerleşti. Şapele ilk katıldığı günden itibaren 3 hafta içinde. Hokosa özünde bir Hristiyandı. Ama henüz itiraf etmemişti. Ve aynı zamanda, Ateş Oğulları ulusunun en mutsuz adamıydı. Geçmiş hayatının haksızlıkları ona iğrenç görünüyordu artık. Ama bunları cehaletten işlemişti ve affın ötesinde olmadığını anlıyordu. Yine de hepsinin üzerinde devasa bir suç vardı. Tanrı'nın habercisini zehirlemişti. Tam anlamıyla. Karanlıkta gerçeği ilan eden sesi susturmaya çalışmıştı. İş tamamlanmıştı. Dünyada hiçbir güç kurbanını kurtaramazdı. Bir hafta içinde, o ölümcül meyveyi yediği günden itibaren, Owen hastalanmaya başladı. Sonra dizanteri onu yakaladı ve yavaş yavaş hayatını tüketiyordu.
Ama katil olarak o çaresizdi. Çünkü bu hastalık türüyle baş edebilecek bir tıp yoktu. Kalbinde acı vardı. Binlerce insanla paylaşılan bir acı. Hokosa, beyaz adamın güçten düşmesini izledi ve sonuna kadar kaç gün kaldığını hesapladı. Ruhuna böyle bir günah yüklendiği için. Owen içtenlikle yalvarsa da, vaftiz edilmesine izin vermiyordu. 2 kez rıza vermeye yaklaştı. Ama her seferinde tuhaf, ürkütücü bir olay onu geri çekti. Bir keresinde, yapacağım, kelimeleri neredeyse dudaklarındayken, içeri bir kadın girdi. Kollarında ölmekte olan bir çocuk vardı. Onu kurtar, diye yalvardı. Benim tek oğlum. Owen çocuğa baktı ve başını sakladı. Bu nasıl oldu, diye sordu. Bilmiyorum, haberci. Bir yemekten beri hasta, sana verilen meyvelerden bir kısmını yemişti. Ve o olayı anlattı, verandanın yanında oynayan çocuğun meyveye koştuğunu. Hatırlıyorum, dedi Owen. Garip. Ama aynı gün ben de hastalandım. Ve sen, Hokosa, beni o meyvelerden kaçınmam için uyarmıştın. Sonra çocuğu kutsadı ve ölene kadar onun için dua etti. Ama sonra Hokosa'yı aradığında, gitmiş olduğunu gördü. Yaklaşık 8 gün sonra, şoktan biraz toparlanmıştı. Hokosa bir sabah Owen'ın evine gitti. Elçi, dedi, vaftiz için tüm günahlarımı sana itiraf etmem gerekiyor mu? Eğer öyleyse, asla vaftiz olunamam. Çünkü yaşayanlara söyleyemeyeceğim kötülükler var ellerimde. Owen düşündü ve yanıtladı. Tüm günahlarından tövbe etmen ve onları cennete itiraf etmen gerek. Bana itiraf etmen şart değil. Ben de senin gibi bir adamım. O zaman vaftiz edileceğim, dedi Hokosa, derin bir nefes alarak. Tam bu anda, kraldan hemen huzuruna gelmesini isteyen koşucular geldi. Bir kadının cinayetten yargılanacağı haberi vardı. Owen yardım edebileceğini düşünerek, Hokosa'ya yaslanarak yürüdü. Artık o kadar zayıftı ki yardımsız yürüyemiyordu. Kraliyet yargı yerine doğru ilerlediler. Hokosa da merakla takip etti. Halk yolu açtı. Owen oturur oturmaz, mahkum içeri getirildi. Hokosa gizli bir dehşetle onda o kadını tanıdı. Zehri meyve sepeti karşılığında verdiği kadın. Şimdi Hokosa'ya kendi kaderinin orada olduğu düşünüldü, çünkü kadın kesinlikle ilacın ondan geldiğini itiraf edecekti. Kaçmayı düşündü, ama hemen reddetti. Kaçmak suçunu kabul etmek olurdu. Kalacak ve sözüyle duracaktı. Mahkumla birlikte kocası geldi. Hasta görünüyordu. Ve davayı açan da oydu. Bu kadın, dedi, benim eşimdi. Kısırlık nedeniyle boşandım. Eski yasalarımıza göre bunu yapma hakkım vardı. Ve başka bir kadın aldım. Eşinin üvey kız kardeşini. Bu kadın kıskandı ve beni rahatsız etti, kız kardeşimi aşağıladı. Onu uzaklaştırmak zorunda kaldım. Sonrasında eve geldi ve hizmetçilerim onu yemeklerimizin piştiği kaseye bir şeyler serperken gördü. Akabinde eşim dizanteriye yakalandı. Ben de hastalandım. Ama hala bu hikayeyi önünüzde anlatmak için yaşıyorum, ey kral. Eşim dün öldü, bu sabah onu defnettim. Kadın onu büyücülükle ya da yemeğe serpiştirilen bir ilaçla öldürdü. Söyleyecek bir şeyin var mı, diye sordu kral mahkuma. Kocandan ayrılan bu adam seni suçluyor. Suçlu musun, yoksa yalan mı söylüyor? Kadın alçak ve kırık bir sesle cevap verdi. Suçluyum, kral. Hikayemi dinle. Ve her şeyi anlattı. Hokosa'ya nasıl gittiğini. Suçluyum, diye ekledi. Ve gökyüzündeki büyük adam. Habercinin bize öğrettiği o, beni affetsin. Kız kardeşimin kanı ellerimde ve belki kocamın kanı da. Merhamet istemiyorum. Ölüm daha iyi. Ama şunu da söylemeliyim. Kız kardeşimi öldürmeyi düşünmüyordum. Kocasının onu sevmesini değil, nefret etmesini sağlayan bir ilaç verdiğime inandım. O benim kız kardeşim, onu emzirdim. Sadece onu geri almak, hatta onun yanında yaşamak bile yeterliydi bana. Burada etrafına baktı ve gözleri Hokosa'nınkiyle buluştu. Hokosa nefesini tuttu. Ama başka soru sorulmadı. Hakimler görüştü. Sonunda kral konuştu. Kadın, dedi, ölüme mahkum oldun. Kıyamet ağacına götürülecek ve asılacaksın. Senin için yargılayanlar arasından ikisi. Elçi ve ben, merhamet için oy verdik. Ama çoğunluk farklı düşünüyor. Büyücülük ve gizli ilaçla cinayet yasası var ve bunu uygulamamak, yasayı alaya almak olur. Huzur içinde git. Yarın öleceksin. Başka bir yerde affedilmeyi umuyorum, dedi kadın. Başka bir şey istemiyorum, dedi. Sonra onu götürdüler. Hokosa'nın yanından geçerken döndü ve ona baktı. Gözleri doluydu. Hokosa başını utanarak eğdi. Ertesi sabah idam edildi.
Ve son sözlerinin şöyle olduğu öğrenildi: "Bırakın zehri bana satan kişinin kulakları, ona zararsız olduğunu söylediği ilaç için, onu affediyorum. Tıpkı affedilmeyi umduğum gibi. Ve inançla inanıyorum, sessizlik ona tövbe zamanı kazandırır." Yürüdüğüm yola çıkmadan önce, Hokosa bu sözleri duyduğunda kendini evine kapattı. 3 gün. Hasta olduğunu söyledi. Owen'a yaklaşmayacaktı. Tamamen umutsuzdu. Vaftizin, ya da başka herhangi bir törenin, kendi gibi günahları temizleyebileceğine inanmıyordu. Gerçekten günahı onu bulmuştu. Ve yükü dayanılmazdı. O kadar dayanılmaz oldu ki, sonunda işi bitirmeye karar verdi. Artık yaşayamazdı. Kendi eliyle ölecekti. Öldürdüğü adamın ölümüne tanıklık etmeden. Hazırlıklarını yaptı. Noma için hiçbir mesaj bırakmadı. Çünkü kalbi hala ona aç kalmış olsa da, onun nefret ettiğini ve ölümünden sevinç duyacağını biliyordu. Her şey hazır olunca, oturup düşünmeye başladı. Tam bu sırada, bir adam kulübesine girdi ve elçinin onu görmek istediğini söyledi. İlk başta gitmemeye karar verdi. Sonra düşündü. Temiz bir kalple ölmek istiyordu. Neden beyaz adama her şeyi anlatmasın? Affedilmesi imkansızdı. Ama yine de kurbanının ne kadar derin acı ve tövbe içinde olduğunu bilmesini istiyordu. Sonra bunu, kendi ölümüyle kanıtlayacaktı. Ayağa kalktı ve gitti. Owen'ı evinde, kaba bir sandalyede yatarken buldu. Artık neredeyse bir gölgeydi. Solgun yüzündeki koyu gözleri, her zaman büyük ve maneviyatlı olan o gözleri, doğaüstü bir parlaklıkla yanıyordu. Narin elleri o kadar inceydi ki, kutsama için yukarı kaldırdığında ışık onlardan geçiyordu. "Hoş geldin dostum," dedi. "Söyle bana, neden son zamanlarda beni terk ettin? Hasta mısın?" "Hayır, haberci," diye yanıtladı Hokosa. "Yani, bedenimde değil, kalbim hasta. Bu yüzden gelmedim." "Ne, Hokosa, şüphelerin hala seni rahatsız mı ediyor? Dualarımın duyulduğunu sanıyordum. Adamım, sorunu duymak istiyorum. Ve çabuk. Çünkü sen doktor olarak görüyorsun, seninle uzun süre konuşamayacağımı. Günlerim sayılı, Hokosa. Ve işim neredeyse bitti." "Biliyorum," diye yanıtladı Hokosa. Ve haberci, "Benim günlerim de sayılı." "Nasıl oluyor?" diye sordu Owen. "Güçlü ve sağlıklı görünüyorsun. Sana saldıran bir düşman mı var?" "Evet," haberci. "Ve o düşman, benim. Bugün, kim olduğumu artık yaşamaya layık görmediğim için, kendi elimle ölmek zorundayım." "Hayır, dinle, gitmeden önce sana anlatmak istiyorum." Haberci, "Sen mahvolmuşsun değil mi? Seni mahveden benim. O meyveler ki biraz önce yedin, benim elimle hazırlandı. Çünkü ben bu sanatta ustayım. Başından beri senden nefret ettim. Sen olmasaydın beni kötü yapıp gücümü elimden koparmış mıydın? Bu yüzden, her şey başarısız olduğunda, seni öldürmeye kararlıydım. Ve bunu o kadın aracılığıyla yaptım. Kız kardeşinin ölümü nedeniyle asılan o kadın. Ama o masumdu. Ve her şeyi anlattı. Kadınla aralarında geçenleri. Nodwengo'yu ve Hristiyanları yok etmek, Hafela'yı tahta oturtmak için kurduğu planı. "O masumdu," diye devam etti. "Ama ben suçluyum. Sen ve ben, ikimiz arasında ne kadar suç var, yalnızca biz biliyoruz. O günü hatırlıyor musun? Meyveyi yediğin gün, seni kiliseye eşlik ettiğim gün. Vaazını dinledim. Günahın seni bulacak, dedin. Ve benimki gerçekten beni buldu. Çünkü, haberci, o gün seni dinlerken başladım seni sevmeye ve öğrettiğin sözlere inanmaya. Ve bu yüzden tüm insanlar arasında en mutsuz olan benim, ve bu yüzden ben, büyük olmuş ve kralların danışmanı olan ben, şimdi bir köpek gibi acı bir ölümle ölmek üzereyim. Şimdi lanet bana ve bırak beni." Owen, onu zehirlediğinin Hokosa olduğunu duyduğunda inledi. Yüzünü elleriyle kapattı ve kötü hikaye bitene kadar öyle kaldı. Sonra başını kaldırdı. Ama Hokosa'ya değil, yukarıya konuştu. "Ey Tanrım," dedi, "fakir hayatım pahasına sana şükrediyorum. Bu günahkarı doğruluk kapısına götürmekten memnun oldun ve yerime gönderdiğin kişileri hayatta bırakmak için beni araç kıldın." Sonra Hokosa'ya baktı ve dedi. "Mutsuz adam, suç fincanın dolu değil mi? Ve cennetin merhameti seni cezbetmedi mi, yaptıklarına rağmen? Ve sen de kendi kendini öldürmek mi istiyorsun?" "Kendi elimle ölmeyi," diye yanıtladı Hokosa, "yarın halkın alayı ve senin intikamın altında ölmekten yeğlerim." "İntikam, sana intikamdan mı bahsettim? Ben kimim ki tövbe edene intikam alayım?" Hokosa, "Hepsini özgürce affediyorum. Birkaç gün sonra ben de affedilmeyi umuyorum. Özgürce ve tamamen seni affediyorum, günahından dudaklarım tek kelime söylemez.
Ve Hokosa bu sözleri duyduğunda, bir an şaşkınlıkla baktı. Sonra Owen'ın önünde diz çöktü. Başını eğdi. Ta ki öğretmenin ayaklarına değene kadar. Ve acıyla ağladı. "Kalk ve dinle," dedi Owen nazikçe. "Ağlama çünkü sana iyilik gösterdim. Bu benim görevim, başka bir şey değil. Ama günahların için, kendi kalbin şimdi ve her zaman ağlıyor. Rahatlamak için sana şunu söyleyeyim, eğer tövbe edersen, kesinlikle affedilecekler." Hokosa, gerçekten sevdiğin şeyi kaybettin ve artık istemediğin şeyin peşinden gitmelisin. Hatanın ağırlığında, gerçeği bulacaksın, günahın derinliklerinden doğruluğu koparacaksın ve lanetli saydığın o haç, seni yükseğe kaldıracak. Çünkü onunla kurtulacaksın. Hokosa duydu ve titredi. Bu sözleri dudaklarının arasına kim koydu, haberci, diye fısıldadı. Kim koydu, bilmiyorum, ya da daha doğrusu, çok iyi biliyorum. Bize iyi olan her şeyi söylemeyi öğreten o koydu. Gerçekten öyle olmalı, diye yanıtladı Hokosa. Ama bu sözleri daha önce duydum. Ölülerin ağzından duydum. Ve onlarla birlikte bu da geldi. Bu sözler tekrar kulağına düştüğünde, onları bir işaret olarak kabul et ve kalbini döndür. O hikayeyi anlat, dedi Owen. Ve Hokosa anlattı. Şimdi beyaz adam titriyordu. Büyücülüğün korkunçtu, ey karanlığın oğlu, dedi Owen, bitirince. Yine de, bu yolda gerçeği bulmanı sağlayan bir şeyin olduğu anlaşılıyor. İtaat et ve kalbini döndür. Ölüler sana ulusun ve kralın üzerinde yükseleceğini söyledi ve o sözü nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. Ama bir şekilde yerine gelebilir. En azından şu söz doğru, sonunda yargı gelir, günah ve kurtuluş çabası bir arada olur. O halde yargıya hazırlan. Şimdi git, çünkü bu konuda kral ile konuşmam gerekiyor. Hafela'nın saldırısı hakkında. O zaman bu benim ölümümün işareti, dedi Hokosa. Kral böyle bir ihanetin planlayıcısını nasıl affedebilir? Korkma, diye yanıtladı Owen. Kalbini yumuşatacağım. Kiliseye git ve dua et. Ama gitmeden önce bana yemin et, kendine kötü bir şey yapmayacaksın. Yemin ederim, haberci. Çünkü artık yaşamak istiyorum. En azından bir süre. O ölümün her kapıyı kapattığını görmek istiyorum. Sonra kiliseye gitti ve orada bekledi. 1 saat sonra çağrıldı. Kral Owen ile birlikte oturuyordu. "Adamım," dedi Nodwengo, haberci bana anlattı. "Kardeşim Prens Hafela ile ihanet ve katliam planı kurduğunu söyledi. Hikayeyi ve oynadığın rolü ayrıntıyla şimdi sormayacağım, çünkü haberciye söz verdim. Ama uyarıyorum, bildiklerini açık sözlülükle anlat. Beni kandırmaya çalışırsan, kesinlikle öleceksin." "Kral, tüm gerçeği duy," diye yanıtladı Hokosa, umutsuzca sakin bir sesle. "Plan hakkında bilgim var, çünkü onu ben kurdum. Ve her şeyi anlattı. Senin için şanslı, Hokosa, dedi Nodwengo sertçe. Haberci, tövbe edip itiraf etmeni şart koşarak sana söz verdiğimi söyledi. Hafela'yı uyardığın açık, çünkü kadınları ve çocuklarıyla herkese izin verdim geçsin. Ve o da geçti. Yeminine yemin ederim, artık bu toprağa bir daha ayak basmayacak. Hokosa, git ve bil ki gece gündüz izleneceksin. Kapılara yaklaşmaya cesaret edersen, o anda öleceksin. Korkma, ey kral, dedi Hokosa alçak gönüllülükle. Önünde her şeyi boşalttım. Geçmiş geçmiştir. Gelecek için, beni affedersen, senin en sadık hizmetkarın olacağım. Bir adam sürahiyle çeşmemi boşaltabilir, diye sordu kral küçümseyerek. Yarın kalbin yeniden karanlık ihanetle dolabilir. Ama yine de, habercinin adına seni affediyorum. Her ne kadar bunu yaparken aptalca hareket ettiğimi düşünsem de. Hayır, onun adına ben hesap vereceğim, diye araya girdi Owen. Bırak benimle kalsın. Kapımın önünde nöbet koyma. Seni öldürmeyeceğini nereden bileceğim, diye sordu kral. Bu adam besleyebileceğinizden çok az güvenilir biri. Öldürmeyecek, dedi Owen gülümseyerek. Çünkü kalbi kötülükten iyiye döndü. Ayrıca, ölmekte olan bir adamı öldürmeye pek gerek yok. Hayır, böyle konuşma, dedi kral aceleyle. Öyle olsun. Gel, kaptanlarımla görüşmem gerek. Hafela'nın saldırısı yakın ve büyük. Ve Hokosa, Owen'ın evinde kaldı. Ertesi gün büyük yer hazırlık içindeydi. Ve ondan sonraki sabah şafakta yaklaşık 17.000 kişilik bir impi Hafela ve kuvvetine pusu kurmak için belirli bir ormanlık alana doğru yola çıktı. Ordu büyük değildi. Umsuka'nın ölümünden ve halkın dağılmasından önce binlerce savaşçı vardı. Ama sonradan çoğu alay Hafela'ya geçmişti.
Nodwengo'nun güvenebileceği yalnızca 22.000 mızrak kalmıştı. Bunların 1/3'ünden azını büyük yeri korumak için tuttu, geri kalanların hepsini Hafela'yı bulmaya gönderdi. Bu karar, pek çok kaptanın daha iyi yargısına rağmen alındı. Ve yaşananlar da bunun yanlış olduğunu kanıtladı. Owen bunu Hokosa'ya anlattığında, yaşlı general omuz silkti. "Kral, alaylarını evde tutsaydı daha iyi ederdi," dedi. "Hafela ile burada, iyi hazırlanmış yerde savaşırdık. Ülke çok geniş ve parçalı, alayların Hafela'yı kaçırma ihtimali var. Ve o zaman kral bu yeri nasıl savunur, 40.000 kişiyle saldırırsa? Ama kimim ki aranmayan öğüdü vereyim? Tanrı ne isterse, o olacak," dedi Owen yorgun bir şekilde. "Ama tüm bu kan dökülmesini düşünmek kalbimi kırıyor. Gözlerim kapanmadan önce bu kötü saatin geçmesini görmeyi umuyorum." O günün akşamı Hokos'a vaftiz edildi. Tören kilisede değil. Owen oraya gidemeyecek kadar zayıftı. Evinin en büyük odasında, cemaatinden seçilmiş birkaç tanığın önünde gerçekleşti. Haç işaretiyle imzalanırken bile, tuhaf ve tanıdık bir çekim dönüştürülen kişinin başını kaldırmasına neden oldu. Ve işte gördü. Karşısında, alaycı gözlerle izleyen Noma duruyordu. Karısı Noma. Tören bitmişti. Küçük seyirci eriyip gitmişti. Ama Noma kalmıştı, heykel gibi sessiz ve güzel. Alaycılığın ışığı hala gözlerinde parlıyordu. Sonra konuştu. "Seni selamlıyorum, koca. Uzaktaki işlerinizi yapmaktan döndüm. Ve bu aptallık bittiyse, beyaz adam seni bağışlayabildiyse, seninle yalnız konuşmak istiyorum." "Seni selamlıyorum, eş," diye yanıtladı Hokos'a. "Söyle, çünkü buradaki 3 kişiden elçiden hiçbir sırrım yok." "Ne, koca, hiç mi? Sana, belirli meyveleri anlattın mı? Bir bahçede olgunlaşmış meyveleri, haberciden hiçbir sırrım yok," diye tekrarladı Hokos'a, ağır bir sesle. "O zaman kalbi gerçekten onlarla dolu olmalı," diye yanıtladı Noma, boğazı sıkılmış gibi. "Bu yüzden hasta görünüyor. Söyle bana, Hokos'a, gerçekten Hristiyan mı oldun? Yoksa beyaz adamı ve çevresini kandırmak mı istiyorsun?" "Gerçek." Bu sözlerle Noma'nın zarif silüeti küçük bir sessizlikle sarsıldı, sonra kahkaha patlattı. "Büyücü aziz oldu," dedi. "Peki o zaman, büyücünün eşi. Hristiyan olmadan önce benim eşimdin. Elçi izin verirse, hala benimle kalabilirsin. Eğer haberci izin verirse, yani bu noktaya geldin, Hokos'a, kendi eşini korumak için başka bir adamdan izin istemek zorundasın. Senin hakkında düşünmediğim başka hiçbir şey yok. Ama bunu dudaklarından duymadan asla inanmazdım. Şimdi söyle, hala beni seviyor musun, Hokos'a?" "Seni sevdiğimi iyi biliyorsun, şimdi ve her zaman," diye yanıtladı. Sesi bir inleme gibiydi. "Ve bildiğin gibi, senin sevgin yüzünden bir kenara çekilmem gereken birçok günah işledim. Onlar için yas tutma, Hokos'a. Genel hesapta pek bir gösteri yapmazlar. Ama beni seviyorsan, senden nefret ediyorum. Büyücülüğünle irademin üstünde hükmettin. Ve şimdi, o bağı koparman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Hristiyan değilim. Ve kesinlikle, en iyi ve kutsal adam, artık tek bir eşin varken, putperest bir kadınla günah içinde yaşamak seni memnun etmez." Hokos'a Owen'a döndü. "Eskiden ona cevap verebilirdim," dedi. "Ama şimdi düştüm, ya da yükseldim. En azından değiştim. Ey haberci, cennet adına bana ne yapacağımı söyle. Ona olan bağını kopar ve onu bırak," diye yanıtladı Owen. "Bu aşk doğal değil, büyücülükten doğmuş. Böyle bir kadın sana fayda sağlamaz. Ayrıca ikinci eşin olduğu için, sen bir Hristiyan olarak, isterse onu özgür bırakacaksın. Ondan hiçbir fayda sağlayamam, haberci. Bunu biliyorum. Ama bilirim ki o benim irademle mücadele ederken bana kötülük yapamaz. Ağı gevşetirsen belki balık farklı yüzer." "Bırak," diye yanıtladı Owen. "Ve kalanı Providence'a bırak. Bundan sonra doğru ol, Hokos'a, yarını düşünme. Yarın Tanrı ile onun emirleri arasındadır." "Seni duyuyorum," dedi Hokos'a. "Ve itaat ediyorum." Bir süre öne ve arkaya sallandı, yere bakarak. Sonra başını kaldırdı ve konuştu. "Kadın," dedi, düğüm çözüldü ve büyü kırıldı. "Defol. Seni serbest bırakıyorum ve boşanıyorum. Bedenimden bir et oldun, ruhundan ruhuma, çünkü büyünün ağında birbirimize bağlandık. Ama uyardım, ve bunu unutma. Koyduğum şeyi geri alabilirim, ve emredersem, yine de itaat etmek zorundasın. Hoşça kal, özgürsün." Noma duydu. Ve coşkuyla, köle gibi zincirlerin koptuğunu hissedercesine bağırdı. "Ay,
Özgürüm. Bunu kanımda hissediyorum. Kölelik yatıyordum. Özgürlüğün sesi kalbimde konuşuyor. Özgürlük burnuma üflüyor. Senden özgürüm, ey karanlık ve lanetli adam. Ama zaferim ve intikamım burada. Sen özgür değilsin benden. Öldürdüğün o beyaz aptalın itaatinde seni serbest bıraktı o. Ama seni kaybetmeyeceğim ve kaybetsem de kaybedemem. Şimdi dinle, Hokosa. Beni seviyorsun, değil mi? Bu yeni inancının yanında ben en çok senin karşındayım. Peki, benden boşandığına göre, sana söyleyeyim, doğrudan başka bir adama giderim. Ve mantosunu omzundan kaydırdı. Yalnızca kuşağıyla çıplak önünde durdu ve gülümsedi. Peki, diye devam etti, cübbesini yeniden giyerek. Sevdiklerimizin son sözleri her zaman değerlidir. Hokosa, sen benim kocamdın. Ayrılıyorum ve benimkini seninle bırakıyorum. Sen bir korkak ve hainsin. Ve kaderin bu olacak, bir korkak ve hain. Benim uğruma Kral Unsuka'ya ihanet ettin. Kendi iyiliğin için Nodwengo'ya ihanet ettin, o seni bağışladı. Ve şimdi, sefil ruhun uğruna. Hafela'yı da Nodwengo'ya sattın. Hayır, hikayeyi biliyorum. Bana cevap verme. Ama sonu, o henüz öğrenilmedi. Orada yat, yılan. Ve ısırdığın elin parmaklarını yal. Ben ise, senin serbest bıraktığın kuş, uzağa uçuyorum. Kalbini yanımda götürerek. Ve döndü. Aniden döndü ve gitti. Kısa süre sonra Hokosa kalın bir sesle konuştu. Haberci, dedi, bana verdiğin bu haç gerçekten ağır. Evet, Hokosa, diye yanıtladı Owen. Çünkü günahların ona çivilendi. Owen'ın evinin dışına çıkar çıkmaz Noma gecikmedi. Önce Hokosa'nın kralına döndü. Orada, ev sahibi eşi Zinti'den ve diğerlerinden, Hafela'nın komplosu hakkındaki ihanetin haberini duymuştu. Hokosa'nın Hristiyanlığa geçişini ve alayların Hafela'yı pusuya düşürmek için yürüyüşünü öğrenmişti. Burada küçük bir mızrak aldı. Taşıyabileceği kadar kurutulmuş et sardı ve fark ettirmeden kraldan kayboldu. Amacı büyük yerden kaçmaktı. Ama kapıların korunduğunu bildiği için hiçbir kapıya yaklaşmadı. Aylar önce, büyük elçilik yolculuğuna çıkmadan önce, Çit'te bir zayıf nokta keşfetmişti. Köpeklerin geçtiği, gece avlanmaya çıktıkları bir delik. Bu noktaya ilerledi karanlıkta. Gecenin karanlığından hala korkuyordu. Ama acil ihtiyaç korkusunu yendi. Delik hala oradaydı. Uzun otlar ağzını gizliyordu. Tamiri ihmal edilmişti. Assegaisiyle biraz genişletti, sonra ince bedenini içinden geçirdi ve iki taş duvarın ötesine tırmandı. Kasabadan kurtulmuştu. Yıldızlara göre rotasını belirledi ve sabit bir koşuyla ilerledi. Eğer gücüm devam ederse, diye mırıldandı kendi kendine, hala zamanında uyarabilirim. Dostum Hokosa, bu yeni deliliğin bir zamanlar yeterince keskin olan zekanı köreltti. Beni özgür bıraktın. Şimdi öğreneceğim özgürlüğümü nasıl kullanacağımı. Boşuna değil ki senin öğrencin oldum, Tilki Hokosa. Şafak doğmadan önce Noma büyük yerden 30 mil uzaktaydı. İkinci şafakta 100 mil geride kalmıştı. O ikinci gün batımında dağların arasında duruyordu. Sağında geniş bir çukur uzanıyordu, engebeli kayalar ve çalılıklar. Kralın alaylarının orada pusuya düşürüldüğünü biliyordu. Belki çok geç kalmıştı. Belki Hafela'nın askerleri şimdiye kadar çoktan mahvolmuştu. Hızla geçide doğru koştu. Patika çok sayıda ayak tarafından ezilmişti. Gözleriyle kıvrımları inceledi ve sevinçle bir iç çekişle ayağa kalktı. İşaret eskiydi. Kadınlar, çocuklar ve binlerce sığırlık büyük topluluğun geçişinin izi. Ya impi henüz gelmemişti ya da başka bir yol tutmuştu. Ne kadar yorgun olsa da Noma, eski izi geriye doğru takip etti. 1 mil ya da daha ötede, sırtı domuz sırtına benzer bir dağın tepesinde durdu. Ovayı boşuna aradı. Ama sonra, çok uzaklarda, Hafela ordusunun nöbet ateşleri parıldıyordu. 3 saat sonra, ayakları ağrıyan ve tamamen tükenmiş bir kadın, sendeleyerek kampa girdi. Mızraklar ona doğru kalktı. Ama elleriyle salladı ve prense götürülmesini istedi. Prens hemen oradaydı. "Bu kadın kim?" diye sordu. Onu ateş ışığında bile güçlükle tanıdı. O kadar yıpranmıştı. "Hafela," dedi, "ben Hokosa'nın karısı Noma. Geceler ve günler boyunca, daha önce hiçbir kadının seyahat etmediği gibi yürüdüm. Sana Hokosa'nın ihanetini anlatmak ve felaketinden kurtarmak için." "Ne ihanet, ne felaket?" diye sordu prens. Bu soruyu cevaplamadan önce, Hafela, "Bana haberlerimin bedelini ödemeliyim. Fiyatını durayım, Noma." "İşte bu, prens. Birincisi, Hokosa'nın başı.
Benden boşandı. Yakaladığınızda. Bunu memnuniyetle söz veriyorum. Daha ne var? İkincisi, bugün baş eşinizin yeri. Ve bir hafta sonra, seni kral yapacak olandan. Ateş halkının kraliçesi adı ve devleti. Hepsini. Hırslısın, kadın. Ve pazarlık yapmayı çok iyi biliyorsun. Eğer kazanabilirsen verebilirim. Seni her zaman sevdim, zihnin harika, vücudun güzel. Ateş halkının kraliçesi olacaksın, babalarımın ruhu adına yemin ederim. Şimdi, haberler. İşte onlar, Hafela. Hokosa Hristiyan oldu ve komployu Nodwengo'ya sattı. Büyük Kanyon'da, sadece 3 saatlik yürüyüş mesafesinde, pusu hazır. Yarın sen ve halkın orada kesilirdiniz. Beni durdurmak için bu kadar hızlı ve uzağa koşmam olmasaydı. Bu gerçekten haber, dedi prens. Şimdi söyle, kanyonda kaç alay saklanmış? 8. Ben 14 alay getirdim. Yani, uyarılmış olarak, korkacak pek bir şey yok. Bu fareleri kendi deliklerinde yakalarım. Daha iyi bir planım var, dedi Noma. 6 alay o tepenin önünde bırak ve beklesin. Nodwengo'nun generalleri onların girmediğini görünce, kendileri girecek, pusuya düşürdüklerini sanacaklar ve 1-2 gün bekledikten sonra hepsini önlerinde sanarak tüm güçleriyle harekete geçecekler. Ama alaylarına emret koşsunlar ve savaşsınlar, Nodwengo'nun ordusunu geri çekip peşlerinden sürüklesinler. Bu arada, işte bu gece tam bu gece, geriye kalan tüm adamlarınla büyük yere yürümelisin. 5000'den az askerle korunuyor orası. Orada Nodwengo'yu öldürürsün, kendini kral ilan edersin. Sonra buradan ayrılan Impi'nin yardımıyla, o orduyla başa çıkabilirsin. Gerçekten büyük bir plan, dedi Hafela hayranlıkla. Ama nasıl bileyim, bu hikayelerin doğru mu, yoksa bana bir tuzak mı kuruyorsun? İzciler dışarı çıkıp vadiye gizlice girsin, diye yanıtladı Noma. Yalan söyleyip söylemediğimi göreceksin. Geri kalan için ise ellerimi alabilirsin. Yalan söylersem hayatımı. Eğer büyük yere yürürsem, bu gece yarısı olmalı ki kimse görmeden gitsin, dedi Hafela. O zaman sen ne yapacaksın, Noma? Bu kadar yoldan sonra yürüyebilecek misin? Gücüm geri gelene kadar taşınacağım, diye yanıtladı. Şimdi bana yemek ver ve dinlenmeme izin ver. 5 saat sonra, 20.000'den fazla adamıyla Hafela, büyük yere doğru hızlı ama dolambaçlı bir yolda ilerliyordu. Tepede ise, Noma'nın önerisiyle, 6 alay bırakılmıştı. Emirleri şuydu, Nodwengo'nun generallerinin önünde kaçacaklardı ve onları yeterince uzağa götürdüklerinde, ellerinden geldiğince hızlı takip edeceklerdi. Bu emirlerin ilk kısmı, 2 günlük uçuştan sonra tam anlamıyla yerine geldi. Gece yürüyüşü yapan Nodwengo'nun askerleri arkalarına geçti ve şafakta üstlerine düştü. Yarısını öldürdü, kalanını dağıttı. Sonra Nodwengo'nun generalleri ilk kez öğrendi, Hafela'nın ordusunun yalnızca bir kanadını takip etmişlerdi. Ana kuvvet ise krallığın kalbine dönmüştü. Ve korkuyla, aceleyle yüzlerini eve çevirdiler. Noma'nın uçuşundan sonraki sabah, Owen hastalığının son aşamasına girdi. Hem kendisi hem de onu izleyenler anladı, artık birkaç günden fazla yaşayamayacaktı. Kaderi neşeyle kabul etti. Geriye kalan zamanını İngiltere'ye gönderilecek mektuplar yazmakla geçirdi. Ayrıca kağıda misyonunun başlıca olaylarını ve kendisinden sonra gelecek olan beyaz halefleri için önemli bilgileri yazdı. Bu son çalışma aralıklarında, zaman zaman en bilge ve en güvenilir vaftizlileri yatağına çağırdı. Onlara gittikten sonra ne yapmalarını öğretti ve inanca tutunmalarını teşvik etti. 4. günün öğleden sonra, Hokosa'nın vaftizinden sonraki gün, derin bir uykuya daldı. Gün batımına kadar uyandı. "Hala burada mıyım?" diye sordu, John ve Hokosa'ya merakla bakarak. İkisi de yatağının başında izliyorlardı. "Rüyalarımdan bunun farklı olduğunu sanıyordum. John, bir elçi gönder krala. Halkı toplamasını iste, gelmek isteyen herkes gelsin, evin önündeki açık alana. Ölmek üzereyim ve önce onlarla konuşmak istiyorum." John ağlayarak işini yapmaya gitti. Owen ve Hokosa yalnız kaldı. "Şimdi söyle bana ne yapmalıyım?" dedi Hokosa umutsuzlukla. "Bu ölümü sana getiren benim." "Endişelenme, kardeşim," diye yanıtladı Owen. "Bu ve yaptığın diğer şeyler, körlüğün günlerinde yapıldı. Onları yapmanı sona erdirmek için izin verilmişti. Şimdi diz çök, ölmeden önce günahlarını affedeyim. Çünkü sana söylüyorum, Hokosa, bugün bitmeden önce, bu gece benim gittiğim aynı yolda yürüyeceksin." "Öyle mi?" diye yanıtladı Hokosa. "Neyse, sevindim. Çünkü artık yaşamak için hiçbir arzum yok."
Diz çöktü ve affı aldı. Jon geri döndü ve Nodwengo da onunla birlikte geldi. Halk da toplanmıştı, yüzlerce kişi Owen'ın isteğini duymuş ve gelmiş. O zaman bana cübbelerimi giydirin ve gidelim, dedi Owen. Son sözlerimi insanların kulağına söylemek istiyorum. Surplice ve kapüşonunu yorgun bedenine giydirdiler. Dışarı çıktılar. Jon önde fil dişi haçı yüksekte tutarken, kral ve Hokosa her iki yanında onu destekliyordu. Kapısı olmayan alçak bir ahşap platform vardı. Owen zaman zaman oradan büyük cemaatlere hitap ederdi. Bu platformda yerini aldı. Ay parlaktı ve bu sayede binlerce erkek, kadın ve çocuğu görebildi. Harika beyaz adam, haberci, onlara veda etmek istiyordu. Ama birçoğu onun ölmekte olduğunu henüz anlayamamıştı. Yalnızca ülkeden ayrılacağını ya da bilinmeyen bir yere gideceğini sanıyordu. Bir an karanlık yüzlerin denizine baktı Owen. Sonra, yoğun bir sessizlik içinde, gerçekten alçak ama net ve kararlı bir sesle konuştu. Çocuklarım, dedi, son sözlerimi duysun kulaklarınız. 3 yıldan fazla önce, çok uzak bir diyarda ve böyle bir gecede, yukarıdan bir ses bana seslendi. Sizi bulmamı, putperestliğinizden döndürmemi ve karanlığınızı aydınlatmamı emretti. O sesi dinledim ve deniz ile kara boyunca yolculuk ettim. Ama bu işi nasıl başarabileceğimi tahmin etmek imkansızdı. Beni gönderen her şeye kadir o ise, ülkenin eşiğinde beklemeye başladım, bana bir rüyada gelecek olayları gösterdi. Bu yüzden cesurca ve bilerek karşınıza çıktım. Zehirleneni iyileştirebileceğimi söyledim, kralınızı ölümün ağzından çektim. Ve kendinize şöyle dediniz, bakın bir büyücü. Gerçekten, onu dinleyelim. Sonra büyücülerinizle ovada çatıştım. Ve öğrettiğim haçın dibinden yıldırımlar onlara geri döndü. Bakın, onların şefi şimdi kendi tarafımda duruyor. Öğrencilerim arasında en önde gelen ve en sadık olanlardan biri. Sonra sorunlar çıktı. Kralınız Hristiyan olarak öldü ve birçok insan uzaklaştı. Ama bir kalıntı kaldı ve kral olan kişi gerçeğe döndürüldü. Şimdi tohumu ektim ve mısır gözlerimin önünde olgunlaştı. Ama hasadı biçmeme izin verilmeyecek. İş bitti. Görevim bitti. Ve ben, haberci, mesajı gönderen oya geri dönüp rapor edeceğim. Biraz daha dinle, çünkü yakında sesim sessizleşecek. Barış getirmek için değil, bir kılıç getirmek için geldim, dedi benim ustam. Ben de öyle diyorum, onun en layıksız hizmetkarı. Kurtuluş ucuza alınamaz. Onun bedeli kan ve acıyla ödenir. Ve siz de kan ve acıyla ödeyeceksiniz, ey çocuklarım. Çok sıkıntıyla Tanrı'nın krallığına girilir. Şu anda bile putperestler kapılarınızda. Ve birçoğunuz onların mızraklarında ölecek. Ama söylüyorum, sizi fethedemeyecekler. Sadık olun, haça tutunun ve efendinizden şüphe etmeye cesaret etmeyin. Çünkü o sizin kaptanınız olacak ve siz onun halkı. Kralınıza bağlı kalın, çünkü o iyidir. Ve Hokosa'nın öğütlerini dinleyin, bu, bir zamanlar kötülerin ilkiydi. Çünkü ruhum onunla gider ve o ruhun oğludur. Çocuklarım, iyi bak, beni unutma, çünkü sizi sevdim. Ya da beni unutsanız da, öğretimimi unutmayın ve benim yürüdüğüm yolda yürüyün. Tanrı'nın huzuru seninle olsun, Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun ve Tanrı'nın kurtuluşu sizi bekliyor. Tıpkı bu gece beni beklediği gibi. Arkadaşlar, beni götürün ve ölüme. Ona döndüler. Ama elleri ona değmeden, Thomas Owen Hokosa'nın göğsüne öne doğru düştü. Bir süre orada yattı. Sonra aniden, son kez kendini kaldırdı. Ve yüksek sesle bağırdı. İyi bir dövüş verdim. Kursumu bitirdim. İnancı korudum. Bundan sonra bana doğruluk tacı hazırlanıyor. Ve sadece bana değil. Onun görünüşünü seven herkese. Sonra başı geriye düştü. Koyu gözleri kapandı. Ve haberci öldü. Onu öldüren adam, Hokosa, onu kaldırmak için ilerledi. Halkın güçlü ağlaması arasında, cesedi kollarında gömülmeye hazırlamak için taşıdı. Ertesi gün batımında Thomas Owen'dan geri kalan her şey gömüldü. Küçük kilisenin sunağının önünde, Kral Nodwengo ve Hokosa onu mezara indirdi. İlk öğrencisi Jon ise Hristiyanlığın defin törenini okudu, insanın Amasuka diline çevirmek için Owen'ın son çabalarından biri olan bu töreni. Tören bitmeden bir asker kalabalığın arasından geçti ve selam vererek kralın kulağına fısıldadı. Nodwengo irkildi. Şapelden ayrılan dostuna son bir veda bakışı attı ve bazı generallerini Hokosa'ya eşlik etmek üzere görevlendirdi. Birkaç dakika sonra hepsi konsey kulübesindeydi. Hokosa, dedi kral, bana geçmişte hainlik yaptın. Ama şimdi kalbinin gerçek olduğuna inanıyorum.
Ölen efendimizin emirlerini takip ediyor ve sana güveniyorum. Dinle, karakollar, büyük yere doğru ilerleyen büyük bir impinin varlığını raporladı. Ama kendi impim zaferle döndü mü, yoksa savaşta mı, henüz bilmiyorum. Şu an için yeni bir haber geldi, Hafela'nın ordusunun bir sırtın üzerinde kamp kurduğu görülmüş. Sanki Kanid'de bekleyenleri kandırıyorlar. Eğer öyleyse, neredeyse hiç savaş yapmamışlardır. Ama nasıl bu olur ki generaller Hafela'nın impisinin o sırtta kamp kurduğunu söylüyor? Kral, pusudan uyarı alarak sırtı terk etmiş olabilirler. Olamaz. Koşucu başlarken ateşleri yanıyordu ve askerler etraflarında toplanmıştı. O zaman belki bir kısmı sırtta oturuyordur, vadideki pusu askerlerini kandırmak için. Ana kuvvet ise size doğru yönelmiş olabilir. En azından yakında öğreneceğiz, diye yanıtladı kral. Ama eğer korktuğum gibi zekice alt edildikse, bu az kişiyle ne yapabiliriz? Kaptanlardan biri oldukları yerde tutunmayı önerdi. Çok büyük, diye yanıtladı kral. Çitleri kırarlar, hatlarımızı yakarlar. Başka biri kaçmayı önerdi. Hafela'nın kuvvetlerinden gecenin karanlığında sıyrılmayı. Ne, dedi Nodwengo. Yaşlıları, kadınları ve çocukları geride bırakmak mı? Bu kalabalık nasıl kaçar? Hayır, bu planların hiçbirini kabul etmeyeceğim. Sonra Hokos'a konuştu. Kral, öğütlerimi dinle. Şimdi tüm kadınlara, yaşlılara, hastalara, yanlarında sığır ve yiyecek alarak hemen ölüm vadisine doğru yola çıkmalarını emret. Felaket ağacının ötesindeki açık alanda toplanacaklar. Vadi dar ve kayalıklar dik. Belki yardım bize ulaşana kadar, şimdi gönderilmesi gereken habercilerle çağrılacak ordu, orayı tutabiliriz. Plan iyi, dedi kral. Kimse böyle düşünmemişti. Ama kasabayı kaybedeceğiz. Kasabalar yeniden inşa edilir, diye yanıtladı Hokos'a. Ama ölü adamları kim diriltir? Sözler dudaklarından çıkarken bir koşucu konseyin içine daldı ve bağırdı. Kral, Hafela'nın impisinin karakolları ateş ovasına girdi. Prens bizzat komuta ediyor. Nodwengo ayağa kalktı ve emirlerini verdi. Kasabanın savaşmayan nüfusu, toplanabilen yiyecek ve sığırla birlikte hemen ölüm vadisine çekilecekti. Bu sırada büyük yerde kalan 4 ya da 5 bin asker, kralın evi önündeki açık alanda yer almıştı. Ay ışığında, hareketsiz ve sessiz duruyorlardı. Nodwengo ve kaptanlar onlara doğru çıktı. Onu görünce tek bir adam gibi mızraklarını kaldırdılar ve kraliyet selamını verdiler. Kral. Kral elini kaldırdı. Sessizlik. Askerler, dedi, alt edildik. İmpim uzakta ve Hafela'nın kuvveti kapılarımızda. Vadide, az olsak da, yardım gelene kadar kendimizi savunabiliriz. Ama önce kadınlara ve çocuklara zaman tanımalıyız. Bunu yalnızca bir yolla yapabiliriz. Hafela'yı uzak tutarak. Şimdi, askerler, kendi hayatlarınız ve onurunuz, sevdikleriniz için. Büyük isim adına yemin edin. Bu savaşı korkusuzca ve tereddütsüzce savaşacağınıza yemin edin. Kutsal isim ve senin başın adına yemin ediyoruz, kral, diye bağırdı alaylar. O zaman zafer zaten bizim, diye yanıtladı Nodwengo. Beni takip edin, ey ateş çocukları. Ve büyük mızrağını sallayarak Hafela'nın yaklaşmakta olduğu dış çit bölümüne doğru yol açtı. Kasabada artık tarif edilemez bir kargaşa hakimdi. Kadınlar, çocuklar ve binlerce öküz vadiye doğru ilerlemeye hazırlanıyordu. Panik sardı bu zavallı yaratıkları. Kadınlar çığlık atıyor, çocuklar inliyor, öküzler böğürüyordu. Gerçekte bu kalabalık dizi, 12.000 ruh, kalabalık başlamadan tam 1 saat önce geçmeye başladı. Yavaş ve düzensiz bir şekilde, ancak ilerlebildi. Bu sırada Hafela saldırıyı geliştiriyordu. Büyük ordusunu kama biçiminde düzenleyerek savaş çığlığını yükseltti ve ilk tahkimatlara koştu. Bunları kolayca aştı. İkinci hatta saldırdı ve ağır bir çatışmadan sonra geçti. Sonra ana çitin en zayıf noktasına atıldı. İşte burada gerçek çatışma başladı. Çünkü burada Nodwengo onu bekliyordu. 3 kez mızrak fırtınasına maruz kaldılar ve 3 kez geri itildiler. Büyük dikenli çit ve arkasındaki taş duvar onları durduruyordu. Savaş yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Bu sürede, kadınlar ve çocukların çoğu doğu kapısından geçmişti. O zaman zamanı geldi, dedi kral. Burada beklersek Hafela'nın savaşçıları aramıza karışacak ve geri çekilmemiz bozguna dönecek. Bir arkadaş, dedi ve adını söyledi, bir süre çiti tutsun ve geri çekilmemiz için zaman kazandırsın. Seni duyuyoruz, kral. Ama kaptanımız öldürüldü.
Bu adamların komutasını kim üstlenecek, diye sordu Nodwengo, subay grubuna. Ben, kral, diye yanıtladı yaşlı Hokosa, mızrağını kaldırarak. Çünkü yaşıyor ya da ölüyor olmam artık benim için fark etmiyor. Hadi, böylece, diye bağırdı bir diğer. Aramızda kim kral emrettiğinde ölmek istemiyor? Bunu yarın öğreneceğiz, dedi Hokosa sessizce. Askerler kahkahayla cevap verdi. Öyle olsun, dedi kral. Sessizce ve hızla, kulübelerin gölgesinde tutulan alaylar vadiye doğru ilerlerken, Hokosa ve 100 adamı zayıf çitin ve duvarın arkasına konuşlandı. Dördüncü saldırı geldiğinde, prensin bizzat önüne geçtiği bu saldırı bu sefer son derece güçlüydü. Hokosa duvara tırmandı. Parlak ay ışığında, herkesin görebileceği yerde, onlara durmaları için seslendi. İçgüdüsel olarak itaat ettiler. Orada gördüğüm kişi Hafela mı, diye sordu. Ah, benim, diye yanıtladı prens. Benimle ne istersin, büyücü ve hain? Sadece şunu, Hafela, sana burada ne aradığını sormak istiyorum. Bana vermeye söz ettiğin şeyi, Hokosa. Babamın tacını ve başka şeyleri. O zaman geri dön, Hafela. Çünkü onları asla kazanamazsın. Hiç mi sana yanlış kehanet ettim? Hayır. Ve şimdi de yanlış söylemiyorum. Geri dönmeni sağlayacağım, yoksa burada sonsuza dek kalacaksın. Bana kötülük çağırmaya cesaret ediyor musun, büyücü, diye bağırdı prens öfkeyle. Karın benim şimdi, hayatını da alıyorum, ve elindeki büyük mızrağı tüm gücüyle ona fırlattı. Mızrak Hokosa'nın başının yanından tıslayarak geçti, kulağına değdi. Ama o, çelik gibi kımıldamadı. Kötü bir atış, prens, dedi gülerek. Ama öyle olmalı. Çünkü ben göremediğiniz şeyler tarafından korunuyorum. Karımı aldın ve o senin mahvın olacak. Hayatımı alabilirsin. Ama benden önce, Hafela, ordunun dağılmış halini göreceğim. Haberci öldü. Ama gücü üzerime geldi. Ve sana doğruyu söylüyorum. Ey prens ve savaşçılar, onlar, zaten ölüdür. Bu sözleri duyunca yüzlerce kişi öfke ve hayranlıkla geri çekildi. Onu öldür, büyücüyü öldür, diye bağırdılar ve mızrak yağmuru Hokosa'ya doğru yükseldi. Hepsi ona dokunmadı. Sana göremediğin şeyin koruması altında olduğumu söylemiş miydim, diye sordu Hokosa küçümseyerek. Sonra yavaşça duvardan indi. Büyük bir sessizlik. Adamlar kıt olduğunda dil iş görmelidir, diye açıkladı arkadaşlarına. Artık Kral Vadi'nin diğer ucuna ulaşmış olmalı. Anında savaşsaydık, Hafela sert takip ederdi. Ama şimdi, gelelim. Hazır olun. Yakında saldıracak. Ve baktı ki, alayın ilk sıraları hızla çite yöneldi. Ellerle dikenleri söküp geçit açtılar. Sonra duvara atladılar. Ve orada karşılaştılar Hokosa'nın mızrakları yukarıdan sert biçimde. Geri itildiler. Bir kez, iki kez. Ama sonunda yoğun bir kolon halinde aktılar. Tıpkı kıyı kayaları üzerinden taşan gelgit gibi, savunucuları sayıların ağırlığıyla sürüklediler. Bu oyun bitti, diye bağırdı Hokosa. Şimdi doğu kapısına uç. Burada artık yapabileceğimiz bir şey yok. Hayatta kalanlar kaçtı. Binlerce düşman arkalarından geldi, terk edilmiş kasabayı yağmalayıp ateşe verdiler. Hokosa ve adamları, ya da daha doğrusu yarısı, kapıya ulaştı ve güvenle geçti. Sonra kapıyı kapatıp saldırganları yavaşlattılar. Şimdi yüzlerce kulübe alevlere teslim olmuştu. Alevler hızla yayılıyor, her tarafı aydınlatıyordu. Bu ışıkta Hokosa görebildi, kaçakların 2/3'ü dar kamerden geçmişti. Nodwengo ve askerleri ise dik kayalık yamaca sıralanmış, geri çekilmelerini örtüyorlardı. Hokosa kralın yanına ilerledi. Yaşadın demek, dedi Nodwengo. Saatim geldiğinde öleceğim, öncesinde değil, diye yanıtladı Hokosa. Çoğumuz hayatta ve hikayeyi anlatıyoruz. Çünkü ne zaman ve nasıl çekileceğimi biliyordum. Hazırlan, kral, düşman yakından bastırıyor. Ve arkamızdaki bu kalabalık salyangoz gibi ilerliyor. O konuşurken ardından gelenler yanan çitleri aştı ve kasabadan içeri aktı. Kavga yeniden başladı. Sayıca üstünlükleri vardı. Ama Nodwengo ve birlikleri daha yüksek arazide, her iki yanı korumalı dar bir yolda duruyordu. Ve dinlenmiş. Hafela'nın adamları ise yolculuktan bitik. Yavaşça, her santimde çarpışarak, Nodwengo geri çekildi. Uzun karınca sütunu gibi kadınlar, hastalar ve sığırlar dar kamerden sızdı. Sonunda hepsi geçmişti. Zamanı geldi, dedi Nodwengo. Kollarımız uzanıyor. Ve emir verdi. Savunma kuvveti, takip ettikleri yolda bölük bölük kayboldu. Sonuncusu da Hokosa'yla birlikte kaybolduktan sonra, yer taşlarla kapatıldı.
Üstlerinde ise parlayan mızraklar. Böylece ilk gecenin savaşı sona erdi. Düşman yeterince savaşmıştı. Nodwengo ve adamları da yeterince çarpışmıştı. 5000'den yaklaşık 1100 kayıp vermişlerdi. Ama o gece dinlenemeyeceklerdi. Kadınların yardımıyla tüm gece vadinin en dar yerlerine taş duvarlar inşa ettiler. Sığırlar, kadınlar ve çocuklar ise kanyon boyunca ilerletildi. İki boyunlu bir şişeye benzeyen bu kanyonun ucunda, felaket ağacının yakınındaki açık alanda kamp kuruldu. Su kaynağına yakın ve o garip görünümlü ağaç doğal bir sur sağlıyordu. Şafaktan kısa süre sonra, askerler dinlenip ne bulurlarsa yiyorken, Hafela saldırıyı yeniledi. Ama natürel kemere ne kadar uğraşsa da giremiyordu. Kaya ve dikenlerle tıkılmış, cesur adamlar tarafından korunuyordu. Sadece emeğini boşa harcıyorsun, Hafela, dedi Noma, yanında durup saldırıyı izleyerek. O zaman ne yapmalı, diye sordu. Onlara saldırmadıkça öldüremeyiz. Akıllıca bir yer seçtiler. Kesinlikle oradaki çitlerin altında savaşacaklarını düşünüyordum. Ah, diye yanıtladı Noma. Hokosa'nın yanlarında olduğunu unuttun. Bu geri çekilme Hokosa'nın tavsiyesiydi. Yaralı bir kaptanın dudaklarından öğrendim öldürmeden önce. Şimdi izlenecek iki yol var gibi görünüyor. Biri, bir alay göndermek, 1,5 günlük yolculukla uçurumların tepesinden geçip vadinin diğer ağzını tutmak ve beklemek. Ta ki bu çakallar deliklerinde aç kalana kadar. Ama 6 saat önce başladı bu yürüyüş ve nehrin ağzına yarın şafaktan önce ulaşmaları gerekiyor. İkincisi, diye devam etti Noma ve uçuruma doğru işaret etti. Sağ tarafta, vadinin üzerinden sarkan düz bir çıkıntı vardı. Yaklaşık 100 feet yüksekliğinde. Oraya çıkabilirsen, dedi, bu kapıya kolayca saldırabilirsin. Bolca kaya var. Ve taş yağmuru altında kimse savaşamaz. Ama o akbaba yuvası nasıl çıkılır? Hiç insan ayağı basmamış oraya. Bak, uçurum dik. Noma gözleriyle mesafeyi ölçtü. 60 adım, daha fazla değil, dedi. Bolca öküz var. Derilerinden ipler yapılabilir. İplerden bir merdiven. Aşağıya iner, adamlar geçer. 10 ya da 5 kişi yeterli olur. Çok iyi düşündün, Noma, dedi Hafela. Hokosa dün gece bize şöyle dedi, elçinin bilgeliği ondan büyüktü. Ama sanırım, Hokosa senin bilgeliğinden biraz geride kaldı. Belki bir kısmı ona kalıyor, diye yanıtladı Noma gülerek. Emir verildi. 2 saat içinde merdiven hazırdı. Aşağıya bıraktılar ve birkaç adam ağdaki örümcekler gibi sarkarak geniş rafa ulaştı. Oraya ulaşıp kenarına ilerlediklerinde, savunucular arasına bir kaya saldılar. Zarar vermedi ama bir grubun arasına düşüp sıçradı. Şimdi gitmeliyiz, dedi Hokosa, başını kaldırarak. Hiçbir adam taşa karşı savaşamaz. Geçmiş günlerde okey kullanımını öğretmeyi tavsiye ettim. Ama buna kadın silahı dediler. Hiçbiri kabul etmedi. Konuşurken başka bir taş düştü ve yanında ayağa kalkan bir adamı ezip öldürdü. Gece boyunca uğraşarak inşa ettikleri taş duvara çekildiler. Taşlar oraya ulaşamıyordu. Duvar ve diğer tahkimatları güçlendirmek için çalıştılar. Düşmanın yolu açmadan önce kalan zamanı en iyi şekilde kullanmaları gerekiyordu. Kısa süre sonra Hafela'nın adamları saldırıya geçti. Tek hamlede duvarı aşmayı umdular. Ama başaramadılar. 1 saatlik zorlu çarpışmadan sonra bile alamadılar duvarı. Hokosa tutamayacağını anlayınca, ikinci duvara çekildi. Ve böyle devam etti. Saat saate, tahkimatlar teker teker alınırken, Nodwengo'nun emriyle savunucular 2 kez değiştirildi. Dinlenmiş askerler geldi, yorgunlar yedekte bekledi. Yalnızca Hokosa kaldı. Çünkü ona bir kabakta içecek getiriyorlardı. Ve savaş nerede olursa olsun, her zaman en sert noktada o vardı. Yüzlerce mızrak yağmasına rağmen, hiçbiri ona değmedi. Sonunda gece çökerken, Nodwengo'nun adamları vadinin batı yarısındaki son noktadan sürüldü. Geri, felaket ağacının bulunduğu yerdeki kopinin önüne. Burada kaldılar bir süre, ezilmiş ve tükenmiş. Sonra itilip geçtikten sonra büyük taş surunun sığınağına girdiler. Burada binlerce kadın ve kurtarılabilenler vardı. Bu son geri çekilme sırasında Hokosa, Noma'yı gördü ilk kez. O zaman ayrıldıklarından beri ilk kez. Hafela'nın ön saflarında, prensle birlikte Noma duruyordu. Elinde küçük bir kalkan ve bir mızrak. Noma da onu gördü ve yüksek sesle seslendi. İyi savaştın, büyücü, ama yarın büyünün hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bu dünyada son günün olacak. Evet, Noma, diye yanıtladı Hokosa. Senin de öyle.
Sonra kralın adamlarından bir grup duvaran fırlayarak saldırıya geçti ve Hafela'nın askerlerini geri sürdü. Birkaçını öldürdü. Karanlık içinde Hokos'a, Noma'nın bir assegai darbesiyle düştüğünü söyleyen birini duydu. İkinci gün böyle sona erdi. Nöbetler ayarlanırken kral ve kaptanlar görüştü. Kalpleri ağırdı. Dinle, dedi Nodwengo. 5000'den yaklaşık 1000 kişimiz öldürüldü, ayrıca 100 kişi yaralandı. İnleme seslerini duy. Yanımızda 12.000 kadın, çocuk ve hasta var. Ve aralarında yalnızca bir duvar var onları katletmek isteyen Hafela ile. En kötüsü bu değil, kaynak bu sıcakta bu kadar kalabalığı besleyemiyor. Su bitiyor. Hangi yöne döneceğiz? Hafela'ya teslim olursak, belki kadın ve çocuklara merhamet eder. Ama söz ne olursa olsun, çoğumuz kesinlikle öldürülür. Savaşıp yenilirsek, herkes eski geleneğe göre katledilir. Kaçmayı düşündüm. Ama nehir taştı. Ve o kalabalıkla oraya ulaşsak bile, Hafela bir kuvvet gönderecek önümüzü kesmek için. Avukatı olan konuşsun. Kral, danışmanım var, dedi Hokos'a. Haberci ölmeden önce söylediklerini hatırla. Şimdi bile putperestler kapılarınızda ve birçoğunuz mızraklarında ölecek. Ama onların fethede olmayacağını söylüyorum. Haça tutunun ve Rabbinizden şüphe etmeyin. Öğütlerimi dinleyin, demedi mi? O zaman dinle, dava çaresiz görünüyor, ama korkma. Ve yarını düşünme. Şimdi ona dua edelim. Ve bizi yönlendirmesini ve kurtarmasını isteyelim. Öyle olsun, dedi Nodwengo ve dışarı çıkarak ay ışığındaki taş bir sütuna çıktı. Ve duasını onun önünde sundu. Bu arada Hafela kampında da görüşmeler vardı. Cesurca savaşmışlardı. Şansları almışlardı. Ama büyük bedeller karşılığında. Nodwengo'nun kaybettiği her adam için 3'ü düşmüştü. Ve yorgunluk, su sıkıntısı içindeydiler. Getirdikleri çantalar kokuyordu. Garip, dedi Hafela. Bu adamlar bu kadar az olduklarını görerek neden bu kadar cesurca savaşıyor? 3000 bile zor var onlarda. Ama o son duvarları almadan önce en az bir misli kayıp veririz. Ve o impi geri dönünce, o zaman neyle yüzleşeceğimizi düşünmek bile istemiyorum. Hokos'a yaşadığı sürece talihsizlik geliyor, diye söze girdin Noma. O olmasaydı, bu sorun çoktan biterdi. Ama o öyle bir büyücü, büyüleriyle bizi yeniyor ve Nodwengo'ya güç veriyor. Sen bugün onu meydan okurken gördün, defalarca. Çelik ona etki etmiyor. Ve bu kötülüğün başlangıcı. Çünkü o seni sonunda derin bir tuzağa sürükleyecek. Gerçekten kim? Dedi Hafela alçak gönüllülükle. Tüm vahşiler gibi o da büyük ölçüde batıl inançlıydı. Bu büyücü bizim için çok güçlü. Dokunulmaz. Ve insanların gizli düşüncelerini okuyabiliyor. Hayır. Hafela, diye yanıtladı Noma. Kalkanında bir çatlak var. Beni dinle, onu yakalayıp sıkıca tutabilirsek, büyüsünden korkmamıza gerek kalmaz. Ve sanırım nasıl tuzak kuracağımı biliyorum. Nasıl? Kopi ile duvarın ortasında, erkeklerin sığındığı duvarın ortasında, düz bir kaya var. Ve etrafı ölü askerlerle çevrili. Planım şu, ay bulutların arkasına girince, en güçlü 6 savaşçımız ölüler arasına yayılacak. Sonra bir haberci göndereceksin barış görüşmesi için. Nodwengo cevap verirse ve Hokosa'ya tek başına o kayaya çıkmasını teklif edersen. Ve ben de karşısına tek başıma çıkacağımı eklersem, bence gelecek. Çünkü korkusuz, kral için barış yapmak isteyecek. Ve bana olan zayıflığı nedeniyle, benimle konuşma fırsatını kaçırmayacak. O kayaya adım attığında, ölüler canlanacak ve onu tutacak. İyi bir tuzak, dedi prens. Ama Hokos'a girecek mi? 3 sebepten dolayı girecek. Tamamen korkusuz. Kral için barış yapmak isteyecek. Ve beni, boşanmış olmasına rağmen, sevmeye devam ediyor. Öyle olsun. Emirler verildi. Ve bir bulut ayı örterken, 6 seçkin savaşçı ölüler arasına yayıldı. Bulut geçti. Haberci elinde dal sallayarak açık alana ilerledi. Sen ne istersin? Diye sordu Hokos'a haberciye, duvardan mızrak sağanağı dinince. Efendim, Prens Hafela efendinizle görüşmek istiyor. Her iki tarafta da çok kayıp verildi. Daha fazla ölüm olmamasını istiyor. Hokos'a kral ile konuştu ve yanıtladı. O zaman Hafela duvarın altına gelsin, konuşalım. Hayır, diye yanıtladı haberci. Bir geyik açıp çukura girer mi? Prens buraya gelse mızraklar onu susturur. Nodwengo bizimle gelsin, güvenli geçişini garanti ediyoruz. Hayır, diye yanıtladı Hokos'a. Biz de mesajı değerlendireceğiz. Yetkisi olmayan sıradan biriyim ben. Ama başka bir teklif var. Bırakın Hokos'a tek başına şu düz kayaya gitsin.
Orada bir zamanlar eşi olan Lady Noma tek başına onu karşılayacak. İki ordunun tam gözü önünde, silahsız bir kadından korkacak bir sebep olmadan görüşebilirler. Hokos'a döndü ve kral ile konuştu. "Gitmen iyi olmaz," dedi Nodwengo. "Teklif güzel görünüyor. Ama mızrakların ulaşamayacağı bir yer. Yine de arkasında seni öldürmek ya da yakalamak için bir plan olabilir." Hafela çok kurnaz. "Belki de öyledir, kral," diye yanıtladı Hokos'a. "Yine de kalbim bunu yapmamın en akıllıca şey olduğunu söylüyor. Çünkü davamız çaresiz ve gitmezsem yarın hepimizin ölümüne sebep olabilirim. En kötü ihtimalde, ben sadece bir adamım. Ve ne olursa olsun, gökyüzünün iradesi olmadan zarar görmeyeceğim. Emin olun, zarardan iyilik çıkacak. Çünkü oraya gidersem, habercinin ruhu benimle gelir. Beni serbest bırakın. Ve eğer yakalanırsam, bu kader böyle olacak demektir. Her şeyden önce, geçmişte çok kez hain oldum. Bana ihanet ettiğimi düşünmeyin. Bu kendi ruhuma ihanet olur. Ve o ruh yakında hesap verecek." "İstediğin gibi, Hokos'a," diye yanıtladı kral. "Şimdi onlara söyle, yalnızca şu şartlarla barış. Hafela kadınları, çocukları ve sığırlarıyla bu toprakları tamamen terk eder ve bir daha mızrak kaldırmaz. Bunu yaparlarsa, tüm kötülüklerine rağmen, orduya zarar verilmeyecek. Eğer reddederlerse, Tanrı'ya güveniyorum ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim." Nodwengo haberciye döndü. "Hizmet ettiğine geri dön," dedi. Hokos'a, onu eski eşiyle buluşmak için o düz kayaya gidecek. Her iki ordu da görecek, her biri silahsız ve yalnız ilerleyecek. Kardeşim bu buluşmada Hokosa'ya ihanet etmeye kalkışırsa, kanı akıtan adam kesinlikle ölecek ve ölümden sonra sonsuza dek lanetlenecek. Haberci gitti. Kısa süre sonra boru çaldı. "Şimdi son kez ayrıldığımızı düşünüyorum," dedi Nodwengo, endişeli bir sesle Hokosa'nın elini tutarak. "Belki de öyledir, kral. Kalbimde bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Ama son kez ayrılmıyoruz. Çünkü ne olursa olsun, sonunda orada sana rapor vereceğim." Ve yukarıya işaret etti. "Uzun yıllar hüküm sür, kral, iyi ve akıllıca. İnanca tutun. Hoşça kal." Boru tekrar çaldı. Parlak ay ışığında hafif bir figür kayaya doğru ilerliyordu. Noma. Sonra Hokos'a duvardan fırladı ve aynı noktaya ilerledi. "Selam, Hokos'a," dedi Noma ve elini ona uzattı. Cevap olarak kendi çantasını arkasına koydu ve dedi, "İşin ne var, kadın?" Ama gözleri onun yüzünü arıyordu. Hala sevdiği o yüzü. Ve işte bu yüzden, taşın gölgesinde yatan ölü bedenlerin canlanmaya başladığını göremedi. Santim santim ayağa kalkıyorlardı. Önce dizlerine, sonra ayaklarına. Görmedi, duymadı. Ama kelimeler dudaklarından çıkarken, her yandan üstüne atladılar ve onu hareket edemez hale getirdiler. "Onu götürün," diye bağırdı Noma zafer dolu bir kahkahayla. Ve emriyle Hokos'a yarı sürüklenerek, yarı taşınarak bir taş duvarın üzerinden Hafela'nın kampına itildi. Nodwengo ve askerleri olanları gördü. "İhanet," diye bağırdılar ve yüzlercesi ovaya atlayıp koşmaya başladı. Hokos'a o bağırışı duydu ve döndü. "Geri," diye net ve tiz bir sesle bağırdı. "Geri, Nodwengo'nun çocukları, beni kaderimle baş başa bırakın. Düşman duvarın ardında binlercesiyle bekliyor." Bir asker ağzına vurdu ve susmasını emretti. Ama uyarı Nodwengo'nun kulağına ulaşmıştı. Kral ve savaşçıları durdu ve geri çekilmeye başladı. İyi ki, çünkü duvarın ve her şeyin sığınağından çıkmışlardı. Taş askerler atılıp saldırdı ve onları geri sürdü. Ama kralın adamları başlangıçta ilerleyip arkasına sığınmışlar, oradan mızrak sağanağıyla karşılamıştı saldırganları. 10 kişiyi öldürdü, ikisinin katı kadar yaraladı. Şimdi Hokosa'nın gülme sırası gelmişti. "Benim için aldığınız şey iyi ödendi, prens," dedi. "En iyi savaşçılarından bir noktası, yorgun ve yaşlı bir adamın cesedi için ağır bir bedeldir. Ama işte buradayım, bu kadar acı ve kayıpla yakalanmış, bana nezaket gösterdiniz ve beni getirdiniz. Söyle, neden beni buraya getirdiniz?" Sonra prens mızrağını salladı ve lanet etti. "Öğrendin mi, büyücü ve hain," diye bağırdı. "Seni yakaladık. Çünkü sen orada dururken gücümüzü geçecektin. Ama seni tutunca, Nodwengo kör ve ay vurmuş gibi yıkımına doğru yürüyecek." "Anlıyorum," dedi Hokos'a sakin bir şekilde. "Ama prens, bilgeliğimi arkamda bıraksam nasıl olur?" "Belki olmayabilir," diye yanıtladı Hafela. "Çünkü bir büyücü bile düşüncelerini uzaktan başkasının kalbine gönderemez." "Ah, öyle düşünüyorsun. Peki,
Oradaki Noma'ya sor. Son zamanlarda bunu yapmayı seçmedim. Büyüleri bir kenara bırakmıştım. Ama geçelim. Söyle bana, beni aldın, ne yapacaksın? Ama önce sana Nodwengo'nun sunduğu şartları kabul etmeni söyleyeyim. Bu gece dön ve topraktan çekil. Reddedersem ne olacak? Hokosa ayaklarının altındaki toza baktı. Sonra gökyüzüne baktı. Ve yanıtladı. Sana dün söylemedim mi? Sen ve ordunun çoğu, bu sabah burada derin uykuda yatacak. Çakalların yanında. Prens titredi. Çünkü Hokosa kehanet doğruyu söylüyordu. Lanetli köpek, dedi. Korkularımı üzerimde çalıştırmak mı istiyorsun? Zaferi bırakıp kaçak mı olacağım? Sonra Noma araya girdi. Kızma, Hafela, dedi. Bu yalanları dinleyecek misin? Bir renegade korkularını üzerinde oynuyor. Zaferi bırakıp kaçak olacak mısın? Bir erkek ol ve bu esiri sustur. Şimdi, dedi Hokosa nazikçe. Bu kadını yetiştirdim. Kendi ellerimle emzirdim. Ona verdiğim büyükle seni kıskandırdı benden ve onu geri kazanmak için derin günah işledim. Onunla evlendim ve onu büyük yapabilmek için daha da derin günah işledim. Ve son olarak, kendi isteğimle onu tuttuğum bağları gevşettim. Ama anısını kalbimden çıkaramadım. Hepsini hak ettim. Çünkü onu büyücülüğümün aracı yaptım. Bu yüzden yalnızca o beni parçalamalı. Dilersen onun tavsiyesini dinle, prens. Benimkini bırak. Ne karar verirsen ver. Ama bir kez daha kehanet bulunmama izin ver, Nodwengo, haberciyle bana söylediğin şeyi söyledi. Kan akıtan adam kesinlikle ölür ve ölümden sonra lanetlenir. Artık Hristiyanım, prens, ve sana karşı intikam aramıyorum. Ben çok affedildikten sonra, affetmeyi öğrendim. Ama benim kanımı akıtan için, kötü olabilir. Boğulsun, dedi yakında duran bir kaptan. Sonra bu meselede kan olmayacak. Dostum, diye yanıtladı Hokosa, asker değil, davaların avukatı olmalıydın. Prens yalnızca hayatımı kaybederdi. Küçük bir günah. Bunu sana bırakıyorum. Onu esir tutun, dedi bir diğeri, bu işlerin nasıl bittiğini görene kadar. Hayır, diye yanıtladı Hafela. O zaman kesinlikle bizi alt edip kaçar. Noma, bu adamla ne yapacağız? Sen bir zamanlar onun karısıydın. En iyi sen bilirsin. Düşüneyim, diye yanıtladı Noma. Önce yere baktı, sonra etrafına, sonra gökyüzüne ve bakışları Kopi'nin dibinde, felaket ağacına takıldı. Nesiller boyu suçluların ve cadı doktorların bağlandığı o ağaca. Yapraklarının arasından, o garip ve korkunç görünümlü ağacın üzerinde, beyaz ve ölü gibi yükselen bir uzuv vardı. Haç biçiminde bir uzuv. Owen'ın öğrencisi John'un bunu bir işaret ve söz olarak algıladığı uzuv. Bu haç net bir şekilde öne çıkıyordu, batan ayın ışığında. Noma'nın gözüne takıldı. Ve şeytani bir düşünce girdi kalbine. Bu adamı hayatta tutacak mısın, dedi. Ama kaçmasına izin vermeyeceksin. Bak, senin üstünde, onun taptığı bir haç var. Onu ona bağla. Taptığı adamın bağlı olduğu gibi. Ve bırak, ölü adam mümkünse ona yardım etsin. Prens ve etraftakiler biraz geri çekildi dehşetle. Onlar zalim adamlardı. Ama Hokosa'ya doğaüstü güçler atfediyorlardı. Ve bu felaket yine de korkunç görünüyordu onlara. Noma onların zihinlerini okudu ve tutkuyla devam etti. Beni acımasız buluyorsunuz. Ama bu büyücünün ellerinde neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Onun için ve onun yüzünden eziyetler çektim. Kendi amaçları için ölümün kapılarını açtı bana. Aşağı gönderdi beni. Ölümde yaşayanların dünyasına. Ve o saatten itibaren gölgeler benden ayrılmadı. Her gece benimle kalıyorlar, korkularla işkence ediyorlar. Bana söyledi ki halkın üzerinde yükseltilmesini istedi. Kehanet gerçekleşsin, kaldırılsın ve belki o gölgeler benden ayrılır. Huzur ve uyku bulabilirim. Ayrıca, bu şekilde onu yalnız koruyabilirsiniz, kan dökmeden. Öyle olsun, dedi prens. Beraber ölümünü planladığımızda, kral ve senin bedelin için pazarlık yapıldığında, uyarmamış mıydım seni bu büyülü cadının ikimizin kalbini de küçük ellerinde tuttuğunu? Seni ölüme kadar kovalayacağını? Sana ne demiştim, Hokosa? Ve Hokosa kaderini duyunca başını eğdi. Hafifçe titredi. Sonra kaldırdı başını ve net bir sesle bağırdı. Doğru, prens. Ama sözlerinize bir şey ekleyeyim. İkimizi de ölüme götürecek bu yol. Benim için, gerçekten onurlu bir şey var. Efendimin seçtiği aynı sonu bana vermek. O çarmıha bırak günahlarım bağlansın ve bedenim onlarla birlikte. Ay battı. Ama karanlıkta tırmanan adamlar vardı. Yanlarında ham deri şeritleri taşıyorlar. Ağacın tepesine ulaştılar.
Haçın kollarına oturarak bir ipten aşağıya indiler. Bir ilmi Hokosa'nın vücuduna yerleştirdiler. Böylece ona sarıldılar. Sakin ve korkunç gözlerini Noma'ya dikti ve şöyle dedi. Kadın, seni suçlamıyorum. Ama bu kaderi sana yüklüyorum. Ölümümü izleyeceksin. Ve Tanrı sana nasıl davranırsa, öyle olsun. Noma bu sözleri duyduğunda yüksek sesle çığlık attı. Çünkü aniden hissetti. Hokosa'nın iradesinin gücünün, özgür olduğu anda, bir kez daha üzerine düştüğünü. Ve son emirlerine itaat etmek zorundaydı. Askerler yavaş yavaş onu çekti ve orada bağladılar. Yüksek çarmıha sıkıca tuttu. Sonra indiler ve onu terk ettiler. Noma'yı da götürmeye çalıştılar. Ama her seferinde bağımsızlaşarak ağaçtan ayrılıp gölgesine geri kaçtı. Hafela bunu görünce, ağzına bez bağlanmasını ve gün ışığında bırakılmasını emretti. Çünkü kimse onu orada bırakmaya cesaret edemedi. O ağacın gölgesinde kötü ruhlar yaşıyordu. Güneş aniden uçurumların kenarından yükseldi. Ve vadi henüz derin bir gölgedeyken, kırmızı ışık beyaz haçın üzerine düştü. Felaket ağacının üzerinde yükselen Hokosa'nın çarmıha gerilmiş kara silüeti, yaşıyordu. Kralın kampı gördü ve anladı. Ve orada toplanan binlerce erkek, kadın ve çocuğun her boğazından öfke ve dehşet dolu bir kükreme yükseldi. Kral elini kaldırdı. Sessizlik. Duvara çıktı ve yüksek sesle seslendi. Hala yaşıyor musun, Hokosa? Yoksa o hainlerin yalnızca bedenin mi var ağaca gerilmiş? Cevap berrak ve durgun havadan geldi. Yaşıyorum, ey kral. O zaman Dazan biraz, diye seslendi Nodwengo. Ağaca saldıracak ve seni kurtaracağız. Hayır, diye yanıtladı Hokosa. Beni kurtaramazsın. Ama ölmeden önce, senin kurtarıldığını göreceğim. Sonra sözleri karmaşaya karıştı. Çünkü 3. günün çarpışması başladı. Hafela'nın alayları çaresizce koştu açık alanda ve tahkimatlara saldırdı. Gece boyunca inşa edilen 2 iç duvarla güçlendirilmişti orası. Ve beklenmedik bir çığlık yükseldi, Hafela'nın vadinin doğu boyundan çevreleyici kuvveti yaklaşıyordu. Neyse ki Nodwengo önceden düşünmüş ve buraya da bir duvar inşa ettirmişti. 2 saat sürdü şiddetli savaş. Sonra her iki tarafta düşman geri çekildi, dinlenmek için. Ama şimdi yeni bir felaket, tüm kamp acı dolu inlemelerle inliyordu. Su bitmişti. Gece boyunca zaten azalmıştı. Şimdi güneş kara kayaları yakıyor, insanlar soluyordu. Düşen yapraklar gibi, yaralılar ve çocuklar ölüyordu. Savaşçılar ise öküzlerin boğazını kesip kanlarını içiyordu. Hokosa çarmıhında asılı bu inlemeleri duydu. Ve nedenini anladı. İyi teselli edin, Nodwengo çocukları, diye bağırdı. Dua edeceğim, yağmur üzerinize yağsın. Ve başını kaldırıp dua etti. İster tesadüf, ister duası duyuldu. Kim söyleyebilir ki? Ama hemen ardından bulutlar toplandı gökyüzünde. Ve 2 saat içinde yağmur seller halinde yağdı. Herkes doydukça içti. Kaynak yenilendi. Yağmurdan sonra soğuk ve kasvetli rüzgarlar geldi. Gök gürültüsü. Hafela alayları yenilenerek saldırdı. Bu sefer savunmacılar zayıf ve azalmıştı. Ve 1. duvar düştü. Oralar derin bir sessizlik oldu. Sonra Hokosa'nın sesi yükseldi. Kalpleriniz dolsun. Büyük yerin ovasında güneş ışığı parlıyor ve orada mızrakların parıltısını görüyorum. Yardımınız geliyor, ey Nodwengo çocukları. Halk sevinçle bağırdı. Hafela alaylarını son hamlelerine çağırdı. Kendilerini 2. duvara fırlattılar. Geri çekildiler. Tekrar ilerlediler. Ve sonunda o duvar da düştü. Savunucular 3. ve son noktaya çekildi. Ve dinlendi. Bizim için dua et, ey peygamber, yukarı çıkmış, diye haykırdı kamptan bir ses. Çünkü yardım hızla ulaşmazsa, son buluyoruz. Ve sesin yankıları dinmeden, yıldırım çaktı karanlıkta. Işığında Hokosa gördü, impi. Nodwengo'nun impisi, kanyondan yukarı koşuyordu. Savaşmaya devam edin, savaşmaya devam edin, diye seslendi. Cennete dua ettim ve yardımınız yakın. Sonra öfke dolu bir ulumayla, Hafela'nın alayları son ve en şiddetli saldırıya geçti. Önden ve arkadan aynı anda. 2 kez neredeyse alacaklardı. Ama her seferinde Hokosa'nın vahşi çığlığı gürültünün üstünde duyuluyordu. Savunucuları savaşmaya, korkudan vazgeçmemeye çağırıyordu. Cennet yardım göndermişti. İnsanlar nadiren bu kadar savaşmıştı. Onlarla birlikte kadınlar ve hatta çocuklar da savaşıyordu. Az ve düşman çok. Ama o çarmıhtaki sesin ısrarını dinlediler, ölüm acısından ilham aldığına inandıkları o sesten.
Ve ayakta kaldılar. Duvarın 2 bölümü yırtıldı. Ama yarığı ölülerin cesetleriyle doldurdular. Ayı, yaşayanların bedenleriyle. Yaralılar, yaşlılar ve kadınlar taşların yerine kendilerini yığdılar. Böyle bir kavga ateş halkının tarihine geçmedi. Nodwengo'nun son direnişi, binlerce Hafela'ya karşı. Artık kimse bağırmıyordu. Nefes kalmamıştı. Alçak inlemeler, derin hıçkırıklar. "Savaşmaya devam edin, savaşmaya devam edin," diye yüksek sesle bağırdı Hokosa. "Gökyüzü görüşüme açık. Cennetin impisini görüyorum. Bakın." Terlerini sildiler ve bakılar. Ve karmaşa kalktı. Altın parıltıda çok sayıda ışık gördüler. Cennet lejyonları değildi bunlar. Nodwengo'nun alayları, vadinin kıvrımından koşarak geliyordu. Hafela da gördü. "Kopyeye geri çekilin," diye bağırdı. "Orada ölün. Büyücülük Hokosa için çok güçlü oldu ve kaybettim. Bu son savaşım." Geriye kalan yaklaşık 10.000 adam Kopyeye koştu. Orada halka oluşturdular. Nodwengo'nun askerleri yaklaştı. Ve son kez, Hokosa'nın sesi çatışmanın üzerinde yankılandı. "Nodwengo," diye bağırdı, "son nefesimle senden merhamet istiyorum. Bu adamları bağışla. Teslim olacak kadar çoklar." Kan dökme günü geçti. Savaş sona erdi. Haç galip geldi. Toprakta barış olsun. Tüm adamlar duydu. Zor saatte bile, intikam hırsı dinmiş gibiydi. Hazırlanan mızrak atılmadı. Kaldırılan bıçak inmedi. "Dinle, Hafela," diye seslendi kral, saldırganların önüne çıkarak. "Sizi yenilgiye getiren kişi, huzur vermemi istiyor. Haç adına huzur veriyorum. Teslim olan herkes gölgemde yaşayacak. Yalnızca bir canı alacağım, bana inen, kasabamı yakan, halkımı katleden ve Hokosa'yı işkenceyle öldüren o cadının canını. Herkesi serbest bırakıyorum. Cadıyı kurtar. Ne dersiniz? Teslim mi olacaksınız?" Tek sesle bağırdılar. "Merhametini alıyoruz, kral. Cesurca savaştık, şimdi merhametini alıyoruz." "Ne diyorsun, Hafela?" Hafela döndü ve çarmıhta asılı duran Hokosa'ya baktı. "Ne derim?" diye yavaş ve sessiz bir sesle yanıtladı. "Diyorum ki, Haç ve onun peygamberi benim için çok güçlüydü. Kardeşim, bana hizmetçilerle özgürce gidebileceğimi söyle." "Teşekkür ederim. Yalnız gideceğiz." Ve mızrağının sapını kayaya koydu. Ani bir hareketle öne doğru düştü. Geniş kılıcıyla kalbini büyüleyen Hafela yattı. Hareketsiz. "En azından Ateşoğullarının kan kraliyet ailelerinden biri gibi öldü," diye bağırdı Nodwengo, ordular sessiz ve hayranlıkla dururken. "Kan kraliyet ailesiyle gömülecek. Silahları bırakan siz, ona savaştım. Ve bana o cadını teslim edin. Ağacın altında saklanıyor," diye bağırdı bir ses. "Yukarı çık ve onu al," dedi Nodwengo bazı kaptanlarına. Noma, ağacın altında yerde çömelmiş, her şeyi görmüş ve duymuştu. Kaptanlar yaklaşırken ayağa kalktı. Bir an şaşkın durdu. Sonra, garip bir çekim hissetti. Dönüp ağaca sarılan tırmanmacıyı yakaladı. Ve hızla tırmandı. Yukarı, daha da yukarıya. Ta ki Hokosa'nın asılı olduğu haçın koluna ayaklarını koyup oraya yaslanana kadar. Tüm erkekler izledi. Hokosa henüz ölmemişti. Ama ölüme çok yakındı. Gözleri donuyordu. Yine de Noma'yı tanıdı. Kalın bir sesle konuştu. "Burada ne yapıyorsun, Noma? Neden geldin?" "Geliyorum," diye yanıtladı. "Çünkü beni çekiyorsun. Ve çünkü aşağıda hayatımı arıyorlar." "Tövbe et, tövbe et," diye fısıldadı Hokosa. "Henüz zaman var. Cennet çok merhametli." Onu duydu. Ve öfke sardı onu. "Sessiz ol," diye bağırdı. Tanrına bu kadar uzun süre meydan okuduktan sonra, sonda ona yalvarmak mı? "Senden bu kadar nefret ettim, şimdi mi bağışlayacağım? Ama en azından bir şeyden memnunum, seni buraya getirdim. Benimle ve benimle birlikte öleceksin." Ve bir ayağını eğilmiş başının üzerine koydu, isyankar gözlerle aşağıya baktı. Uzun saçları rüzgarda uçuştu. Aşağıdaki askerleri lanetledi. Nodwengo'yu, Hafela'yı, ordularını. Hokosa mırıldandı. "Ruhun için kadın, tövbe et. Tövbe et, çok geç olmadan önce. Tövbe et," diye bağırdı, sözlerini yakalayarak. "İşte böyle tövbe ediyorum." Ve bıçağı kemerinden çekip göğsüne sapladı. Derine kadar. Sonra ani bir hareketle yukarı fırladı ve havaya doğru atladı. Ve 100 metre yükseklikten hızla inerken, doğrudan Hafela'nın yattığı kayanın üzerine çarptı. Bıçağın acısı altında Hokosa başını kaldırdı. Son kez. Ve büyük bir sesle ağladı. "Haberci, geliyorum. Sen benim rehberim ol." Ve bu sözlerle ruhu geçti. "Her şey bitti ve bitti," dedi bir ses.
Askerler, kralı selamlayın. Hayır, diye yanıtladı Nodwengo. Beni selamlamayın. Haç'ı selamlayın. Orada duranı selamlayın. Ve batmakta olan güneşin ışınları etrafında parlarken, alay alay o büyük ordu, Kopi'nin yanından hızla geçti. Ve Haç'ın karşısında durdu. Yükünü taşıdığı halde, ona verdi kraliyet selamını. Kralların selamını. Sonra gece çöktü. Ve böylece, inancın gücüyle, eski, tek gerçek ve verimli büyüyül. Aziz ve şehit Thomas Owen'ın Ateş Oğulları'ndaki görevi tamamlandı. Onun katili ve öğrencisi, büyücü Hokosa'nın eliyle,